Biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan, Rabbin adıyla başlayan adamlarız. Mustafa. Genç adam yatağından doğruldu. Saate baktı. Bir bezginlik ifadesi belirdi yüzünde. Saat daha 2'ydi. Yataktan kalkmak için hareket etmeye çabaladı. Bir el geri çekmişçesine yerine oturttu. Başı eğik, gözleri yere sabitlenmişti. Neden diye geçirdi içinden. Ne diye aynı rüyayı görüyorum bir haftadır. Son bir hafta gecesi gündüzünü esir alıyordu adeta. Bir rüyaya takılıp kalmak ne kadar doğruydu bilmiyordu. Ama bu rüyaya takılmış ve askıda kalmıştı ruhu. Nasıl bir sıkıntıydı bu Allah'ım. Geçti sandığı ve kendini avuttuğu bütün kaygıları soğuk bir yel gibi esiyordu açık kalan kuruntu kapısından ve beli tutuluyordu bütün anılarının. Derin bir nefes çekti içine. Bir süre göğüs kafesinde tuttu nefesini. Oyuncağını geri vermek istemeyen bir çocuk gibi. Sonra yavaş yavaş boşalttı içinde inatla tuttuğu havayı. Alnında biriken telleri sildi bir eliyle. Kafasını hafif hareketlerle sağa sola sallayarak yerde duran terliklerini ayağına geçirdi. Gördüğü rüyanın etkisinden çıkamıyordu bir türlü. Günlerdir aynı hal üzerindeydi. Yorulmuştu düşünmekten ama düşünmeden de yapamıyordu. Bir rüya bu kadar tesir eder miydi insanın günlük hayatına? Ediyordu evet. Bir kabus gibi çöküyordu tüm gün beyninin her bir kıvrımına. Mutfağa geçti adam. Büyükçe bir bardağa soğuk su doldurdu. Bir dikişte hepsini içti. İçindeki sıkıntı göğüs kafesinde demir bir gülle gibi baskı yapıyor, nefes almasına müsaade etmiyordu sanki. Bu böyle olmayacak dedi kısık bir sesle. Kafasında dolaşan tilkileri dağıtması gerekliydi. Banyoya geçti genç adam ve soğuk suyu açtı. Bismillah dedi ve abdest aldı. Salonun ışığını yaktı. Televizyonun üstündeki raftan gül kokulu Kur'an'ını aldı. Kokusunu derin derin içine çekti. Uyandığından bu yana normal nefes düzenine geçememişti bir türlü. Üzerine çöken huzursuzluk bulutu nefes almasını engelliyordu adeta. Daha fazla düşünmemek için Kur'an'ını açtı ve okumaya başladı. Ruhu dağılıp zerreleri kelimelere karışana kadar okudu. Bir ara durdu. Dışarıdan gelen sesleri ayırt etmeye çalıştı. Sabah ezanı okunuyordu. Gözlerini kapattı adam ve sonuna kadar ezanı dinledi. Ezan bittiğinde ise usulca Kur'an'ını kapattı. Televizyonun üstündeki rafa koymadan önce bir buse kondurdu koyu yeşil işlemeli kapağına ve seccadesini kıbleye doğru serdi. Namazını kılmaya başladı. Güneş doğana kadar seccadesinde dua etti. Biraz ağladı. Çokça rahatladı. Bir ağırlık çöktü sonra üzerine adamın. Yatağına yattı. Yorganın üzerine çekti ve gözlerini kapadığı anda uyuyuverdi. O sabah alarmın sesiyle uyandı Mustafa. Gözü kapalı, kafasını yastıktan kaldırmadan bir eliyle telefonunu aradı komodinin üstünde. İşe yaramayınca isteksiz bir şekilde başını kaldırdı. Telefonunu buldu, alarm sesini kapattı. Saat 8 olmuştu. Sabah namazından sonraki uykusunda aynı rüyayı görmediğine şükretti içten içe. Bir anlamı vardı elbette her şeyin. Rahman bu dünyayı sebepler üzerine yaratmıştı ne de olsa. Fakat adam yıllardır rüya görmemişti. Şimdi ise kısır döngüde üst üste her gece gördüğü rüyayı nasıl yoracağını bilemiyordu. Rüya ile amel edilir miydi, onun bile ikilemindeydi. Rüyayla amel edilse bile bu rüya ile amel etmek için ne yapması gerekliydi? Neye yormalıydı bu gördüklerini? Kahve makinesinden bir bardak kahve aldı kendine genç adam. Televizyonu açtı. Kahvesini yudumlarken sabah haberlerini izledi bir süre. Aslında aklında hep aynı soru dönüp duruyor ve ekranda akıp giden görüntüler çok da ilgisini çekmiyordu. Saate baktı. 9'a geliyordu. İşe gitmek için
hazırlanmaya başladı. Geceyi gündüzle onaran Rabbime hamdolsun diye mırıldandı ayakkabısını giyerken. Muhakkak ki onun da gecesini onarıp güneşinin doğacağı günler yakındı. Elbette yakındı. İş günü yoğun geçmişti. Gün boyu iş görüşmeleri, toplantılar, koşturma içinde vaktin nasıl geçtiğini anlamıyordu bile. Babasından emanet kalan şirketi hakkıyla devam ettirmeye çabalıyor, burada çalışıp evine ekmek götürenlere olan vefa borcuna tutunuyordu. Tüm meşgalesi bu olmuştu son yıllarda. Çalışmak, didinmek ve insanlara faydalı işler yapmak. Akşam saati çalışanlar paydos ettikten ve hatta sekreteri izin isteyip çıktıktan sonra bir süre daha dosyalarla oyalandı genç adam. Genelde yatsı namazı vakti yaklaşana kadar iş yerinde oyalanır, namaz vakti sohbet evine gider, namazını kılar, sohbet bitince dışarıda akşam yemeği yer, sonra evine geçerdi. Bu monotonluk çok nadir zamanlar dışında pek de değişmiyordu. Evinde adamı bekleyen kimse olmadığı için dışarıda oyalanmayı seviyordu. Kapıdan girdiğinde yalnızlığının yüzüne soğuk ve karanlık bir şekilde çarpmasına alışmıştı aslında. Bu duyguya ne kadar alışılabilirse o kadar alışmıştı gerçi. Yine kalbi sıkışmıştı. Yalnız mıydı gerçekten? Hayır, değildi elbette. Öylesine dosyalarla oyalanırken telefonu çaldı adamın. Arayan sohbetten arkadaşı Hamza'ydı. "Selamünaleyküm hacım, neredesin?" diye sordu olağan ve bir o kadar meraklı bir ses tonuyla. Mustafa'dan "İş yerindeyim" cevabını alınca lafı çok uzatmadan "İyi, tamam, oraya geliyorum. Sana iletmem gereken bir not var. Oradan da beraber sohbete geçeriz" dedi Hamza aceleyle. Olumlu yanıt alınca da yine fazla uzatmadan konuşmayı bitirdi. İş ortamında bir insanı telefonda tutmaktan hoşlanmazdı Hamza. Bu yüzden kısa bir şekilde meramını iletir, ayrıntıları yüz yüze görüşmelerine saklardı. Genç adam bunu bildiği için çok takılmadı konuşmalarının kısalığına. Ama Hamza'nın bir haber getireceğini söylemesi merakını cezbetmişti. Mustafa 40'lı yaşlarına merdiven dayamıştı fakat yaşını pek belli etmezdi. Gençliğinden bu yana düzenli olarak spor yapmanın hediyesi olan fit ve sıkı bir vücut yapısı vardı. Son birkaç senede saçlarına hafif hafif kırlar düşmeye başlamış, gözlerinin etrafını ince çizgiler sarmaya başlamış olsa da yine de mihrabı yerindeydi derin yerindeyse. Yeşil gözleri, kıvrımlı yüz hatları, esmer teni ve yeni yeni uzamaya başlayan kenarlı beyaz tonda kirli sakalları ile kendisine yakışıklı bile denilebilirdi. Babasını gençliğinde kanserden kaybetmenin erken yaşta olgunlaştırdığı çocuksu bir ruha sahipti. Bedeninin bu tazeliği ruhundaki çocuğun diriliğinden geliyordu belki de. Annesi kimsesiz büyümüş, yıllarca eşinin hastalığıyla mücadele etmiş, sonra da sabır ve sessiz dualarıyla oğlunun adam olacağı günleri beklemişti. 2 sene önce de o da Rabbine kavuşmuş, Mustafa'yı dünyada bir başına bırakmıştı. Adamın annesini özlemediği bir saniye bile yoktu belki de. Annesinin güleç yüzü gözlerinin önünden ve amber kokusu burnunun direğinden hiç çıkmamıştı yaşadığı son 2 senedir. Her zaman mütebessim bir şekilde oğlunu teselli edişi ve ona sabırla, sevgi ve sevkatle sarılışı Mustafa'nın hasretini çektiği zamanlardandı. Kapının çalınması ile daldığı kuyulardan mecburi dönüş yaptı adam. Son zamanlarda sık sık hatıralara, anılara dalıp kayboluyordu dünyadaki işlerinden. "Buyurun" diye davetkar bir sesle seslendi kapıya doğru nazikçe. Gelen mütebessim yüzüyle Hamza'ydı. "Hacım" dedi, "senin mesai kaçta bitiyor Allah aşkına?" Hamza'nın küçük bir dükkanı vardı. Böyle büyük holdinglerde bitmeyen işleri gördükçe tepkisini gizleyemiyordu nedense. "Selamünaleyküm kardeş. Bizde mesai bitmez bilirsin." Gülerek söylemişti Mustafa. Aslında gerçeklik payı yüksek bir cevaptı bu. Eve iş götürdüğü onca zaman düşünürsek az bile söylemişti belki de. İşleri her zaman daha da artar, hiç kafasını kaldıracak vakti olmazdı.
Aslında olabilirdi belki. Ama Mustafa'nın başka bir uğraşı kalmadığı için işleri ve evinde de huzuruyla baş başaydı bu hayatta. "Çayın var mı hacım?" diye sordu. "Son bir saattir çay içmemişim. Kafayı toparlayamıyorum inan." Hamza çayı severdi. Ona göre her Müslüman çayı severdi. Hatta çay içmek sevap olsaydı kesin cennetlik olurduk hacım diye hayıflandığı bile olurdu. Çay içmek güzeldir. Hem içini hem muhabbeti ısıtır derdi. Bir demlik çayı tek başına içebilen tiplerdendi. "Çayı helal kılan Allah'a hamdolsun" dedi. Mustafa elektrikli semaverden birer bardak çay doldurdu. "İçelim güzelleşelim bacı. Hem çay neye iyi gelmez ki değil mi?" dedi Hamza gayet neşeli bir hal üzere. Yanında çay da olunca neredeyse bir saat kadar havadan, sudan, gündemden, işlerden, oradan buradan konuştu ikili. Yatsı namazı vakti yaklaşırken bir ara Hamza'nın gözü duvardaki saate takıldı. Sonra birden yüzü ciddileşti. Neşeli yapısıyla tanınan bu adam ciddi bir konu olduğunda, özellikle önemli bir haber iletecekse ağır abi havasına girerdi. Bir yudum daha aldı çayından ve derin bir nefes çekti. Sanki dakikalardır uzattığı muhabbete altın vuruşu yapacakmış ama bunu nasıl yapacağını bilmiyormuş gibiydi. Konuşmayı severdi Hamza. Genellikle bu yüzden arkadaşları birbirleriyle yaşadıkları sorunları ona danışırlardı. Çünkü her iki tarafı da kırmayacak şekilde haklılıklarını veya haksız oldukları konuları anlatır, iki tarafın ihtilafını da bertaraf ederdi kısa sürede. "Neyse hacım" dedi. "Ben unutmadan sana notumu ileteyim. Bilirsin, gevezeyimdir, arada kaynamasın. Sana üstattan haber getirdim. Ama manasını sorma. Ben de hiçbir şey anlamadım doğrusu" dedi. Yüzünde belli belirsiz bir şaşkınlık ifadesi vardı. Mustafa, Hamza'nın bile anlamadığı haberi merak etmişti doğrusu. Üstad, 3 sene önce Mustafa'ya kendi yolunu bulmasında yardımcı olan ve sonrasında da tutulduğu dal olan kişiydi. Hoş muhabbetinden faydalanmak için sık sık ziyaretine gider, yapacağı her işte kendisine danışır, icazetini almadan hiçbir iş yapmazdı. Her sözüne sonsuz hürmeti, sonsuz itibarı vardı. Genellikle sohbet verdiği camiye gittiği için şimdiye kadar kendisine haber göndermesine gerek olmamıştı. Bu durumda gelen haberi daha da merak etmesine neden oluyordu adamın. "Üstad demiş ki hacım" diye devam etti Hamza. "Mustafa'ya söyleyin, izin versin, ellerini bıraksın, umulur ki huzur bulur." Hamza çözemediği bir bulmacayı sorar gibi iletmişti sözleri Mustafa'ya. Ne dediğinin farkında bile değildi. Hatta sözleri doğru sıralamada söyleyebilmek için birkaç defa tekrar edip ezberlemişti. Karıştırmış bile olabilirdi pek tabi. Tekerleme miydi, gizli bir lisan mıydı aralarında bilmiyordu. Fakat üstad ile ilgili bir konuyu çok fazla irdelememesi gerektiğini yıllar içinde yaşadığı olaylar ile iyice bellediği için hiç üstelemeye niyeti yoktu. Mustafa şaşırmıştı. Hem de çok şaşırmıştı. Şaşkınlıktan gözleri büyüdü, yüzü gerildi, dudakları birbirine kenetlendi bir süre. Sonra kısık bir sesle "Nasıl olur, nereden bilebilir ki" diye söylendi duyulmasını istemiyormuş gibi alçak bir sesle. Üstada olan saygısı ve sevgisi sınırsızdı ama rüyalarına da girmiş olamazdı ya. Gelelim Mustafa ile üstadın tanışmasına. Mustafa kafeteryada oturmuş keyifle kahvesini yudumluyordu. Sınıf arkadaşları hararetli bir şekilde sınavda çıkan soruların analizini yapıyorken o etrafa göz gezdiriyordu. Kalabalık ortamlarda insanları gözlemlemek en büyük zevklerinden biriydi. İnsanların günlük telaşlarını seyretmek ya da sıradan hareketlerini dakikalarca izlemek farklı bir zevk veriyordu genç adama. Bu yüzden hep kapıya bakan bir sandalye seçer ve içeri girenleri incelerdi. İşte öyle bir anda onu görmüştü. Deniz. Adının ışıltısı yüzüne yansıyordu sanki. Deniz mavisi gözleri ismine daha bir anlam katıyordu. Parlak sarı saçları
süt beyazı tenine inat pembe bir gül goncası gibi süzülen yanakları, yüzü için özenle yontulmuş burnu ve küçücük ağzıyla yavru bir kedi kadar sevimliydi. Narin ve alımlı hareketleriyle Mustafa'yı ilk rüzgarında kendi girdabına çekmişti. Ne zaman denizin yakınına gitse boğulacakmış gibi hisseden Mustafa uzun bir süre, belki günlerce, belki haftalarca, belki de bir asır boyunca kantinde oturup öylece uzaktan izlemişti onu. Arkadaşları genç adamdaki hali çok geçmeden fark etmişlerdi. Fark edilmeyecek gibi değildi gerçi. Mustafa daha az konuşur olmuş ve gözlerini denizden ayırmadığı için arkadaşlarına olan ilgisini de giderek kaybeder olmuştu. Durumdan rahatsız olan arkadaşları genç adamın delirircesine tutulduğu bu kızı araştırmış, okuduğu bölümü bulmuş, aralarındaki ortak arkadaşlarla temasa geçmişlerdi. Ve bir vesileyle ikisini bir araya getirmeyi bile başarmışlardı. Deniz için bir anlam ifade etmese de Mustafa'nın kalbinin en zor attığı zamanlardı ilk görüşmeleri. Neredeyse bir sene kadar arkadaşça ya da tek taraflı bir aşk olarak devam eden ilişkileri sonunda denizin de buzlarını kırmasıyla bir beraberliğe dönüşmüştü. Mustafa denizin gözlerine ne zaman dalsa boğuluyor, kendisini oksijene maruz kalmış balık gibi hissediyordu. Minik bir balıktı ve denizinde kaybolmak en büyük tutkusu olmuştu. Okul bitince şaşalı bir düğünle evlendiler. Mutluydu Mustafa. Fanusta yaşayan küçük bir balığın okyanusa kavuşmasının sarhoşluğu vardı üzerinde. Denizini bulmuştu. Kalbinin seyretmeye doyamadığı manzarasıydı o. Ruhunun baktıkça huzur bulduğu yeriydi. Düğünden birkaç ay sonra durgun deniz dalgalı ve hırçın bir denize dönüşmüştü. Ama bu Mustafa'nın önemsediği bir durum değildi. Ne yaparsa yapsın denizin gözlerinde ıslanmak tutkusuyla mücadele edemedi zaten. Evlilikleri kavgalar ve tutku ile devam etti bir süre. Neden sonra Deniz anne olmak istediğini söyledi Mustafa'ya. Sıkılmıştı bu tek düz hayattan. Belki hayatında eksikliği tamamlayacak olan bir çocuk olduğunu düşünmüştü. Kim bilir. Mustafa bunu da önemsemedi. Çünkü bir çocuğu olacağı fikri onu yüzdüğü ve boğulmak üzere olduğu denizden almış, bulutların üzerine çıkarmıştı. Böylece çocuk yapmaya niyetlendiler. Bu niyet bir başlangıçtı ama hayır mıydı, sonuç er miydi, ikisi de farkında değildi. Sıradan bir evliliğin sıradan bir ihtiyacı gibi geliyordu evlat fikri. İlk aylar zor geçmişti. Deniz her ay birkaç defa hamilelik testi yapıyor, olumsuz sonuç çıkınca da bunalıma giriyordu. Mustafa için daha da zor bir çıkmaza giriyordu bu durum. Karısının üzüntüsüne de üzülüyordu adam artık. Kadın 4 ayın sonunda hamile kalmıştı. Fakat bu hamilelik çok uzun sürmedi. Bu da ayrı bir uçuruma sebep olmuştu evliliklerinde. Gittikçe balığından uzaklaşıyordu Deniz. Yine denediler ve yine denediler. Sonunda birkaç düşükten sonra doktor kontrollerinde Deniz'in hastalığı ortaya çıktı. Yumuşak doku kanseri. Mustafa yıkılmıştı bu haberler. Birkaç doktora daha danıştılar. Uzun süre konuştular, tartıştılar, ayrıldılar, barıştılar. En sonunda genç adam yurt dışında en iyi doktorlara götürdü Deniz'i. Ama birkaç ay içinde engel olamadığı bir hızla masmavi Deniz'i gözlerinin önünde acılar içinde kuruyup kalıyordu. O mavilikler griye dönüyor, sonra Mustafa'nın ciğerlerindeki bütün oksijen çekiliyordu sanki. Ve hastalığını öğrenmelerinden sonraki yaş gününü bile göremedi genç kadın. Mustafa kendisini denizini kaybetmiş zavallı bir balık gibi hissediyordu. Nefes alamıyor, boğuluyordu sanki. O da ölmek istedi. İntihar etmeye yeltendi birkaç kere. Ama beceremedi. Her defasında gizli bir elin yardımı ile geri dönmüştü bu zalim dünyanın çilekeş hayatına. İlk 2 sene kendini içkiye verdi. Kafasını içerek uyuşturuyor, böylece hiçbir şey düşünmüyordu. Şehirdeki her bara takılıyor, günübirlik ilişkiler yaşıyor, etrafındaki insanlarla iletişim kurmaktan kaçıyordu. Yağmurlu bir günde dar ve kuytu bir sokakta
zil zurna sarhoş olmuş halde ağlarken üstad bulmuştu onu. O ıssız sokakta, gecenin o vaktinde nasıl denk geldikleri hala bir muammadır Mustafa için. Üstad genç adamı evine götürmüş, günlerce ağırlamıştı. Son derece nazik ve konukseverdi. Onun ılık iklimi Mustafa'yı etkisi altına almıştı. Aslında genç adamın bu kadar çırpınıp en dibe batmasının bir nedeni de kaybettiği o huzuru olan arışıydı. Üstad ile uzun geceler konuştular. Mustafa ağladı, o dinledi. Üstad konuştu, Mustafa mest oldu, huzur buldu. Üstadın yanından ayrılırken içini yakan ateş Allah aşkına dönüşmüş ve artık onu yakmaz olmuştu. Tırtılken kelebek olmaya meyletmişti artık Mustafa. O günden sonra bir daha hiç içmedi ve her geçen gün yeni sevgilisine daha sıkı sarıldı. Tam 8 sene geçmişti üzerinden. Ruhundaki boşluğu bir nebze de olsa doldurmuş, hayatına ağır aksak devam ediyordu. Son bir hafta dışında. Bir haftadır her gece aynı rüyayı görüyordu genç adam. Eski eşini, Deniz'ini. Bembeyaz kıyafetler içinde, sarı saçları alev gibi, deniz gözleri dalgalı ve adamın onu hatırladığı en güzel haliyleydi genç kadın. Mustafa kollarında sımsıkı sarıyordu Deniz'i. Tekrar kaybetmekten korkarak, kaygan bir balığı tutar gibi, avucunda çırpınan bir kuşu tutar gibi ısrarla sıkı sıkı tutuyordu. Genç kadın ise kaçmaya çalışıyordu. Bırak beni diye yalvarıyordu. Bırak beni de gideyim, gitmek istiyorum, izin ver artık diye çırpınıyordu. Mustafa bırakmak istemiyor, o çırpındıkça daha sıkı sarılıyordu. Genç kadın kaçmak için uğraşıyordu ısrarla. Rüya böyle devam ediyor, en sonunda Mustafa sıkıntılı bir halde gecenin bir yarısı uyanıyordu uykusundan. Yastığı ve kıyafeti ter içinde sırılsıklam olmuş, ruhu bir depremden çıkmış, ağır hasarlı bina gibi sallantılı bir şekilde uyanıyordu. Tabi buna uyanmak denirse. Ve gelelim Elif'e. Elif'in dünyasına. Elif. Genç kız yattığı yerden bir anda doğruldu. Uyandığına emin olmak ister gibi bir halde etrafına göz gezdirdi. Gözleri kitaplığında takılı kaldı bir süre. Hamdolsun ki uyanmıştı. Bu uykulardan uyanma faslı gecelerinin en sakin zamanları olmaya başlıyordu giderek. Yatağın kenarına oturdu düşünceli bir şekilde, terliklerini giydi. Komodinde duran su bardağının üstündeki peçeteyi kaldırıp duru suyu kana kana içti ve ne çok susadığını fark etti. Saate baktı. Sabah namazı yaklaşmıştı. Bir haftadır aynı rüyayı görmesinin manasını düşünüyordu bir yanı. Engel olamadığı bir şekilde. İçindeki sıkıntı nefes almasına engel oluyordu sanki. Dertli bir besmele çekti ve Duha suresi okumaya başladı. Yine aynı ayette sesi titremeye başladı. Ardından ılık gözyaşı yanaklarından oluk oluk kendini bırakıverdi. Bendeni yıkmış bir akarsu gibi. Yine aynı ayet içindeki çocuğun başını okşamış, kalbine dokunmuştu en narin hareketlerle. Biz seni yetimken bulup barındırmadık mı? Bu ayeti okudukça Rabbine yaklaştığını hissediyordu genç kız. Bir süre sessiz ağladıktan sonra ciğerlerini yırtacak kadar keskin bir nefes aldı. Gözlerinde kalan son gözyaşı damlalarıyla birlikte yüzünü sildi avuç içleriyle. Bismillah dedi ve yataktan ani bir hareketle kalktı. Bu odada daha fazla durmak istemiyordu nedense. İçerideki odaya geçti. En masum halleriyle uyuyan kızlarına baktı. Bu görüntü tüm sıkıntılarını alıp halının altına süpürüyordu sanki. Üstlerinden düşen yorganlarını tek tek özen ve şefkatle çekip sıkı sıkı örttü hepsini. Banyoya geçti. Buz gibi suyla abdestini aldı. Şimdi biraz daha sakin ve ayılmış hissediyordu kendisini. Salonun ışığını açmadan bir kanepeye oturdu. Sessiz ve karanlık ortamlarda düşüncelere dalmayı seviyordu son zamanlarda. Yaşlılık belirtisi olarak görüyordu bunu da. Eski günleri düşündü. Çektiği sıkıntılar geçti aklından. Sonra
kendine şükür sebepleri buldu. Hayatında ne olursa olsun şükredecek o kadar şey vardı ki, eğer bir gün bunları unutursa ahdini bozmaktan korkuyordu. Elif alımlı ya da çekici bir kız değildi ya da hiç böyle bir iddiası olmamıştı hayatta. Kömür karası gözleri, orantılı yüz hatları ve beyaz soluk teniyle kendisini sıradan bir kız olarak görüyordu. Genelde bir beden büyük kıyafetler giymeyi tercih ettiğinden vücut hatlarının nasıl olduğunu kendi bile bilmiyordu. Ortalama bir boyu olan, genel geçer bir sureti olan sıradan bir kızdı işte. Her gün sahip olduklarına, sağlığına şükredecek kadar seviyordu kendini. O kadardı işte. Yaşadıklarının ağırlığı ruhunda biriktiğinden sanırım neşeli zamanlarına pek az rastlanır, genelde ağır abla olarak takılırdı. Kendisiyle ilgili düşüncelere iyice dalmıştı ki sabah ezanı okunmaya başladı. Öylece durup ezanı dinledi ve sessizce "Hamdolsun doğan güne" diye dua etti genç kız. Sırtında taşıdığı görünmez yükü ruhunun dipsiz köşesindeki gizli kuytu yerine yığdı. Kalktı ve kızlarını uyandırmaya başladı. "Esma, Betül, Zehra, hadi kızlar, ezan okundu ama. Yapmayın böyle, yoruyorsunuz beni her sabah ama. Hadi benim güzellerim, hadi benim tontişlerim. Kalkın, yoksa su dökeceğim başınızdan aşağı." Kızlar beklenmedik uyku bölünmesinin verdiği sersemlikle biraz naz yapsa da çok oyalanmadan kalkmıştı. Evdeki 2 lavaboyu Esma ve Betül kapmış, uykusu nispeten daha ağır olan Zehra ise yatağında vızıldayan bir arı gibi söylenme faslından ileriye geçememişti. O sıralarda sıcak yatağına ve yumuşak yastığına metiyeler düzdüğü aşk şiirleri okuyordu inceden. Namazlarını kıldılar, tesbihatlarını yaptılar. Zehra 2. öğretim olduğu ve uykusunu fazla sevdiği için henüz ılık olan yatağına geri döndü. Esma ile Betül televizyonu açmış ve gündelik dedikodularına başlamışlardı bile. Elif mutfakta kahvaltıyı hazırladı. Beraber kahvaltı ettiler. Henüz kahvaltı masasındayken Elif'in telefonu çaldı. "Selamünaleyküm Elif. Eğer müsaitsen işe geçmeden 5 dakika sana uğramak istiyorum" dedi telefonun ucundaki biraz telaşlı, biraz düşünceli ses. "Tabii Sümeyye abla, ne demek, ben hemen koyuyorum kahveyi ocağa." Elif çok severdi Sümeyye ablayı. Onunla kahve sohbetine doyum olmazdı. Hem ilmi hem muhabbeti hoş bir insandı Sümeyye abla. "Tamam o zaman, güzel kardeşim benim. 10 dakikaya oradayım" dedi kadın yine telaşla. Konuşmayı çok uzatmaya niyeti olmadığı belliydi. "Tamam ablacığım, bekliyorum ben" dedi bu sefer Elif anlayışla ve selamlaşarak telefonu kapattılar. "Kızlar, kahvaltınız bittiyse hemen masayı topluyorsunuz. Sümeyye abla geliyor. Ben onunla ilgilenirken mümkünse kavgasız gürültüsüz hazırlanıp çıkmanızı istiyorum. Tabii mümkünse" diyerek sinirli ve aceleci bir haliyle masada miskin miskin oturan kızları harekete geçirdi Elif. Kahvaltı masası toplanmış ve kızlar da yavaştan kavgaya tutuşmaya başlamışlardı ki kapı çalındı. Sümeyye abla siyah bol pardösü ve çenesini kapatarak bağladığı eşarbiyle kapıda belirdi. "Hoş geldin" faslına ayakkabılarını çıkarıp içeri girerken geçiştirdiler. Sümeyye abla bir çırpıda pardösünü çıkardı ve mutfağa geçti. Gündelik hayatında da hızlı ve pratik davrandığı için hareketleri Elif'e absürt gelmiyordu. Kuş gibi hareket ediyordu. Hep bir yere yetişecekmiş gibi aceleyle hareket eder, ömrünün bir saniyesini bile boşlayarak geçirmek istemediğini söylerdi bu tatlı kadın. "Ah kahve, neye gelir şimdi" dedi Sümeyye abla. Masadaki kahve fincanlarını görünce. Soluk soluğa yürüdüğü için boğazı kurumuştu eve gelene kadar. Kocasının çay sevdasına mukabil Sümeyye ablada Türk kahvesi damağı vardı. Kahve eşliğinde gündelik hayattan, kızlardan, işten, oradan buradan konuşmaya başladılar. Sümeyye abla sanki bir şey söyleyecekmiş ama cesaret ve fırsat bulamıyormuş gibi kıvranıp duruyordu konuşma boyunca. Bir ara kolundaki saate baktı. Geç kaldığını fark etmiş olacak ki derin bir iş geçirip konuşmaya başladı. "Neyse güzel kardeşim benim. Sana getirmem istenilen bende emanet bir selamım var üzerimde. Onu sana iletmek isterim ben.
Daha fazla yük etmeden kendime dedi. Elif şaşırmıştı. Telefon ve internet çağında insanlara gönderilecek kadar önemli olan bir bilgi ne olabilirdi? Merak etmişti. Gözlerinde kıvılcım saçan bir merakla sorgular bakışlar eşliğinde bekledi Sümeyye ablanın konuşmasını. Üstad dedi. Üstad benim Hacı Hamza Efendi'ye seni sormuş. Elif kızımızı eletin, bağlarından kurtulsun, kendini boşluğa bıraksın. Umulur ki yeni kanatları rehberi olacaktır demiş. Kadın bunları söylerken ne demek istediğini kendi bile anlamıyordu büyük ihtimalle. Kocasının sıkı sıkı tembihleyip ezberlettiği bir tekerlemeyi tekrarlıyordu daha çok. Elif'in şaşkınlığı belki 1000 belki milyon kat artmıştı. Çenesi aşağı sarktı. Kesik bir "aa" sesi çıkardı istemsiz olarak. Sonra elleriyle ağzını kapadı, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Sümeyye abla ne olduğunu anlamış gibi başını aşağı yukarı salladı. "Tamam güzel kardeşim" dedi. "Ben senden bir açıklama beklemiyorum. Muhakkak ki bu da üstadımızın hikmetlerinden biri olmalı. Ben üzerimde olan selamı ilettim. Benim görevim buraya kadardı. Emanetini ilettim. Şahitsin. Şimdi ikimiz de işimize geç kalmak istemeyiz, öyle değil mi?" Ben müsaadeni isteyeyim o zaman" dedi kadın ivedi bir dille. Muhatabının kendisine karşılık veremeyecek bir halde olduğunu anlayan Sümeyye abla bir anda konuşmayı sonuca bağlamıştı. Karakterine de uygun bir şekilde. Sandalyeden kalkması ve kapıda hazır olması en fazla 10 saniye içinde gerçekleşmişti. Elif alık ve şaşkın bir yüz ifadesiyle uğurladı kadını. Yaşanılan andan münezzeh bir hal içindeydi. Tek bir kelime bile söyleyememişti uğurlarken. Ve anılara daldı Elif. 4 yaşındaydı o zamanlar. Çalışmaktan çok içki içmeyi seven ayyaş ve umursamaz bir babası vardı. Annesi gündelik işlere gider bakardı onlara. Zayıfça bir kadındı annesi. Ama çok güzeldi. Çökmüş omuzlarına, yıpranmış simasına rağmen hayata meydan okurcasına güzeldi. Yaşadığı acılar ruhunu delik deşik etse de yüzü hep güzel kalmıştı. Ya da Elif öyle hatırlıyordu annesini. Kim bilir. Ve bir de abisi vardı. Bilal. İyi huyu, temiz yüzlü bir çocuktu. Annesine hiç kıyamaz, ona yardımcı olmak için çabalardı. 7 yaşındaydı ama yaşından olgun davranırdı. Okul çıkışı kendisine günübirlik işler bulur ve kazandığı parayı kuruşuna dokunmadan annesine verirdi. Annesi buna sevinmezdi. Çok üzülürdü ama mutlu olmuş gibi yapardı. O da oğluna kıyamazdı. Bir gece Elif'in babası hem sarhoş hem de sinirle geldi eve. Olmadık bir konudan kavga çıkardı. Terör estirmeye başladı her zamanki gibi. O gece annesi hep yaptığı gibi yine sustu. Ama o sustukça daha da sinirlendi adam. Belinde gezdirdiği baba yadigarı silahını çıkardı. Karısının başına dayadı. Çok içtiği geceler sık sık yapardı bunu. Sonunda ağlayarak silahı indirir, bazı geceler kendi başına dayadıktan sonra ağlar ve en sonunda olduğu yerde sızardı. Bazı geceler havaya ateş etmişliği de vardı. Ama bu seferki farklıydı. Annesinin o halini görmeye artık dayanamayan Bilal, babasının elinden kurtarmaya çalıştı kadını. Kafa tuttu babasına, yapma dedi. Yaşı büyüdükçe hazmedemiyordu artık bazı şeyleri o da. Ama adamın gözü dönmüştü çocuğun bu cesareti karşısında. Arbede sırasında adamın elinde tuttuğu silah ateş aldı ve en yakında olan Bilal'ın bedeni bir anda yere yığıldı. Annesi çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Bilal'in başına koştu. Ama Bilal hareket etmiyor, göğsünden sıcak kanlar boşalıyordu. Elif'in annesi "Ne yaptın sen?" diye bağırmaya başladı adama son sesiyle. Sonra oğlunun cansız bedenini sardı kollarıyla. "Bilal'im, kalk, ne olur kalk, kurban olduğum, mis kokulum, kınalı kuzum, ne olur kalk Bilal'im" diyerek çocuğun bedenini sarsıyor, bir yandan da ağlıyordu. Elif'in babası silah karısına doğrulttu bu sefer sinirle. "Sus kadın, sus bak, yoksa çok kötü olacak, sus diyorum sana" diye bağırmaya başladı. Aslında daha çok sesli bir şekilde yalvarıyordu kendince.
Ama yavrusu kucağında kuş gibi yatan bir anneyi kim susturabilirdi ki? Susmadı Elif'in annesi. Susamazdı. Bilal'im, bırakma beni annem. Bilal'im, süt kuzum, annesinin meleği. Kalk, ne olur kalk derken bir el silah sesi daha duyuldu. Elif'in annesi yığıldı bu sefer yere. İçkinin ve adrenalinin verdiği etkiyle doğru düzgün düşünemeyen baba kadını susturmak istercesine tekmişti tetiği. Tek istediği susmasıydı oysa. Sonsuza dek susturmuştu şimdi kadını. Ayaklarının dibinde öylece yatan iki bedene yanaştı. Yaralarından akan sıcak kana dokundu adam. Elini başına götürüp "Ne yaptım ben Allah'ım, ne yaptım ben?" diye söylenerek ağlamaya başladı. Pişmanlıktan mıdır, yoksa yaptıklarının sonucundan korktuğundan mıdır bilinmez, sonra silahının namlusunu kendi kafasına dayadı ve tetiği bir anda çekti adam. Son kurşununu da böyle harcamıştı. Şimdi üçü de yerde yatıyorlardı kanlar içinde. Komşular ev hanesinin kavga ve silah seslerine alışıktılar. Ama sesler birden kesilince kuşkuya düştüler. Üst komşu Kemal Bey kapıyı çaldı önce. Ses gelmeyince daha hızlı ve gür bir şekilde seslendi. 10 dakika sonra kapıyı kırmaya karar verdiler. Ve salonda yatan 3 cansız bedene ulaştılar. Hemen polise haber verdiler. Bunlar yaşanırken Elif annesinin yatağında uyuyordu. Gürültüleri duymayacak kadar güzel uyuyordu. Babasının aklına gelmeyecek kadar güzel uyuyordu. 4 yaşındaki bir kız çocuğu kadar güzel uyuyordu. Kim bilir ne görüyordu rüyasında. Bulutlar üzerinde pembe bir dünyayı seyrediyordu belki de. Komşu kadınlar onu yatakta bulduklarında çığlık çığlığa bağırdılar. Hemen evden çıkarmaya çalıştılar. Ama bir ara o şaşkınlıkla etrafına bakarken kalabalığın ortasında yerde kanlar içinde yatan ailesini gördü. Ne olduğunu anlamadı ama koştu. Annesine doğru koştu. Kendisini yakalamaya çalışanların elinden can havliyle kurtuldu. Sarıldı annesinin ılık bedenine. "Kalk" dedi. "Anne kalk. Çok korkuyorum." Kalkmadı annesi. Kıyamazdı oysa ona. Ne zaman seslense cevap verirdi hep. Anladı Elif. O an orada her şeyin ne olduğunu anladı. Komşu kadınlar apar topar kaçırdı Elif o evden. Çok iyi davrandılar o gece. Sonra sabah polis abiler geldi. Önce doktor muayenesine götürdüler Elif'i. Sonra en yakın çocuk esirgeme kurumuna yerleştirdiler. 5 yaşındaydı Elif. Çekingen bir çocuktu. Konuşamıyordu. Ara sıra altına kaçırıyordu geceleri. Diğer çocuklardan sık sık dayak yiyordu. Uykusunda anne diye sayıklıyor, çoğu geceler ise kabus görüyordu. Bir gün yurda ilerleyen yaşlarına rağmen çocuk sahibi olamamış öğretmen emeklisi bir çift geldi. Burcu Hanım ve Sinan Bey'in karşılaştıkları ilk anda içi ısınmıştı Elif'e. Evlatlık edindiler kısa bir süre içinde. Sabır ve sevgiyle büyüttüler. Konuşması için bile uzun bir süre emek vermeleri gerekmişti. Sinan Bey Elif'in başını ne zaman okşamak istese Elif korkar, başını geriye çeker ve olduğu yere sinerdi. Güvenini kazanmaları da zahmetli olmuştu. Hiçbir zaman "Sen bizim kızımızsın" demediler. Etraftan ayaküstü öğrenip şok geçirmesindense kendilerinden duyup bilmesi daha sağlıklıdır diye düşünmüşlerdi. Kim olduğunu, nereden geldiğini hiç saklamadılar Elif'ten. Bir tek ismi içlerine çok sinmediğinden yanına Rana eklediler. Elif Rana, evde kendisine Rana diye hitap etmeyi tercih ediyorlardı. Modern ve eğitimli bir genç kız olarak yetişti Elif. Üniversite sınavında anaokul öğretmenliğini kazandı. Şehir dışında okuduğu için bir yurda yazılmıştı. Üstada gönül bağlayanlarla da bu vesileyle tanışmıştı. Burcu Hanım ve Sinan Bey genç kızın dini eğitiminin çok üzerinde durmamışlardı. İslam dininin kaide ve kuralları onlara göre geri kalmış Arap adetlerinden ibaretti. Cumhuriyet kadını için modernlik ve çağdaşlık anlayışına ters düşüyordu bu bağlayıcı kurallar. Kur'an okumayı ilk defa yurttaki kızlardan öğrenmişti mesela. İslam'ın şartları olduğunu, Allah'ın gözüne güzel görünmek ve sevgisini, rızasını kazanmak için
onun istediği yoldan gitmek gerektiğini de burada öğrenmişti. Ailesinin ona aşıladığı bakış açısı kalbin temizse gerisi önemli değil mantığından öte değildi. Dinini öğrendikçe çocukluğundan beri içinde, tam kalbinin üstünde hazır ol pozisyonunda bekleyen, her an yağmaya müsait kara bulutların dağıldığını fark etti. Kur'an okudukça rahatlıyor, namaz kıldıkça hafifliyordu sanki. Ailesi bu durumdan hoşnut değildi. O yüzden onların yanında modern takılıyor, kendisini büyüten insanları incitmek içine sinmiyordu. Üniversiteyi bitirmesine günler kalmıştı. Kurban Bayramı tatil arifesiydi. Elif'in sınavları olduğu için eve gidememişti. Ailesi ise Bodrum'daki yazlıklarındaydı. Bir gece geç saatlerde sahil tarafından eve dönerken ağır bir trafik kazası geçirmiş ve bu hayattaki serüvenleri oracıkta bitivermişti cici ailesinin de. Bu olay Elif'in hayatındaki ikinci büyük yıkım olmuştu. O günlerde Elif'in durumu üstada nasıl ulaştı bilinmez, Elif'e haber göndermişti. Elif kızımız zor bir imtihandadır. Ne mutlu ona. Umulur ki sıkıntılarının sonu hayır olur. Rabbime sığınsın, bol bol inşirah okusun diye haber göndermişti yine Sümeyye ablayla. Manevi eliyle Elif'in sırtını sıvazlamıştı adeta. O günden sonra ne zaman içi sıkılsa İnşirah suresi okudu Elif ve içinde tarifi mümkün olmayan o ılık ve yumuşak huzur iklimini hissetti her okuduğunda. Üniversiteden sonra özel bir kurumda iş bulan genç kız sık sık ziyaret ettiği esirgeme kurumundan 18 yaşını geçmiş ve kendine kalacak yer arayan 3 genç kızla tanışmıştı. Zehra, Betül ve Esma. Ailesinden kalan evde beraber yaşamaya başlamışlardı. Hepsine iyi bir gelecek kazandırmak için çabaladı ve üniversite kazansınlar diye uğraştı. Zehra işletme, Esma hukuk ve Betül de din kültürü öğretmenliği kazanmıştı. Gündüzleri işine gidiyor, akşam eve gelince kızlarıyla ilgileniyordu. Gayet mutluydu. Şükür sebeplerinden biri daha. Geçmişin yükü yine sırtındaydı ama artık kamburunu hissetmiyordu. Alışmıştı onunla yaşamaya ya da öyle kandırıyordu kendini. Son bir haftaya kadar. Bir haftadır her gece aynı rüyayı görüyordu. Rüyasında annesiyle bir uçurumun kenarında buluyordu kendisini. Annesi ona uçurumdan atlamasını söylüyordu. "Anne, ben uçamam ki" diye itiraz ederek yalvarıyordu annesine genç kız. "Bağlarından kurtulursan uçarsın" diyerek genç kızın ayağında bağlı olan ipi gösteriyordu annesi. İpin diğer ucunda babası oluyordu. O an atlamak istese de korkusundan atlayamıyordu Elif. Gözleri ayağına bağladığı ipe takılıyordu. Babası yerde sızmış, elindeki silahı oynatıyordu habire. Sonunda annesinin ısrarları eşliğinde uykusundan uyanıyordu genç kız, kan ter içinde. Gözünün önünden babasının görüntüsü gitmiyordu bir türlü uyansa bile. 4 yaşındayken o adamdan kurtulmuş olsa da yediği dayakları ve akşamları evde yaşattığı cehennem azabını hiç unutmamıştı. Bu onda psikolojik bir travma olarak kalmıştı belli ki. Ve annesinin ince zayıf bedeniyle kızına destek olmaya çalışması, bağlarından kurtulması için çırpınması geliyordu aklına. Ve gelelim Mustafa'nın dünyasına. Mustafa mesajı aldıktan sonra habersizce evine gitmenin adaba yakışmayacağını bildiği için arada tanıdığı kişilerle üstada haber göndererek görüşme talep etti. Ama üstad inzivaya çekildiğini, ne yazık ki bir süre kimseyle görüşmesinin uygun olmayacağını bildirmişti. Oldukça kararsız kalan Mustafa 15 gündür geceleri aynı rüyayı görüyor, gündüzleri ise ne yapacağını bilmeden kendini akıntıya bırakmış balık gibi savrulup duruyordu. Sıkıntısı göğüs kafesine konmuştu da yüreği küçücük kalmıştı sanki. Bu sırada da gölgesini aradığı ağacın kendisinden uzaklaştığını hissettikçe ruhu daha da daralıyordu. Boş gözlerle önündeki dosyaya bakıyordu adam. Bir ara sıkıntısına dayanamayarak kafasını kaldırdı. "Rabbim, gecemin en karanlık yerindeyim. Sen güneşin doğuşunu benden esirgeme" diye
geçirdi içinden ve derin bir nefes alıp gözlerini önündeki dosyaya doğru indirdi tekrar. Bir ümit başındaki düşünceleri dağıtmak için odaklanmaya çalıştı. Tam bu sırada telefonu çaldı. Tıpkı bir imdat sireni gibi. Biraz acıklı, biraz ümit vaat eder bir tonda. "Alo" diye telefonu açtığında hem şaşırmış hem de sevinmişti. "Selamünaleyküm hacım, nasılsın? Sohbetlerde de hal hatır sormaz oldum. İki kelam lafı esirgen oldum bizden" diyerek hafif serzenişle karşılık verdi telefondaki ses. "Hakkını helal et kardeşim. İşlerim yoğun bu aralar. O yüzden dalgınım. Kusuruma bakmayın siz. Sen nasılsın?" Mustafa gün içinde işleriyle kendini oyalıyor, akşamları da düşünce aleminden çıkamıyordu bir türlü. Bu yüzden biraz dalgın ve kopuk kalmıştı etrafındaki olay ve insanlardan. "İyiyim hacım, hamdolsun bugünümüze." Bir sükût miktarı sessizlik oldu önce. Hamza kelimeleri toparlamak için bekledi belli ki. "Neyse hacım" dedi. "Telefonda böyle olmuyor. Ben sizin şirketin semaver çayını özledim. Akşam iş çıkışı gelsem müsait misin?" Kafasında bir türlü düzgün cümlelerle ifade edemediği meramını ancak yüz yüze anlatabileceğine karar vermişti Hamza. "Ne demek kardeşim? Tabii ki. Her zaman beklerim." Mustafa elinde çevirdiği kalemi bir anda düşürüp toparlamaya çalışırken bir yandan da üstattan bir haber mi var acaba diye işkillenmeden de edemiyordu. "Tamam" dedi Hamza. "O zaman akşam üzeri görüşmek üzere. Selametle kal." Hamza fazla oyalanmadan telefonu kapatmaya niyetliydi. "Görüşürüz inşallah" dedi Mustafa. "Selametle kal kardeşim" diyerek telefonu kapattı genç adam. Karşısındaki aceleci sese mukabil senkronize bir karşılıkla. Kalbine garip bir ferahlık gelmişti ki Mustafa'nın. Az önce aklında gezinen kara bulutlar dağılmıştı birden. Ne ilginç, güzel bir dostun sesi bile insana inşirah olabiliyor bazen diye geçirdi içinden. Hamza ile Mustafa'nın arasında bir ya da 2 yaş fark vardı. Eğlenceli bir mizaca sahip olan Hamza'nın muhabbet ederken sergilediği rahat, sıcakkanlı tavırları, olayları ve insanları yargılamaktan uzak bakış açısı Mustafa'nın en hoşuna giden özellikleriydi. Bir demlik çay eşliğinde sabahlayıp muhabbetinden hiç sıkılmayacağım bir dosttu. Kendi deyimiyle çay biter, dostluk, muhabbet baki kalırdı. Hamza ile konuşmalarının ardından saatler geçmişti. Gün içerisinde iş koşturmalarından genellikle saatin bile farkında olmayan Mustafa, çalınan kapı sesine "Buyurun, girebilirsiniz" diye karşılık verdi. Başını okuduğu dosyadan kaldırmadan. "Hacım, sen bunca dünya işinin içinde sıkışıp kalmışsın yahu" diye şakayla karışık bir tepki verdi Hamza içeri girip deri koltuklara keyifli otururken. "Kusura bakma kardeşim, hoş geldin. Bizde iş bitmez bilirsin." Mustafa hemen ayağa kalkıp selamlaştı misafiriyle. "Önemli değil hacım, işim varsa beklerim. Sorun değil" dedi Hamza hiç bozuntuya vermeden. Sonuçta iş yerine gelmişti ve bu adamın tam bir işkolik olduğunu kısa zamanlı tanıştıklarının daha ilk günlerinde fark etmişti. "Yok, ne demek" dedi Mustafa. "Çay içer misin?" Mustafa Hamza'yı canevinden nokta atışı yaparak konuyu değiştirmeye çalışmıştı. Ve tabii ki de başarılı olmuştu. "Çayseverlere selam olsun. Şimdi benim dilimden konuşmaya başladın işte" diyerek dolu dolu gülümsedi Hamza. Bu teklifi oyalamak ya da reddetmek caiz değildi onun gönlüne ve damağına göre. Çaylarını yudumlarlarken birkaç gündelik konudan konuşmuşlardı ki Hamza sanki unuttuğu bir şeyi hatırlamış gibi birden lafa girdi. "Hacım, şimdi..." İyileri düşünme payı olarak uzatmıştı. Lafa öyle pat diye girmişti, girmesine de nasıl devam edeceğini hiç bilmiyordu. Söyleyecekleri mantık sınırlarına uygun düşmediği için içinden bunu karşısındakine aktarmak gelmiyordu aslında. Nasıl bir tepki alacağını da kestiremiyordu. Yine de derin bir nefes alıp konuşmaya başladı bir yerinden. "Benim seninle konuşmak istediğim bir konu var ama nereden, nasıl söze gireceğimi İnan ki bilmiyorum. Bir türlü çıkamadım içinden" dedi. "Buyur kardeşim" dedi Mustafa. "Benden çekincen mi var?"
Yüzüne pek bir sevimli ifade takılmıştı Mustafa. Hamza'yı uzun zamandır tanımasa da garip bir şekilde samimiyetle severdi. Ve bu kadar kıvranarak söylemeye çalıştığı şeyin ne olduğunu da merak etmişti doğrusu. Yine üstattan gizemli bir mesaj alacağına dair şüpheleri vardı adamın. "Hacım, benim hanım bir hafta önce kadar bir rüya gördü" diye lafa başladı Hamza. Ama sesi anlatacakları konusunda tereddütlü olduğu izlenimini veriyordu nedense. "Ah rüya, yine mi rüya?" diye geçirdi içinden Mustafa. Gözlerini devirip karşısındakini gücendirmemek için tuttu kendisini. Son zamanlarda rüyalarla imtihan oluyordu adam ve artık rüyalar aleminden gelen mesajların kör düğüm olduğu bir raddeye gelmişti hayatı. Ve konuşmaya devam etti Hamza. "Eşim seni sima olarak bilir. Uzaktan da olsa görmüşlüğü vardır malum." Hamza lafa buradan girdi. Girdi girmesine ama gerisini nasıl toparlayacağını bilemediği için inceldiği yerden kopsun mantığıyla yumuşak bir giriş yapmadan direkt söylemenin daha akıllıca olacağına karar verip devam etti konuşmaya. "Tanıdığımız bir genç kızımız ile senin nikah töreninizde olduğunu görmüş. Bir hafta kadar önce rüyasında. Biz bu rüyayı çok önemsemedik ilk başta. Ne yalan söyleyeyim, çok ehemmiyetli gelmedi bize. Hani rüya dedik sonuçta. Ama 3 gece üst üste hanım aynı rüyayı görünce içimize şüphe düştü. Yine de tedbirli davranmak istedik. Bizim hanım istihareye yattı ve yine aynı istikamette bir rüya gördü. İstihare de olumlu çıktı anlayacağın. Sonra baktık biz bu işin içinden çıkamayacağız. Nasıl yormak gerekli bilemiyoruz. İstişare ettik ve emin olmak için son çare üstada danışmaya karar verdik. Yani böyle bir konudan ona bahsetmek konusunda da tereddütlüydük ama hamdolsun o da bu konuda bize destek oldu. Üstad birkaç gün içinde bize dönüş yaptı ve ikinize de bu durumu bildirmemizi ve eğer siz de kabul ederseniz sizi görüştürüp tanıştırmamız gerektiğine kanaat getirdi. Sustu Hamza. Boğazı kurumuştu. Çayından bir yudum aldı. Ne çok zorlanmıştı bunları söylerken. Alnı boncuk boncuk ter olmuştu. Bu sırada Mustafa'nın yüz ifadesini inceliyordu. Şaşkın ve bir o kadar düşünceli bir surat ifadesi vardı adamın. Yüzü donuklaşmış, gözleri yerleşmiş, dudakları birbirine kenetlenmişti. Ne tepki vereceğini bilemedi Hamza muhatabının. Konuşmaya devam etti. "Şimdi bunu söylemek benim için inan ki çok zor hacım. Ama üzerime büyüktür bu. O yüzden affına sığınarak söylüyorum. Eğer ikinize bir görüşme ayarlarsak, hani hikmet yerini bulsun, mesaj havada kalmasın diye, senin rızan var mıdır bu işe diye sormaya geldim. Vallahi ben sadece elçiyim." Artık içindeki sıkıntı yatmışçasına çıkmıştı son cümle ağzından adamın. İçinden "oh be" diye geçirdiğine emindi Mustafa. Konuşurken o kadar kıvranmıştı ki nedenle mahcup olduğunu anlamıştı zaten. Mustafa afallamıştı. Yıllardır aklının kıyısından dahi geçmemiş bir düşünceydi tekrar evlenmek. Denizin kokusu burnundaydı daha, acısı bağrında. Bir başka insana huzur veremez, yük olurdu adamın acıları. Ama Hamza'yı kıramazdı. Hatırı büyüktü hayatında. Hem üstad da vardı işin içinde. Hamza'yı bir ihtimal reddedebilirdi. Ama üstadı çiğnemek yakışık almazdı asla. Bir süre düşündükten sonra oturur konuşuruz. Kibar bir şekilde anlaşamadığımı söylerim, olur biter diye karar verdi kendince. Ve konuşmaya başladı Hamza'yla. "Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi. "Ben biriyle görüşme fikrini hiç gündemime almamıştım şimdiye kadar. Ama işin içinde üstadın da hatırı olduğu için hemen hayır demeye de gönlüm razı olmuyor. Bilemiyorum ki nasıl olur." Yüzünde şaşkınlık ve kararsızlık arasında gidip gelen karışık bir ifade vardı. Hamza daha çok sert bir şekilde itiraz beklediği için yarı yarıya rahatlamıştı. Mustafa'ya da hak veriyordu sonuçta. "O zaman" dedi hacım, "emri vaki yapmak gibi olmasın ama engel olamadığı pis bir sırtışı vardı Hamza'nın yüzünde. Benim hanım da kızımız da görüşsün" dedi. "Konuşsun, durumu açıklasın. Ona göre zaman ve mekan kararlaştıralım inşallah. Her şeyin hayırlısı be hacım" dedi. Hamza kalbine yük ettiği emaneti sahibine teslim etmenin rahatlığıyla. Bu konuşmanın üzerine çaylar tazelendi. Ve akabinde birkaç dakika bile geçmeden gündelik hayattan dem vuran muhabbetlere geri dönülmüştü.
Erkekler için en zor muhabbeti geride bırakmışlardı sonuçta. Ve gelelim tekrar Elif'in dünyasına. "Hayır, o şalı bugün ben takacaktım," ben dedi Zehra sinirle. Esma'nın elindeki şalı almaya çalışırken. "Ama ben dün akşam söyledim bunu takacağımı," diye kendini savunup elindekini göğsüne yaslayıp korumasını aldı Esma. "O şal sana yakışmıyor ki zaten. Al sen bunu tak." Zehra çekmeceden gelişigüzel bir şekilde seçip çıkardığı başka bir şalı uzattı genç kıza. "Bunu sevmiyorum ben. Sen tak onu." Esma omzunu ve başını aynı anda hızla sarsarak sözlerine destek veren bir vücut diliyle reddediyordu kızı. Günlük tartışma faslına girizgah niteliğinde olan cebelleşme turları başlamıştı. Gürültünün ses ve hararet düzeyi giderek artmaya başlayınca Elif her zamanki gibi hiç istemese de olaya müdahale olmaya karar verdi. "Yine neyi paylaşamıyorsunuz Allah aşkına?" Bezgin ve sinirli olduğunu üstüne basarak belli eden bir ses tonuyla sormuştu sorusunu. Ben bu şalı takacaktım bugün ama Esma gıcıklık yapıyor. Her zamanki gibi Elif abla," dedi Zehra dudaklarını büzerek. Kendisine masum havası katmaya çalışıyordu. Sanki Elif bunu yermiş gibi. "Ben niye gıcıklık yapacakmışım ya? Akşamdan ayırttırdım ben o şalı ama." Kızlar tam şalın iki ucundan çekiştirmeye başlamışlardı ki Elif sazı eline, yani şalı eline aldı. "Tamam," dedi, "anlaşıldı. Sen hangi kıyafetini giyeceksin bugün, krem mi? Tamam, bu sana uyar," dedi ve çekmeceden başka bir başörtü çıkararak Esma'ya verdi. Sonra kafasını diğer tarafa çevirdi. "Sen ne giyeceksin? Bordo olanı mı? Al, bu da sana uyar o zaman." Çekmeceden başka bir başörtü daha alıp bu sefer Esma'ya uzattı ve elindeki şalı işaret ederek konuşmasına devam etti. "Bu şalı da bugün ben takıyorum. Ne diyoruz şimdi? Yorgan gitti, kavga bitti. Hadi bakalım, bu sabah bendeki kavga krediniz tükenmiş bulunmaktadır. Hemen hazırlanıp o sinemaya gitmezseniz ben psikopata bağlayacağım ona göre," diyerek eliyle kızlara gitmesi için odalarının yolunu işaret etti. Bu sırada kurtarıcı gibi kapı çaldı. Zehra hemen neşeyle "İşte süvariler geldi," diyerek el çırptı ve kapıya açmak için koştu. Gelinin Sümeyye abla olduğunu görmesiyle hayal kırıklığı yaşamıştı genç kız. Artık kimi bulmayı bekliyorduysa. "Kusura bakma kardeşim, tatil gününde seni alıkoyuyorum," dedi Sümeyye abla Elif'e hitaben hafif mahcup bir ifadeyle ve cevabını almadan mutfağa giriş yapmıştı bile. "Ne demek Sümeyye abla? Kızlar da sinemaya gidecek şimdi. Ben evde yalnız kalacaktım. İyi oldu geldiğin," dedi Elif bezmiş bir halde. Sinirlerini geriyordu kızların hiç bitmeyen dolaşmaları bazen. Elif kahveleri fincanlara doldururken kızlar kapıdan "Biz çıkıyoruz," diye seslendiler. Klasik kapı uğurlaması için kapıya yöneldi genç kız. "Dikkat edin kendinize. Fazla oyalanmayın. Film bitince doğru eve gelin." Ciddiyetle uyarıyordu kızları otomatik bir şekilde. Zehra sağ eline hafif yumruk yapıp sol göğsüne seri hareketlerle 2 kere dokundurdu. "Sen bu ikisini merak etme abla, bende," diyerek eliyle Elif'i işaret etti ve tek gözünü kırptı. Bu bir Zehra klasiğiydi. Gün içinde Betül ve Esma'nın ona göz kulak olması gerekeceğini bilen Elif gayri ihtiyari bir tebessümle karşılık verdi. "Hadi gidin artık. Filmi kaçıracaksınız," diye eliyle kışkışlayarak kızları kapı dışarı etti. Mutfağa geçti ve konuğunun yanına oturdu. Kahvelerinden bir iki yudum almışlardı ki Sümeyye abla dayanamayarak lafa girdi. Bu kadının kafasını kemiren bir düşünce varsa anında diline iniyordu. Hiç mesafe yoktu sanki bilinciyle dilinin ucunda. "Elif'im," dedi, "seni ne kadar severim bilirsin. Kendi kızım gibi severim hatta," deyip kısa bir süre duraksadı. Buradan sonrası için konuyu nasıl bağlayacağını kestirememişti belli ki. Ve her zamanki gibi kestirmeden direkt ve hatta bodoslama konuya girdi. Klasik Sümeyye abla tarzıyla yani. Geçen hafta seni 3 gece üst üste rüyamda gördüm. Gelinlik içindeydin. O kadar güzeldin ki anlatamam. Damat da bir yerlerden tanıdık geliyordu ama onu sonradan çıkardım. Üst üste 3 gece aynı rüya. Durumun ehemmiyetini vurgulamak için bir süre bekledi. Kuruyan ağzına kahvesinden bir yudum daha aldı keyifle. Elif'in kendisini dikkatle dinlediğini gözlemleyince memnun oldu durumdan ve konuşmaya devam etti.
Bizim hacıya, yani Hamza Efendi'ye anlattım. Ben bir yorum yapamayınca bir sonuca varmadan önce istihareye yatmanın daha iyi olacağına karar verdik. İstiharemde de 2 tane kanadı kırık beyaz serçe vardı. Ellerimle ikisini aynı yuvaya yerleştirdiğimi gördüm Elif. Sonra 2 serçe kırık kanatlarını birbirlerine dayayıp gökyüzüne uçtular. Kahvesinden bir yudum daha aldı kadın. Bir süre Elif'i merak ve düşüncesiyle baş başa bırakmak istiyordu. Cümleleri kafasında derleyip toparlamak hiç de kolay değildi. Her ne kadar düşünmeden konuşmayı sevse de şu durumda kullanacağı kelimeler aklına gelmemek için direniyor gibiydi. İstihareden sonra da emin olamadım. Ne yalan söyleyeyim. Bizim hacı en iyisi biz üstada danışalım deyiverdi. Üstad, rüyamda gördüklerimi tanıyorsam ve ikisi de bekarsa konuyu her ikisine de açıp onaylarını aldıktan sonra görüştürüp tanıştırmamız gerektiğini söylemiş. Buraya kadar gayet seri ve akıcı konuşan Sümeyye ablanın sesi giderek daha çekingen ve kararsız bir tona bürünüyordu. Kelimelerini seçmek ve yerli yerine oturtmak için bir süre bekledi ve konuşmaya devam etti. Rabbim bizi vesile kılmış demek ki. Ben diyorum ki sizin için bir görüşme ayarlasak. Usulüne uygun. Hikmet yerini bulsun diye, ne dersin? Bu sefer kahvesini yudumlarken dudağının kenarında kıvrılan tebessümü belli oluyordu. Rahatlamıştı sonunda. Sümeyye ablanın kafasında dolaşan tilkiler ruhunu gıdıklar ve onu rahatsız ederdi. O yüzden o tilkileri orada tutmamaya çalışır, en yakın zaman ve yerde muhatabına teslim ederdi. Kendine yük edecek düşünceleri barındırmamayı tercih ediyordu bu yüzden biraz da. Elif şaşırmıştı. Sümeyye abla daha önce de kendisine kısmetler önermiş, görüşme ayarlamak istemişti. Ama genç kız kendi gerçeklerini öne sürerek reddetmişti. İlk defa işin içine rüyalar, istihare ve en önemlisi üstad giriyordu. Ne diyeceğini bilemedi. Evlenmeyi düşünmüyordu. Şu an kızlarıyla gayet iyi bir düzen kurmuştu. Bunun bozulmasına gönlü razı değildi. Evlilik onun mizacına uygun bir süreç değildi. Ve lakin üstad da ezip geçmek için esinmezdi. Uzunca bir sessizlik eşliğinde ölçtü, tarttı, biçti Elif kafasında. Ama uygun bir çıkış yolu bulamadı düşüncelerini. Ne diyorsun güzel kardeşim? Merakını ve sabırsızlığını yenemeyen ve bir cevap bekleyen Sümeyye abla bozmuştu sessizliği. Elif'in düşünmesi için kendisine göre yeterince zaman vermişti nihayetinde. Ablacım dedi Elif. Ablacım, biliyorsun ben evlenmeyi düşünmüyorum aslında. Ama üstad bir görüşsünler demişse benim boynum kıldan incedir. İtiraz etmeye utanırım. Olumlu bir sonuç çıkacak diye söz veremem. Fakat adet yerini bulsun. Aradaki insanların da gönlü olsun diye bir kere görüşmeye rıza gösterebilirim sanırım. Derin bir nefes aldı Elif. Boğazı kurumuştu. Bir bardak su doldurdu kendine ve nefes bile almadan içti. Görüşmeye giderim. Sonra nazik bir şekilde olmadı diye olumsuz cevap veririm. Ne olacak ki üstadın, Sümeyye ablanın gönlü olsun yeter diye geçiriyordu içinden. Ve o gün gelmişti. Etrafından geçen insanları aldırmadan hızlı adımlarla ilerliyordu. Neden kalbi bu kadar hızlı atıyordu? Neden elleri terlemişti ki şimdi? Hiç anlam veremediği bir ruh halindeydi. O gün için akşam namazından sonra şehrin nezih bir mekanında görüşmeye karar vermişlerdi. Sümeyye abla ve eşi Hamza da yanlarında olacaklardı. Elif gereksiz yargılara koparmalarını istemediği için kızlara bu buluşmadan bahsetmemişti. Sonuçta sadece hatır için gittiği bir görüşmeydi. Farklı bir anlamı yoktu onun için. Fakat neden bu kadar heyecanlandığını anlayamıyordu bir türlü. Eli ayağına dolaşıyor, delice koşmakla yerde sürünerek gitmek arasında kararsız kalıyordu. Kalbi son sürat koşmak isterken beyni geri geri adım atmak istiyordu sanki. Mekanın kapısına geldiğinde kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. O an evine geri dönüp çok hasta olduğunu bahane edip görüşmeyi iptal etmeyi düşündü. Sonra bunun kendisine yakışmayacağına karar verdi. Kapıya yaklaştıkça daha da uzaklaşıyor, gözünde daha bir büyüyordu sanki. İçeri girdiğinde pencere kenarında sakin ama görünür bir masada oturan Sümeyye abla ve eşini gördü. Yanlarındaki erkeği görünce başını eğdi. Utanmıştı. Yüzüne sıcaklık yayılmaya başladı. Derin bir nefes alıp kendi kendine "Sakin ol Elif. Gözünde büyütme o kadar.
Görüşeceksin, merhaba merhaba, sonra eve döneceksin ve bitecek, işte bu diye telkinde bulundu. Buluştukları yer asilzadelerden kalma koltuk tarzında masaları olan süslü ve şık avizesi, çiçekli böcekli yağlı boya tabloları ve her köşeye özenle yerleştirilmiş pahalı objeleriyle şehrin kaliteli ve bir o kadar pahalı mekanlarından biriydi. Elif masaya geçince selamlaştılar. Sümeyye abla halini hatırını sordu. Bir çay daha söylediler hemen. Bu sırada diğer erkek mütebessim ve sakin bir halde oturuyordu. Kısa bir süre sonra Sümeyye abla ve eşi yan masaya geçmek için izin istediler. Elif içinden gitmemeleri için yalvarsa da bir şey diyemedi. Masada baş başa kaldıktan sonra bir süre sessizce oturdular. İkisi de söze nasıl başlayacağını bilmiyordu belli ki. "Benim adım Mustafa bu arada," dedi. Sessizliğe daha fazla tahammülü kalmayan Mustafa. Karşısındaki kızın ne kadar çekingen biri olduğunu son 10 dakikadır elindeki peçeteye ettiği eziyetlerden anlaşılıyordu. Kızın yüzünü masadan pek kaldırmadığı için görememişti. Pamuk gibi saf beyaz bir teni olduğunu seçebilmişti bir tek. Taktığı açık mavi başörtüsü tenini daha da solgun gösteriyordu. Giydiği bir beden büyük, lacivert uzun ceketi oldukça iddiasızdı. Dikkat çekmeyi sevmediğini düşündü Mustafa. Duru ve oturaklı bir sesi vardı. Geldiğinden bu yana kullandığı birkaç kelime bile müzik gibi çıkmıştı ağzından. Ya da Mustafa'nın kulağına bu tınıyla ulaşmıştı. Sanatçı elini andıran kibar ve kırılgan elleri vardı. Elindeki mavi peçeteyi her şekle sokmuş, bir türlü gerçek şeklini bulamamıştı. "Memnun oldum. Ben de Elif," dedi Elif. İlk adımın atılmış olmasının verdiği rahatlıkla. Yüzünü masadan kaldırıp karşısında duran damat adayını inceleme fırsatı olmamıştı. İçeriye ilk girdiğinde gördüğü kadarıyla esmer tenli, keskin ve kusursuza yakın yüz hatlarına sahip, yakışıklı sayılabilecek bir erkekti. Saçlarına yavaştan dökülmeye başlayan aklar yaşının olgunluğunu vurguluyor ve ayrı bir karizma yaratıyordu. Yüzünde özenle şekli verilmiş ve her halinden bakımlı olduğunu ima eden kirli sakalı vardı. Dış görünüşüyle dindar olabilirim ama bakımlı bir çapkın da olabilirim, entelektüel bir erkek de olabilirim mesajı veriyordu. Üzerinde kaliteli olduğu ilk bakışta bile anlaşılan yeşil spor bir gömlek vardı. Gömleğin ilk birkaç düğmesi açıktı ama rahatsız edecek kadar değildi. Kendi sıkılganlığına inat, rahat tavırlar sergileyen muhatabı Elif'in sinirini oynamaya başlamıştı bile. "Origamiye meraklısınız sanırım," dedi Mustafa, Elif'in elinde buruşturduğu mendili gözleriyle işaret ederek. Aldığı tepkiye anlam veremeyen Elif, idrak edebilmek için cümleyi birkaç kere içinde tekrarladı. Sonra istemsizce yaptığım bir şey, rahatsız ettimse kusuruma bakmayın diyerek mendili masaya bıraktı ve elindeki çay bardağını 2 avucuyla sıkıca kavrayarak bir yudum aldı. "Yok, hayır, rahatsızlık değil de aslında son şekli ne olacak acaba diye merakla bekliyordum ben," dedi Mustafa tebessüm ederek ya da aptal gibi sırıtarak. Ben dedi Elif. "Nereden başlayacağımı tam olarak bilemiyorum. Sizin öğrenmek istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim." Dedi Mustafa. "Aslında şu an Süpermen'in havada uçarken neden tek elini öne uzattığını merak ediyorum ama ben," dedi Mustafa. Cidden o an düşündüğü şeylerden biri de buydu. Heyecanlandığında ve aşık olduğunda saçmalardı Mustafa. Yıllardır ağır abi rolünü üstlendiği için saçmalamaya vakti olmamıştı. Bulunduğu durumun heyecanından mı, yoksa karşısında ezilip büzülen kız sayesinde içinde yıllardır uykuda olan kelebeklerin kanat çırpmasından mı saçmalıyordu, kendisi de çözememişti. Durumu toparlayamayacağını bildiğinden ve hatta çırpınırsa daha da batacağına emin olduğundan toparlamaya çalışmadı hiç. Sessizce durup Elif'in tepkisini bekledi. "Bilmem, o elinden destek alıyordur belki," dedi Elif. Kendisinin bile zor duyduğu kedi mırıltısı gibi çıkan çekinik bir sesle. Kızlarının, özellikle de Zehra'nın saçmalama seviyeleri oldukça üst level olduğu için Elif'in bünyesi saçmalıklara alışıktı. Böyle durumlarda arada onlarla çocuklaşmayı, çok cıvıtırlarsa da nasıl toparlayacağını çözmüştü. Ama karşısındaki insanın ne yapmaya çalıştığını anlamış değildi ve bu durum giderek daha da tedirgin hissetmesine sebep oluyordu.
Bir tahiyyat miktarı daha sessizce oturdular masada. Elif peçetesini tekrar eline almış, arada çayını yudumluyordu. Bir an önce konuşacakları konuşup evine gitmek istiyor ama lafa nereden ve nasıl başlayacağını bilmediği için susuyordu. Mustafa Elif'in başını masadan kaldırmamasını, kaldırdığı birkaç saniyede de sadece etrafını incelemesini fırsat bilerek onu inceliyordu. Yüzünü henüz tam olarak görememiş olsa da alımlı ve nazik hareketlerin ne kadar ince bir ruhu olduğunu belli ediyordu. O küçük ve önemsiz hareketlerinde bile bir kuğu zerafeti seziyordu sanki. Mustafa da konuşmuyordu. Çünkü konuşursa saçmalayacağını biraz önceki tecrübesiyle idrak etmişti. Sonra birden "ben evlatlığım" dedi Elif. Lafa birden girmişti. Başında ya da sonunda tutunacak bir kelime bulamamıştı çünkü. Mustafa'nın yüzüne belirgin bir şaşkınlık ifadesi yerleşti. Hamza görüşeceği kızla ilgili yüzeysel bilgiler vermişti ama derinde de öğrenmesi gereken önemli ayrıntılar olabileceğini hesap edememişti. Karşısında oturan muhatabının tepkisini görebilmek için birkaç saniyeliğine kaçamak bakış atan Elif devam etti. "Çok fazla dile getirmemeyi tercih ediyorum. O yüzden size iletmemiş olmaları normal bir durum. Biyolojik annem ve babam ve kardeşim ben 4 yaşındayken vefat etmiş. 5 yaşındayken beni yetiştiren ailem tarafından evlat edinilmişim. Onlar da ben üniversiteden mezun olacağım sırada bir trafik kazası geçirdiler ve onları da kaybettim. Nüfustaki ismim Elif Rana. Rana'yı evlat edinen ailem eklemiş. Ama ben Elif'i tek kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden Rana'yı etrafımdaki çoğu insan bilmez." Elif kısa bir özet geçmiş, ayrıntılara girerek muhabbeti derinleştirmek istememişti. Mustafa yine saçmalamamak için bir süre ne diyeceğini düşünüp kelimelerini daha özenli seçmek için bekledi. İçinde çırpınan kelebeklerin kanatları ılık bir rüzgar estiriyordu kalbini. "Ah be Ethem'im, peygamberden emanet üzerindeki elbise ve seni ne kadar güzel gösteriyor bir bilsen" diyerek karşısında oturan ruhu 5 yaşında takılıp kalmış kızın başını şefkatle okşamak istedi o an aslında. Ama yapamadı. İyice saçmaladığını fark etti sonra. Şu durumda susmasının en iyisi olacağına karar verdi. Elif bir anlık tereddütten sonra devam etti konuşmaya. Anlattıkça ruhundaki ağırlık hafifliyordu sanki. "Şimdi" dedi. "Şimdi 3 kızımla birlikte yaşıyorum. Onlar üniversiteye gidiyorlar" dedi. Bu kadarını anlatmanın hiç gereği yoktu şimdi diye geçirdi içinden. Hızını alamamış, şok miktarını bir doz fazla kaçırmış sanki. Mustafa konuşma boyunca kademe kademe artan şaşkın ruh hali ve yüz ifadesiyle kafasını biraz öne uzatıp "Pardon, sen kaç yaşındasın ki? Üniversiteye giden 3 kız. Hiç yaşlanmayan bir bünyeye sahipsin demek ki." Son cümlesi sayıklama şeklindeydi. Elif gayri ihtiyari bir tebessüm etti. Karşısındaki şaşkınlıkla sayıklayan küçük bir erkek çocuğu vardı sanki ve kendisine pek bir sevimli görünmüştü o an. "Tövbe tövbe" diye söylendi içinden. Elif tebessüm ettiği zaman etrafına bir ışık hüzmesi yaydığına yemin edebilirdi Mustafa. Ne garipti. Son yıllarda kalbine böyle inşirah ferahlığı veren bir gülümseme görmemişti hiç. Dedi Elif. "Anneleri ben değilim tabii ki. 28 yaşındayım bu arada" dedi. Rakibine fark atmış bir edayla gülerek. Yaşları nedeniyle yetimhaneden ayrılması gereken kızlardı onlar. Kalacak yer arıyorlardı. Şimdi ailemden bana kalan evde beraberce yaşıyoruz. Biraz fazla sahiplendim sanırım ben. Kendi kızlarım gibi seviyorum her birini. Ne güzel. Çok şanslılar diye kaçırdı ağzından Mustafa. Yine saçmalamanın kenarlarına sokulduğu için susmayı tercih etti. Dinlemek onun için daha güzeldi şimdilik. "Konuş ya Ayşe, içimiz açılsın" diyen peygamberimizi anımsadı. Midesinde uçuşan kelebeklerin kanatları adeta coşmuş, içinde kavurucu sıcak rüzgarlar esmeye başlamıştı sanki. Bir Elif miktarı sustular yine. İkisinin de kulağı oturdukları mekanda çalan fondaki şarkının sözlerine takılmıştı. Sonraki yarım saatte Elif biraz daha anlattı, Mustafa arada küçük saçmalıklarla günü kurtardı. Yan masada daha fazla dayanamayan Sümeyye abla ve eşi geç olduğunu bahane ederek masaya geldiler. Ve yine çoklu bir sessizlik anı yaşandı. Sonrasında yine Sümeyye abla ve eşinin hamlesiyle masadan kalkıldı ve herkes evlere yöneldi. Elif tek gidebileceğini ısrarla vurgulasa da
Sümeyye abla ve eşi onu eve kadar götürdüler. Yolda görüşmeyle ilgili konuşma yapmadılar. Her ikisine de düşünüp tartma payı vermeyi planlamışlardı. Elif arkadaşından eve geç kalmış bir genç kız edasıyla içeri girdi ve daha fazla dayanamayarak kızları etrafına toplayıp her şeyi anlatmaya başladı. O gece Elif yaklaşık bir aydır istisnasız gördüğü rüyadan farklı bir rüya görmüştü. En sonunda cesaretini toplayıp annesinin işaret ettiği uçurumdan aşağıya bırakmıştı kendisini. Tam boşlukta hızla düşerken birden kanatları olduğunu fark etti. Yanında beyaz bir güvercin vardı. Ona destek olmaya çalışan. Birlikte rüzgarda süzülüyorlardı. Ve sonra uyandı. Sabah namazını kılarken içinde tarifsiz bir huzur vardı. Namazın sonunda duasının ucuna hakkımda hayırlısı neyse o olsun o zaman diye iliştiriverdi ve derin bir nefes alıp amin dedi. Aynı gece Mustafa da farklı bir rüya görmüştü. Kollarıyla sıkıca kavradığı, kaybetmemek için direndiği denizini bir anda serbest bırakmıştı. Önce öylece baka kalmıştı arkasından. Deniz mutluydu. Evet, mutluydu. Hiç arkasına bakmadan gidişini izledi denizinin. Sonra kendini okyanusta bir balık olarak buldu. Yanında başka bir balık daha vardı. Koca okyanusta 2 tane balıktılar sadece. Kendilerini akıntıya bırakıp yüzüyorlardı. Mutluydular. Mustafa uyandığında bir süre yatağın kenarına oturup düşündü. Gözleri halıda sabitlendi. Normalde rüyalarına çok ehemmiyet vermezdi. Bilinçaltının etkilendiğini düşünürdü rüyaların. Ama yakın zamanda rüyalarla gelen mesajlar hayatını sarıp sarmalamıştı sanki. Bir süre bunları düşündü. Puzzle yapar gibi her olayı ve mesajı yerine oturtmaya çalıştı. Görüntü kafasında oluşmaya başladığında kısık bir sesle yanlış bir karar vermekten sana sığınırım Allah'ım. Beni ve müstakbel eşimi sırat-ı müstakim kıl ve bizi hayrınla şereflendir. Derin bir nefes çıktı ciğerlerinden. Müstakbel eşimi demişti. Evet, bu Elif mi olacaktı bilmiyordu. Ama mesajı doğru anladıysa artık evlenme vaktinin geldiğini anlamıştı. O gün aklını bir türlü işe yoğunlaştıramıyordu. Sürekli gözü telefonundaydı. Bir haber bekliyordu. Öğlene doğru artık bekleyecek hali kalmamış, sabrı tükenmişti. Hamza'yı aradı. Alo, selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın? Aleykümselam hacım. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? Garipsemiş ve bir cevap beklentisinde içinde olan ses tonuyla konuşuyordu Hamza. İyiyim dedi Mustafa. Kısa bir sessizlik oldu. Mustafa nasıl konuşacağını bilmiyordu. Tedirgin olmuştu. Hatta aradığına pişman olduğu bile söylenebilirdi şu durumda. Hacım, akşamki görüşmeyle bir sıkıntım var. Hamza daha fazla dayanamamış ve her zamanki gibi konuyu açan kişi olmuştu. Yok dedi Mustafa. Sorun yok da merak ettim. Haber var mı diye. Hanım kızımızla daha görüşmedik hacım. Ne yalan söyleyeyim bir şey bilmiyoruz dedi Hamza. Tamam kardeşim dedi Mustafa. Sen benim kusuruma bakma. Ben diyecektim. Buyur hacım çekinme söyle. Haberleşirseniz eğer benim tekrar görüşmek istediğimi iletebilir misiniz acaba? Tabii hacım. Hatta ben hanımı arayıp hemen söyleyeyim unutmadan. Sağ olasın kardeşim. Kusura bakma. Rahatsız ettim seni de. Yok hacım. Rahatsızlık yok. Öyle düşünme sakın. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun artık. Benim kapatmam gerekiyor şimdi. Hanımı arayayım. Amin dedi Mustafa. Allah razı olsun. Görüşürüz o zaman. Bir süre telefon elinde kaldı Mustafa'nın. Çok hevesli görünmek istemediği için bir yanı pişmandı aradığına. Ama akşamki saçmalıklarını hesaba katınca olumlu bir cevap alma olasılığı düşüktü ve diğer yanı merakına yenik düşmüştü. Çok sabırlı biri değildi Mustafa. Gelelim Elif'e. Kızlar sabah kahvaltısını yaparken Elif'ten çok daha heyecanlı görünüyorlardı. Sık sık soru soruyor, her ince ayrıntıyı öğrenmek istiyorlardı.
Sordukları çoğu soru bilmiyorum cevabına çarpıp sönse de pes etmiyorlardı. Elif dikkatle inceleme fırsatı olmamasına rağmen Mustafa'yı anlatırken o kadar heybetli, karizmatik ve yakışıklı biri olarak tarif etmişti ki kızlar Brad Pitt ve Johnny Depp arasında birini canlandırmışlardı hayallerinde. Kızlar dedi Elif, ben tekrar görüşmeyi düşünmüyorum. Boşuna telaş yaptınız bu kadar. Kusura bakmayın ama. Abla, bir şans daha vermelisin bence. Böyle tek görmeyle fikir yürütülmez hemen. Bu cümleyi Elif'e hitaben kurabilme cesareti hem de ağzında kocaman bir dilim ekmek varken ancak Zehra'dan gelebilirdi. Masadaki herkes bakışlarıyla gömmüştü Zehra'yı. Bu tür bakışlara karşı bünyesinde bağışıklık kazandığı için pek de sorun etmedi. Kızlar gülerek ve eğlenerek yorumlar yapıyor ve Elif'i durduk yere heyecanlandırıyorlar, arada utandırıyor, en çok da sinirlendiriyorlardı. Bu sırada Elif'in telefonu çaldı. Arayan Sümeyye ablaydı. Selamlaşma faslını kısa keserek konuya hızlıca daldı. Eşlerin birbirine benzemesi böyle bir şey olmalıydı. Elifciğim dedi. Bu biraz hızlı oldu ama artık kusuruma bakma. Bu işlerde biraz acelede şarttır hem. Telefondan hafif bir tebessüm attığına dair nefes sesi geliyordu. Dün akşamki görüşme için ne düşünüyorsun? Bir defa daha görüşmeye olumlu bakar mısın diye sordu. Merakını hiç dolandırmadan kurduğu cümlelerle belli ederdi Sümeyye abla. Sinsilik ruhunda yoktu. Apaçık ve dosdoğru, en kısa yoldan sonuca o dostlama dalardı. Elif kelimelerin boğazına çöktüğünü hissetti. Bir an tıkandı. Nefes bile alamadı sanki. Tabii ki tekrar görüşmek istemiyordu. Ama bunu nasıl söyleyeceğini bilemiyor, karşısındaki insanları kırmadan nazik teklifi nasıl geri çevireceğini düşünüyordu. Dedi, ben bilemiyorum ki. Çok da çabuk oldu ama. Pür dikkat telefon konuşmasını dinleyen kızların suretleri kedi kadar masumlaşmıştı. Suratları düşmüş, dudakları büzülmüştü. Bir kere daha görüşebiliriz sanırım. Son cümlesine kendi bile inanamamıştı. İç sesi hayır, asla diye çığlıklar atıyordu aslında. Gözlerini sımsıkı kapattı. Yüzünü buruşturdu. Dudaklarını sessizce oynatarak ne yaptım ben diye kendi kendine söylendi. Kızlar sessizce sevinç nidaları atıyor, Zehra ise mutfağın ortasında bildiğin göbek atıyordu. Elif telefonu kapattıktan sonra kızarmış yüzünü iki eliyle kapattı. Ağlamaklı, titrek bir ses tonuyla ne yaptım ben ya? Allah'ım ne yaptım ben şimdi diye söylenmeye devam etti. Kızlar o anda yüksek perdeden kahkahayı patlattı. Sanırım Elif'i böyle küçük bir kız çocuğu gibi heyecanlı, telaşlı ve utangaç bir halde görmemişlerdi daha önce. "Aha, kızımız utandı mı yoksa?" diye dalga geçmeye yeltenen Zehra gelen tepkiler üzerine içeri odaya kaçmak zorunda kalmıştı. Elif'e bir bardak su içirip ellerine geçen defter, kitapla yüzüne rüzgar yapmaya çalıştılar. Bir yandan da birbirlerine bakıp kıs kıs gülüyorlardı. Elif'in onları gözlemleyecek hali yoktu. Dünyadan kopmuş, yeryüzünün eksenine doğru hızla iniş yapıyordu. Kendini gömmek istedi o an. Bir deve kuşu olsaydım keşke diye söylendi iç sesi. Bir sonraki görüşmeleri kızların kız evi naz evi düsturuna binaen bir hafta sonrası için kararlaştırıldı. Son bir haftadır evdeki tek konu gizemli damat adayı olmuştu. Elif'in her türlü yasaklamaları ve hatta tehditlerine rağmen ne vakit başka bir şey hakkında konuşulmaya başlasa muhabbet dönüp dolaşıp yine aynı konuya dönüyordu. Elif son günlerde ömründe hiç olmadığı kadar dalgın, heyecanlı ve çocuksu biri olmuştu. Kızların da dikkatinden kaçmamıştı bu durum. Belli etmemeye, önemsemiyormuş gibi davranmaya çalışsa da ağır ablalıktan yavaş yavaş çıkıyor ve aşık genç kız rolüne doğru kayıyordu. Evdekilerin ise bu halden hiç şikayeti yoktu aslında. Neşe dolmuştu annelerine. Ama kendini fazla kaptırıp sonra hüsran uğramasından da korkuyorlardı. Mustafa ruh gibi geziyordu son bir haftadır. Aynı konuya uzun süre odaklanamıyor, kendisini sık sık pencereden dışarıyı seyrederken buluyordu. Az konuşuyor, çok düşünüyordu. Bazen düşünceleri karamsarlaşıyor,
bazen de gelecek hayallerine dalıp gidiyordu. Görüşme yerine geç kalmıştı. Oyalandığından değil ama heyecan yaptığı için geç kalmıştı bu sefer. Hamza ve eşi ikinci görüşmelerine gelmelerinin uygun olmayacağını düşünmüştü. Fakat Elif'in kızları ablalarını yalnız bırakmak istemediği için onlar geleceklerdi bu sefer. Kendisini görücüye çıkan gelinlik kız gibi hissediyordu Mustafa. Mekanın kapısına geldiğinde derin bir nefes çekti ve içine Bismillah deyip kapıyı açtı. Gözleriyle masalarda oturanları hızlıca taradı. Cam kenarında oturan Elif'i seçti, hemen sıkılgan tavırlarıyla göze çarpıyordu. Yanında taze çiçekler gibi giyinmiş 3 bıcır kızı da vardı. Kızlar neşeli hareketleriyle Elif'e tezat oluşturuyorlardı. Biraz içi rahatladı. Bu akşam eğlenceli geçecek gibi diye geçirdi aklından. Buluştukları mekan daha çok üniversiteli gençlerin takıldığı şık ama bir o kadar rahat ve eğlenceli döşenmiş bir yerdi. Pastel renklerde seçilmiş rengarenk masa ve koltuklar, duvarda asılı soyut tablolar ve şekline henüz anlam veremediği avize ile ilgili garip süs objeler genç ruhlara hitap ediyordu şüphesiz. İnsanın içi açılıyor, garip bir neşe doluyordu burada. Pencerelerinin genişliği sayesinde fazla ışık almasından mı acaba diye düşündü Mustafa. Yoksa artık Mustafa mı dünyayı daha aydınlık görüyordu, bilmiyordu. Genç sevgilileri aşıp masaya ulaştığında Elif'e selam verdi. Kızlar çaktırmamaya çalıştıklarını zannederek Mustafa'yı izliyor, arada birbirlerini dürtüyorlardı. Selamlaşma faslından sonra herkes kendisini tanıttı. Kızların uzun ve tartışmalı fikir terapisinin ardından siparişler verildi. Kızlar görüşme boyunca deneyebildikleri kadar içecek çeşidi ve yiyebildikleri kadar pasta çeşitlerini ardı ardına sipariş ettiler. Hatta artık eve gitme vakti geldiğinde Zehra daha tadına bakmadığı pastalar olduğunu ayıflanınca Elif'in füze savar bakışlarına maruz kalmıştı. Tabii ki bu Zehra'nın söylenmesine engel olamamıştı. Mustafa mekandan çıkarken pasta çeşitlerinden oluşan büyük bir paket yaptırmış ve özellikle Zehra'ya vermişti. Kızlar açısından hanesine 1 puan kazandırmıştı pastalar. Görüşme boyunca Mustafa çete olduğuna kanaat ettiği kızlar tarafından soru bombardımanına maruz kalmıştı. Yaşın kaç? Nerelisin? Hangi okuldan mezun oldun? En son okuduğun kitap neydi? En sevdiğin yemek hangisi? Bilmemiz gereken önemli bir hastalığın var mı? Mustafa bütün sorulara sabırla ve tebessümle cevap vermişti. Elif ise her soruda daha da küçülüyor, masanın altına girmek istercesine oturduğu koltukta büzüşüyordu. Kızların sorduğu soruları kendisi sormaya asla cesaret edemezdi. Bir yandan utanıyordu ama cevapları da sabırsızlıkla bekliyordu. Mustafa'nın verdiği her cevabı alıp bir genç kızın çeyizine yerleştirdiği gibi özenle kalbinin en ferah köşesine yerleştiriyordu. Bu gece Elif'i en çok Zehra sinir etmişti şüphesiz. Gözlerin lens mi? Hiç estetiğin var mı? Kaç para kazanıyorsun? Son sorduğuna tepki olarak kendisini beton fırlatan bakışlarıyla ezmişti ama pişkin kız, ne var yani? Biz kızımızı sokakta bulmadık herhalde. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar irdelememiz lazım. En doğru değil mi? O bizi sokakta bulmuş olabilir tabii ama bu konumuz değil şimdi. Nerede kalmıştık? Diyerek konuyu dağıtıvermişti kendi tarzınca. Mustafa kızların enerjisini çok sevmişti. Genç ruhları, heyecan dolu nefes almadan konuşmaları, delikanlıları, asi olmaya çalışmaları ama daha uysal olduklarının farkında olmamaları Mustafa'nın kalbine gençlik rüzgarı üflüyordu sanki. Kızların varlığının da cesaretiyle bu sefer kafasını sayılı da olsa masadan kaldırıp yüz yüze gelme tenezzülünde bulunan Elif ile gözleri her kesiştiğinde etraflarında onlar dışında kalan insanlar ve sesler yok oluyordu ve sanki sadece ikisi kalıyordu bu dünyada. Ve huzur. Belki birkaç saniye bile sürmüyordu bu durum ama Mustafa'nın beynine mıh gibi kazınıyordu o anlar. Sonra Elif yine boynunu bükerek kaçamak ve ürkek hareketlerle çayını yudumlamaya devam ediyordu. İsmine tezat kocaman bir kamburun var senin. İzin ver yüküne hamal olayım. Sen özüne dön yine Elif ol, ben sana mim olayım. Elif'e baktıkça düşünceleri kamaşıyordu.
Mustafa akşam boyunca kıvranmış, Elif'in telefon numarasını öğrenebilmek için her fırsatı yoklamıştı. Fakat kızları dizginlemek için yaptığı birkaç çıkış dışında masada hayati bir yaşam belirtisi göstermeyen Elif'e ulaşması mümkün olmamıştı. Yaklaşık 2 saattir süren cehennem sorgusunun ardından Elif saatine bakmış ve acımasızca "Geç oldu, kalkalım biz artık" diyerek buluşmayı nihayete erdirmek istediğini beyan etmişti. Mustafa başka bir fırsat daha şansı olmayacağını anladığı için çok düşünmeden ve lafı dolandırmadan "Sizi bir daha görebilecek miyim Elif Hanım?" diyeverdi ve yüzünü Elif'e çevirdi. Elif Hanım. Elif nefessiz kaldı bir süre. İsmi ömründe ilk defa telaffuz ediliyordu sanki. Beyninde yankılana yankılana kalbinin kalın ve soğuk duvarlarına çarptı bu tını, bu ses. Elif. İçi titredi. Bütün vücudunu sıcaklık basmaya başladı. Yüzü kızardı belli belirsiz. Neden böyle heyecanlanıyordu ki şimdi? Bir kelime sadece. Her zaman duyduğu ismiydi bu kelime. Ama kendisine hiç böyle naifçe, böyle başını okşar gibi, böyle kalbini sıvazlar gibi hitap eden olmamıştı ki daha önce. Eğer cennetten bir parça koptuysa şu an Elif'in kalbine düşüvermişti. Mustafa konuyu rahatça açmış gibi görünse de içinde depremler oluyordu an. Elif, alfabesinin ilk harfi, ezberlediği ilk dua gibi olmuştu ağzından çıkar çıkmaz. Kendisini vav zanneden bir Elif'i vardı artık. Ya da bir daha görüşmek istemezse, ya onu beğenmemiş ya istememişse, kalbini kemiren endişeleri vardı artık Mustafa'nın. Masada 2 saat boyunca hiç baki olmayan sessiz dakikalar gelmişti bu sorunun ardından. Herkes fonda çalan şarkıya takılıp düşüncelerine dalmıştı bir süre. Elif birkaç kere cevap verecek oldu, sonra vazgeçti. Sustu. Beyni ciyak ciyak hayır diye kendini yırtsa da ağzından hayırlısıyla inşallah kelimeleri döküldü. Cümle bile kuramamıştı ama masadaki herkes ne demek istediğini anlamıştı. Mustafa bu 2 kelimeden topladığı cesaret kırıntılarıyla son bir yüzsüzlük daha yaparak "Telefon numaranızı istesem haddimi aşmış olur muyum acaba?" diye masum bir erkek çocuğu suretine büründüğü yüz ifadesinin eşliğinde şansını denedi. Zehra, evet Zehra, Elif'in ağzını açmasını bile beklemeden "Sen telefonunu ver, ben hepimizi kaydederim" diyerek herkesi şoke etmişti. Mustafa telefonunu verdiğinde "O son modelmiş" tepkisini verip bir süre telefonu da inceleyerek infazını daha da hızlandırmıştı. Mekandan ayrılırken Mustafa kızları evine bırakmayı ısrarla teklif etmiş, kızlar dünden razı olsa da Elif bunu kabul etmek istememiş, bu durumda doğru bir hareket olmayacağını belirtmişti. Eve geçtiklerinde kızların beklentisinin aksine Elif hiçbirisinin, hatta Zehra'yı bile sorguya çekmemiş, onlara hesap sormamıştı. Her zamanki kendini koruma içgüdüsüyle beyni olanları yok sayıyordu. Bu görüşme hiç yaşanmamış, sıradan bir akşam yaşanıyormuş gibi davranıyordu. Yatsı namazından sonra telefonuna bir mesaj geldi. Normalde reklam amaçlı mesajlar ya da kızlardan gelen konum ve durum bilgisi dışında telefonuna nadiren mesaj geldiği için pek önemsemedi. Ama bu sefer kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Ne kadar reddetse de, ne kadar susturmaya çalışsa da yıllardır bağrında kilit altında tuttuğu genç kız çoktan salına binmiş, aşk denizinin akıntısına kendini bırakmaya meyletmişti bile. Telefonuna kayıtlı olmayan ama ruhunun ve kalbinin görür görmez tanıdığı bir numaradan gelmişti mesaj. Ahir ömrümün kalan sonsuz yarısında alfabemin ilk ve tek harfi olur musun Elif? Aynı anlarda Mustafa ise kafasını bir türlü toparlayamıyordu. Televizyonu açtı. Kumandanın tuşuna rastgele basmaya başladı. Bir haber kanalına gelince bezginlikte kanal değiştirmekten vazgeçti. Tartışma programında konuşulanlara odaklanmaya çalışmadı hiç. Cevabını bir türlü bulamadığı sorular kafasının içinde yüksek sesle dolaşıyor, ruhunu gıdıklıyordu. Düşünceleri iyimserden karamsara, telaşlıdan meraklıya, endişeliden rahata, mutludan üzgüne, ani değişimler geçiriyor, kendisi bile yetişemiyordu hızına. Nereden gelmişti bu hale?
Nasıl gelmişti? Cevapları yakalamaya çalışıyordu eteğinden ama bir türlü muvaffak olamıyordu. Sol elini sağ göğsüne götürüp kalbini yokladı. Deniz hala oradaydı. Varlığını hala kalbinin en manzaralı köşesinde hissedebiliyordu. Bugüne kadar evlenmeyi düşünmemesinin en büyük nedeni Deniz'i aldatma korkusuydu. Evet, aldatmak. Kalbi başka bir kalbe dokunursa eğer Deniz alınırdı, üzülürdü ve hatta küserdi. Sonra ömrü tükenip de onun yanına gittiğinde nasıl verirdi hesabını? Peki şimdi bu duruma nasıl gelmişti? Son yıllarda öğrendiği bir şey vardı. Hayat hesap işi değil, nasip işiydi. Yıllardır yenildiği vicdan muhasebelerinden ilk defa az da olsa gönül rahatlığıyla çıkmasının nedeni de buydu belki. Dayandığı, güç aldığı inancının ta kendisiydi. Deniz'in yeri başkaydı ve fakat Elif'in yanında bulduğu huzur onun için hira dinginliğiydi. Tarifsiz bir teslimiyetti onunkisi. Kendisine bile kanıtlayamadığı, varlığı belirsiz, şüpheli bir galibiyetti. Yalnızlığına bir yaren bulmuştu ve o tutunduğu dalı bırakmamak için yılmadan çırpınıyordu kalbinin en derin dehlizlerinde. Ruhu iyice bunalmaya başlayan bir anda telefonuna gelen mesaj sesiyle ayıldı. Kalbinde telaşlı kelebekler çırpınmaya başladı o anda. Telefonu eline aldı ve bir süre görünen numaraya öylece baktı. Mesajı okuyunca derin bir oh çekti. Beklediği cevap bu değildi ama olsun, bir cevap gelmesi bile onun için ümit var idi. Ben isminin başına geldiğinde ses olan Elif değilim. Bulunduğu kelimeye anlam veremeyecek kadar varlığı belirsiz bir harfim. Alfabede yok hükmündeyim. Elif mesajı yazdığından beridir huzursuzdu. Ömrü boyunca sevmeyi becerememişti. Üvey olduğu bilinciyle büyüdüğü için onu yetiştiren anne babasını sevememişti en başta. Onlardan da sevgi görmemişti zaten. İhtiyaçlarını karşılamak, eğitimini tamamlamak dışında pek fazla ilgi göstermezlerdi Elif'e. Sinan babası küçükken başını okşamaya yeltenmiş ama Elif korkunca vazgeçmişti. Bir daha da denememişti bile. İçki içtiği akşamlarda Elif'i görmeyi hiç istemez, bir türlü sahip olamadığı evladının acısını onun varlığıyla yaşardı sanki. Burcu annesi biraz daha yakındı Elif için. Ne var ki sevecen bir öğretmen kadar yakın olabiliyordu ancak. Onlar da sahiplenemiyordu Elif'i biraz da. Biyolojik olarak bir evlada sahip olamadıkları gerçeği Elif'le beraber her fırsatta yüzlerine bir tokat gibi çarpar olmuştu çünkü. Elif sevmeyi bilmiyordu. Üniversitede okurken birini sevdiğini zannetmişti. Yaralı kalbini açmıştı ona. Bir çentik daha atsın diye. O da Elif'i en yakın arkadaşıyla sınamıştı. Yıllar sonunda evliliğe giden beraberliklerini Elif'i ezerek kurmuşlardı. Hiç acımadan. Ve bir gece tek başına kaldığı o bankta "Sen çok soğuksun, kendini kasıyorsun, dokundukça kaçıyor, yaklaştıkça kayboluyorsun. Aşılmaz duvarların, yıkılmaz kurallarınla kendine set kurmuşsun. Benim sana ulaşmaya çalışmak için ne vaktim ne de hevesim var." Sözleri hala kalbinde yankılanırdı hatırladıkça. Sevmeyi bilmiyordu. Hiç sevilmemişti. Önce Allah sevgisi, sonra kızlarının sevgisi kuruyan çorak kalbine nefes olmuş, tomurcuklar serpmişti dallarına. Bunun dışında bir sevginin ya da sevgi sanıp kandığı bir duygunun yolunu saptırmasına tahammülü yoktu. Şimdi ne olmuştu da karanlık odalarına ışık sızar olmuştu. Hüzün boyalı duvarlarına renkler serpilmeye başlamıştı. İçinde 100 yıllık uykusundan uyanmış kıpırdayan kelebekler, kalbinde çırpınan bir kuş vardı adeta. Ruh halini kelimelere sığdıramıyor, yaşadıklarını anlamlandıramıyordu. Bir yanı hiç düşünmeden koşmak, diğer yanı durup düşünmek ve vazgeçmek istiyordu. Kendi kararsızlığının içinde sıkışıp kalmıştı. Giderek kalbinin daha da daraldığı bir anda telefonuna gelen mesaj sesiyle kendine geldi. Karamsar bulutlarını dağıtan yumuşak bir meltem esintisi gibiydi kelimeler. Ilık ılık estiler kalbinin buz tutmuş köşelerine. Şöyle yazıyordu mesajda: "Ben razıyım. Bir tek ben bileyim değerini.
Varlığın bu mime nefes olsun. Bir Elif miktarı uzasın ömrüm. Elif mesajı defalarca okudu. Bu cümlelere verecek cevabı var mıydı? Önce beynini yokladı ama bir netice alamadı. Anlamak kalbin işiydi, öğrenmek beynin. Kalbi anlasa da olanları aklı kabullenmemek için direniyordu inatla. Kendini koruma içgüdüsü aşık olma yetisinin önüne geçmiş, ona engel olmaya çalışıyordu. Ama nafile. Gemi çoktan yol almaya başlamıştı. Ama Elif'in haberi yoktu. Tüm gün mesaja cevap verip vermemek arasında mekik dokudu, ilmek ilmek. Esma'nın hiç üşenmeden ve yılmadan kurduğu hayallerini dinledi. Betül'le fıkıh konularını tartıştı. Zehra'nın öğrendiği yeni fıkraları zorla dinledi ve hiç beğenmedi. Her birinin en sevdiği yemeği yaparak mutlu olmalarını izledi. Dalgın halleri, kıyısına keder değmiş neşesi, gülüşüne katık ettiği karmaşık ruh hali kızların dikkatini çekse de onlar da hiç açmadılar evlilik ya da Mustafa ile ilgili konuları. Mustafa ise günün büyük kısmını sık sık telefonunu kontrol edip mesaj var mı diye kontrol ederek geçirdi. Yatsı namazını kıldıktan sonra artık ümidini yitirmeye başlamıştı. Muhatabını sıkmış ya da bunaltmış olabileceğini düşündü. Bu kadar istekli davranmamalıydı belki. Ama pişman da değildi. Kendini değersiz zanneden İstiridye'ye sahip olduğu inciyi hatırlatmaktı niyeti. Yorganın altına gömülüp bunalıma girmeye başladığı bir anda duydu çığlık çığlığa bağıran mesaj sesini. Heyecanla telefonuna uzandı. Mesajı gönderen numarayı görünce ruhunda sulara yükselen ırmakların ferahlığını hissetti. Şöyle yazıyordu mesajda. İçinde kaybolduğum şehirler, içimden uğurladığım kişiler çok benim. Yürüdüğüm yolların sızıları dizlerimde. Unuttuğum hayalleri, izleri gözlerimdedir benim. Kırık dökük bir kalpten başka çeyizim yok sandığımda. Hırçınlığım tek süsüm, hüznüm tek elbisemdir. Dokunduğunda kederden öte bir şey bulamazsın ruhumda. Ah dedi Mustafa ah. Ah benim incisinden bir haber istiridyem. Ah benim tacından bir haber kraliçem. Ah benim mis kokusundan bir haber gül goncam. Ah benim kanatlarımdan bir haber kanaryam. Ah benim Yesrib kokulu yetimim. Neler yaşadın da buz tuttu ellerim böyle. Kimler yaktı canını bu kadar da surlar ördün şehirlerini. Hangi kapılara çarpa çarpa nasır tuttu yüreğim böyle. Bir yetimin hüznü çöktü Mustafa'nın kalbine. Cevap yazmak istese de kelimeleri toparlayıp bir araya getiremiyordu bir türlü. Telefonundaki harflere canını yakarak basarken yanağından ılık ılık süzülen gözyaşlarını aldırmadı Elif. Mesajı gönderdikten sonra kendine daha fazla hakim olamayacağını fark etti ve gül desenli nevresim kaplı yorganının köşesinden ısırarak ağlamaya başladı. Kızların onun sesini duymasını istemiyordu. Bulunduğu bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyordu. Yaşamadığı duyguların korkusu sinsi sinsi kanayan bir kambur olmuştu sırtında. Cesaretini toplasa bile bir adım daha atacak takatinin kalmadığını düşünüyordu. Ama ne var ki ne zaman hayır diyecek olsa ağzında hayırlısı diye çıkıyordu son zamanlarda. Mustafa'nın mesajı geldiğinde yüzüne histerik ve iğreti duran bir tebessüm yerleştiriverdi. İçine acı dolu bir nefes aldı hayattan ve gözyaşlarını umuduyla sildi. Şöyle yazıyordu mesajda. Benim de kalbimde sızlayan derin çizikler var. Benim de dizlerimde hala kanayan yaralarım var. Bağrıma bastığım acılarım, yıkıntılarında kaybolduğum şehirlerim var. Ama öyle bir kabullenişle kapındayım ki, yaralarımıza merhem olan aminlerdedir umudum. Kapındayım, içeri kabul etmesen de kuytuda sessizce sıramı beklerim. Sonraki günlerde sayısı giderek artan mesajlaşmaları devam etti. Elif çekinik ve temkinli davranıyor, Mustafa ise ona tezat, ısrarcı ve telaşlı mesajlar yazıyordu. Elif giderek daha çok alışıyordu bu deli adama. Ama şimdilik bu gerçeği ölümüne inkar ediyordu. Kendisine bile. Kızlar evlilik konusunu açtığında yüzü kızarıyor, elinde kırılacak eşya varsa onu muhakkak kırıyordu. Dili düğümleniyor, ayakları birbirine dolanıyordu. Elif'in bu halleri kızların da hoşuna gidiyordu aslında.
Bir tek Zehra'nın doğrudan dalga geçebilme imtiyazına sahip olduğu bir durumdu bu tabii ki. Bolca yastık, terlik ve elde var olan farklı cephanelik türüyle hedef alınması bile engel olamıyordu Zehra'ya. Aşık insanları başlı başına aptal ve komik bulurken bir de ağır başlığıyla nam salmış olan Elif ablasının bu alık hallerini şaşkınlıkla izliyor ve diliyle de olsa müdahale etmekten kendini alıkoyamıyordu. Hele de son zamanlarda zırt pırt çalan telefonla heyecanla koşan hallerini taklit etmeyi pek bir seviyordu. Birkaç kere Sümeyye abla ziyaretlerine gelmiş, evlilikle ilgili bir iki hatta bolca nasihat vermişti. Elif'in kararsız elleri kendisine yeterli bir fikir vermediği için konuşmayı Mustafa ile bağlantı kurmadan ama teğet geçerek sürdürüyordu. Bundan sonraki süreci kendi aralarında halletmeleri için şimdilik birkaç adım geri çekilmişlerdi. Hamza da Mustafa'yı toplantılarda gördüğünde selamlaşıyor, günlük muhabbetler kuruyordu. Bu tür konuları hanımlar kendi aralarındaki iletişimle hallettikleri için eşinden bir direktif olmadığı müddetçe evlilik konusuna girmeyi düşünmüyordu. Aradan bir haftadan fazla süre geçtikten sonra mesajlaşmalar siz boyutundan sen ben boyutuna taşınmıştı yavaş da olsa. Bu durum Mustafa için daha kolay ve çabuk geçse de Elif için büyük bir adımdı. Bir hafta sonunda Elif'in kararını ucundan dahi olsa çözememiş olmak, fıtratında sabırsızlık ağır basan Mustafa için giderek daha az tahammül edilebilir bir durum haline geliyordu. Bir gece tüm cesaretini bir araya toplayıp gidişatlarının netleşmesi için tekrar yüz yüze görüşmek istediğini yazdı. Ne büyük cesaret. Mustafa ısrar ve ikrarda sınır tanımıyordu artık. Elif bu isteğe cevap vermek için bir gece düşündü. Vicdan muhasebesi ve kalp yoklaması yaptıktan sonra beyninin şalterini indirip buluşma isteğine olumlu cevap verdi. Ve o gün gelmişti. Mustafa tam vaktinde söz verdiği yerde olabilmek için hızlı adımlarla hedefine doğru ilerlerken onu kapıda gördü. İçeri girip girmeme konusunda tereddüt ettiği her hareketinden belli oluyordu. Bugün çiçek açmıştı sanki. Lacivert renkli bordo detaylı uzun tuniğinin üzerine bağladığı bordo eşarbı duru beyaz tenini ve kömür karası gözlerini daha bir ortaya çıkarmış, yüzüne canlılık ve ışığına enerji vermişti. Lacivert bol pantolon, omzunda çaprazlama taktığı bordo çantası ve bordo ayakkabısı ile ilk iki görüşmelerinden renksiz ve cansız haline tezat oluşturmuştu. Üzerinde emanet gibi duran bu tarzın kızların eseri olduğu apaçık belli oluyordu. Ama olsundu. Çok yakışmıştı yetimine. Hedefe yaklaşınca mekanın girişinde cesaretini toplamak için bekleyen Elif'e usulca sokulup beraber girelim mi diye sordu. Yüzünde beliren ince bir tebessümün ışıltısı vardı. Bu hareketiyle Elif ebeveynine yaramazlık yaparken yakalanan bir çocuk misali irkilmişti. Kalbi ağzının ucuna kadar gelmiş ve küt küt atıyordu o an. İçeriye Mustafa'nın gölgesi altında girmek gururunu okşamıştı bir yandan da. Kapıdan girdiklerinde mekandaki bütün kızların dönüp Mustafa'yı süzdüklerini söyleyebilirdi. Uzun boyu ve fit vücuduyla giydiği siyah takım elbisesinin hakkını veriyordu. Elif kıskandığını hissetti bir an. Yok canım, o kadar da değil, saçmalama artık diye söylendiği içinden. Cam kenarında konuşlanmış aydınlık bir masaya geçtiler. İkisi de gökyüzünü seyrederek oturmayı seviyordu. Bu sefer bulaşacakları yeri Mustafa seçmişti. Yıllar önce eline ilk geçirdiği İslam tarihi kitabını okumak için sessiz ve sakin bir mekan ararken rastgele keşfetmişti burayı. Beyaz ağırlıklı pastel tonlarıyla bezenmiş bu aydınlık mekanın insanın içini açan ferahlığını seviyordu. Geniş, renkli ve pofuduk koltukları oldukça rahattı. Göz yormayan birkaç obje ve duvarda asılı olan soyut tarzda tablolarla şık ve nezih bir mekandı. Mustafa ara sokakta kaybolmuş olan bu mekanın yerini tarif ederken oldukça zorlanmış, defalarca Elif'i evinden almayı teklif etmişse de Elif bıkmadan ve yılmadan bunun doğru bir hareket olmayacağını savunmuştu. Mustafa hayat yönünü Allah yoluna çevirmeden önce insan ilişkilerinde, özellikle karşı cins ile olan ilişkilerinde rahat bir yaşam sürüyordu. Bu yüzden olsa gerek
İslam'ın standartlarına uygun düşen kadın erkek ilişkilerine adapte olmakta zorlanıyordu. Son 5 senedir karşı cinsle olan münasebetini doğru düzgün bir muhabbet kuracak kadar bile ileriye götürmemesi gerektiği için zorlanmıştı. Bazı durumlarda eski, rahat ve düşüncesiz tavrını sergilese de Elif onu her seferinde münasip bir dil ile düzeltip toparlıyordu. Ve bu durum zaman geçtikçe Mustafa'nın daha da alıştığı bir hal alıyordu. Elif de mekanın rahatlığından memnundu. Mustafa'nın kendisini izleyen zeytin yeşili gözlerini hissetmese çok daha rahat olabilirdi belki de. İçten içe de kızlara Mustafa ile buluşacağını söylediği için rahatsızlık duyuyordu. Geldiğinden beri Zehra en az 15 mesaj çekmişti. "Gelelim mi? Dövelim mi? Yamuk yaparsa haber ver. Mekanın kapısında bekliyorum. Eve geç kalma sakın. Meyve suyuna ilaç koyabilir, dikkat et." gibi abuk subuk mesajlardı hepsi. Elif telefonuna bakarken gayri ihtiyar tebessüm ettiğinin farkında değildi. Bu sırada Mustafa'dan mesaj geldi telefonuna. "Beraber gülsek." Kafasını kaldırdığında bir çocuk gibi mızipçe gülümseyen Mustafa'yı gördü. Güldüğü zaman yanaklarında oluşan minik gamze çukurları onu olduğundan daha yakışıklı ve hatta sevimli gösteriyordu. Hemen gözlerini kaçırdı ve duvarda asılı duran saçma tabloya çevirdi kafasını. Biraz daha bakarsa niyetini bozabilirdi. Bu sırada siparişlerini sormaya gelen garson imdadına yetişmişti. İkisi de çay istediler. Çayları gelene kadar yine suskunlukları konuştu onların yerine. Bu durumu fırsat bilen Mustafa, Elif'i gayet rahatsız edici bakışlarla inceliyordu. Evet, bu bir başkaldırıydı ve hatta muhatabını konuşmaya zorlamanın kendince bulduğu yeni yöntemiydi. Çayları geldikten sonra daha fazla dayanamadı. "Sen mi konuyu açarsın yoksa ben mi başlayayım? Normalde bayanlara öncelik verilmesi taraftarıyımdır. Fakat bizim durumumuzda bu sonsuza kadar beklemeyi gerektirebilir sanırım," dedi Mustafa. "Siz başlayın o zaman," dedi Elif. Banka kuyruğunda sırasını arkadaki beyefendiye vermişçesine alıngan ve agresif bir yüz ifadesi takındı. Konuyu Mustafa'nın açması demek, konuşmayı onun yönlendireceği manasına geliyordu. Ve bu Elif'in hiç işine gelmiyordu. Ne var ki mesajlarına iyice alıştığı bu adam yüz yüze geldiklerinde yeniden ilk defa tanıştığı bir yabancı konumuna düşüvermişti onun için. Bu yüzden olsa gerek aklımdakileri bir türlü toparlayıp kelimelere dökemiyor, cümle kurmaya hiç yeltenmiyordu bile. "Son bir haftadır yaşadıklarımız ikimiz için de olağan bir durum olmasa gerek," diye söze başladı Mustafa. "Artık genç insanlar değiliz. En azından ben değilim." Mahcup bir ifadeyle düzeltti cümlesini ve masumca bir gülümsemeyle duraksadı. "Bulunduğumuz durumun muğlak olması ve senden henüz net bir tavır görememiş olmak beni endişeye sevk ediyor ister istemez." Durdu. Çayından bir yudum aldı. Kelime dağarcığını yokladı. Hiçbir kelime cümlesine devam etmek için yardımcı olmuyor gibiydi. Düşüncesinin tıkandığını, kelimelerinin tükendiğini fark etti. İnceldiği yerden kopsun o zaman diye geçirdi içinden. Ve klasik Mustafa hatanı yapmaya karar verdi. "Merak ediyorum. Benim hakkımda ne düşünüyorsun?" Bu adam patavatsız mı yoksa çocuksu bir samimiyet mi taşıyor cümleleri diye geçirdi içinden Elif. Hızla koşarken koca bir duvara toslamış gibi hissetti. Çay bardağını iki avucuyla sıkıca tutup buz kesen ellerini ısıtmaya çalıştı. "Evet," dedi. "Son bir haftadır alışık olmadığımız bir rutinin içine çekildik sanırım. Ve haklısınız. Yaşımız olgunluk gerektirecek bir dönemde." Derin bir iç çekti. Aslında Elif'in niyeti kendisine yakıştıramadığı telefonla mesaj gelsin diye bekleyen genç kız hallerinden, bu aptal aşık heyecanından kurtulmaktı. Bir an önce uygun bir dille üzerine yapışan toz pembe dünyayı terk etmek istiyordu. Ve fakat nereden, nasıl başlayacağını kestiremiyordu her zamanki gibi. "Takdir edersiniz ki," dedi. "Sizi ancak bir haftadır tanıyorum. Hatta tanıyorum bile denemez. Ama sizin hakkınızda olumsuz bir düşüncem olduğundan değil. Beni yanlış anlamanızı istemem ama ben bulunduğum konumdan pek hoşnut olduğumu söyleyemeyeceğim.
Etrafımda bu kadar hızlı ve ani değişimler olurken ben onlara adapte olamıyorum. Birden sustu. Kanı içine çekildi sanki. İçi üşüdü, yüreği buz tuttu. Mustafa'nın ise kafasına balyoz düşmüştü, acısını kalbinde hissetmişti sanki. Kalbi cam gibi parçalanmış, kırıkları tenine batıyordu şimdi. İstenmiyordu. Son bir haftadır eritmek için can gücüyle çabaladığı buzdağına çarpmıştı yine, yeniden. Bu cümlelerin gidişatı pek hayırlı görünmüyor gibi. Gözlerini Elif'ten ayırmıştı. Artık ona bakması caiz değildi. Dibinde bir yudumluk çay kalan bardağına sabitledi bakışlarını. Yüzü bayramda harçlık alamamış bir çocuk gibi hüzünlendi. Elif konuşmasının etkilerini gözlemlemek için baktığı birkaç saniyelik bakışında Mustafa'nın o kemerli burnunun bile aşağı doğru süzüldüğünü söyleyebilirdi. Bir haftadır her harfinde gözlerinin yandığı, her kelimesinin kalbine istediği mesajları çeken adamı gördü o an karşısında. İçi acıdı. Bilmem dedi birden. Her şerde bir hayır vardır tabi. Yüzünün alışık olmadığı muzipçe bir gülümsemeyle karşılık verdi Elif. Amenna dedi Mustafa, içinde kıpırdayan yaprakların hışırtısı eşliğinde. Ben adı konulmamış gayrimeşru bir ilişki yaşamanın da, yaşıyor gibi olmanın da bu kısmı tam toparlayamamıştı Elif. Huzursuzluğunu yaşadığımızı düşünüyorum. Havada asılı kalan belirsizlik hali benim ne düşüneceğim, ne hissedeceğim konusunda ikilemde kalmama sebep oluyor. Aşina olmadığım, prosedürünü bilmediğim bir konumdayım. Kararsızlığımın sebeplerinden biri de bu sanırım. Mustafa hemen atladı. Haftaya evlenelim o zaman dedi. Hatta yarın bile olabilir. Yani sen müsaitsin tabii. Hazırlanabilir miyiz ki? Düğünü sonra yaparız. Güzel bir düğün olmalı. Kır düğünü mesela. Karşısındakinin henüz büyümemiş bir erkek çocuğu olduğunu hatırlayan Elif bu konuşmaya şaşırmamıştı aslında. Tanıdıkça daha da alışıyordu bu sabırsız, aceleci, patavatsız ve inadına sevimli adamın saçma hallerine. O kadar dedi. O kadar abartmasak şimdilik diyebildi ancak. Bu arada Mustafa unuttuğu bir şey hatırlamış gibi ani bir hareketle elini siyah ceketinin iç cebine soktu. Geçen sefer kızlarla beraber buluştukları gecenin sonunda eve dönüş yolunda açık gördüğü bir kuyumcu dükkanına girmiş ve bir yüzük seçmişti. Bir haftadır o yüzüğü ceketinin iç cebinde gezdiriyor, Elif'e çektiği her mesajdan sonra gidip gelip yüzüğüne bakıyordu. İşte o yüzüğü artık çıkartabileceğine karar verdi. Elif şaşkın hareketlerle onu izliyordu. Ne yapmaya çalıştığını tahmin etse de beyni yok artık, daha neler diye tepki vererek onu durduruyordu. Mustafa kahverengi deri kaplı kutuyu açtı ve Elif'e doğru uzattı. Kutunun içinde gerçek pırlanta olduğu parıltısından belli olan beyaz altından çemberiyle tek taş bir yüzük vardı. O zaman dedi Mustafa, o zaman güzel hanımefendi, benimle evlenmeyi kabul ettiğini ve bana bir söz borcunuzun olduğunu, sana ve seni gören herkese hatırlatacak olan bu yüzüğü kabul eder misiniz? Bu deli adam Elif'i ne kadar şaşırtabilirdi ki daha? Hayır, bir de Mustafa'yı elinde yüzükle gören işgüzar garsonlar mekanda çalan müziği Love Story ile değiştirmiş ve sesi daha da yükseltmişti. Ortamın ambiyansı değişmişti birden. Elif'in ise yüzü donup kalmıştı. Kalbinden boğazına, boğazından dilinin ucuna kadar çırpınan kelebekler nefes almasını zorlaştırıyordu. Bu çok güzel diye mırıldandı farkında olmadan. Mustafa'nın eli havada kaldı bir süre. Elif birkaç dakika sonra kendine geldiğinde çekingen ve korkak bir hareketle kutuya doğru uzandı. Eli titriyor olabilir miydi? Dokunduğunda kaybolacak bir sabun köpüğüydü sanki. Ya da parmaklarının ucundaki dikenlerine değip patlayacak bir balon. Kutuyu eline aldığında içindekinin cazibesine kapıldı hemen. Beyninde bir parçası bunu sakın kabul etme diye aykırsa da saniyeler geçtikçe daha cılız çıkıyordu sesi. Parmağına geçirmeye çekindi önce. Mustafa Elif'e dokunmaya kıyamadığı için sabırla bekliyordu yüzüğü takmasını.
Elif yüzüne yapışan ve engel olamadığı aptal aşık gülümsemesiyle birlikte yüzüğü aldı ve parmağına taktı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Bu kadar çabuk yelkenlerini indirdiğine ise hiç inanamıyordu. Kün feyekün diye teselli etti onu kalbinin en bilgi yanı. Kün feyekün. Gecenin devamında Mustafa düğün planları yaptı. Biraz saçmaladı, biraz çocuklaştı aşk mırıltılarının arasında. Elif sıkı sıkıya bağladığı kurallarının ipini hafifçe gevşetti o gece. Mustafa'nın çocuksuluğuna inat, anaçlık vardı Elif'in ruhunda. Dağılanları toparlamak hayat gayesiydi. Her ne kadar şu sıralar kendi dağınıklığını toparlayamıyor olsa da. Mustafa konuşurken arada sırada parmağını kızgın kor gibi yakan yüzüğüne bakıyor ve bu bir rüya olmalı, gerçek olamaz diye düşünüyordu. Gecenin sonunda nasıl bir işe kalkıştıklarından ve içine yuvarlana yuvarlana düştükleri bu yolda karşılarına çıkacaklardan habersiz aşk hummasına yakalanmış iki divane olarak ayrıldılar mekandan. Elif bu sefer Mustafa'nın onu gecenin bu saatinde tek gönderme endişesine anlayış göstermiş ve eve bırakma isteğini zoraki de olsa kabul etmişti. Apartmanın önüne geldiklerinde kızların salonun camına yapışmasını bekledi. Ama kızlardan kıpırtı yoktu. Buna memnun oldu. Yol boyunca bir türlü rahat edemediği, az yer kaplamak istercesine ya da her an kapıyı açıp atlayacakmış gibi yarım yamalak ve emanete unuturduğu arabada yol tarifi dışında başka bir muhabbet açılmamıştı. Mustafa anın tadını çıkarıyor, Elif ise sabırsızlık ve heyecan ile kendini bir an önce eve atmayı umuyordu. Arabadan inerken Mustafa "Teşekkür ederim" dedi, Elif'in soru sormasına fırsat bırakmadan. "Sadece teşekkür ederim." Evin kapısını Zehra açtı ve Elif'in yüzüne bile bakmadan "Hoş geldin, hadi içeri gir" dedi telaşla. İçeri girdiğinde kızların bilgisayarı televizyona bağlamış olduğunu gördü. Patlamış mısır, çerez, çikolata ve içecekler eşliğinde korku filmi gecesi yapıyorlardı. Hipnoz olmuş, titrek bir halde filmi izliyorlardı. Elif'in geldiğini fark etmemişlerdi bile. Elif kanepeye geçti ve hin bir tavırla Zehra'ya "Şu gofreti uzatır mısın?" dedi. Zehra dalgın hareketlerle gofreti uzattı. Sonra birden uykudan uyanmış gibi gözlerini kırparak Elif'in yüzüne baktı ve yine ani bir hareketle parmağındaki yüze odaklandı. Ve sesinin çıktığı en yüksek perdeden çığlık atmaya başladı. Korku filmi izlemenin verdiği dehşete Zehra'nın attığı çığlık da eklenince Esma ve Betül olduğu yerde havaya zıplayıp "Ne oldu, ne oluyor?" diye bağırmaya başladı telaşla. Zehra "Yüzeye bakın, inanamıyorum, kızımız bizden habersiz sözlenmiş ya, inanamıyorum" diye bağırışmaya devam etti. Kızlar şokun ilk etkisiyle "Allah cızırtını vermesin" diyerek ellerindeki yastıkları Zehra'ya attılar sinirle. Daha sonra ölümcül üçgenlerini oluşturarak Elif'i ortalarına aldılar. Merak ve heyecanla sorguya başladılar. Her ayrıntıyı öğrenmek istiyorlardı. Elif kızların ilik kurutan ve sabır sömüren meraklı sorgularının ardından yatsıyı zar zor kılıp kendini yatağa attı. Son bir defa daha parmağındaki yüzeye baktı. Gerçek olmayacak kadar güzel görünüyordu. Hala rüyada olduğunu ve her an uyanabileceğini ya da bir anda engel olamadıkları kötü şeylerin başlarına geleceğini düşünüyordu. Hiç inandırıcı gelmiyordu yaşadıkları. Uyumadan önce telefonu geldi aklına. Kızların kıskacında kalınca telefonu çantasından bile çıkarmayı unutmuştu. Koşa koşa telefonunu antredeki çantasından aldı ve yatağına geri döndü. Mustafa'dan gelen okunmamış bir mesaj olduğunu görünce kalbindeki kuş kıpır kıpır kanat çırpmaya başladı her zamanki gibi. Heyecanla mesajı okudu. "İyi geceler sözlüm." Elif yatağına gömülüp kısık bir sesle "İyi geceler" dedi utanarak. Mustafa'nın onu duyamayacağını bildiği halde. Ve o gün gelip çatmıştı. Evde tatlı bir telaş vardı. Kız istemeye gelinecek diye ev dip köşe temizlenmiş, ikramlık yiyecekler hazırlanmıştı. Kızların her biri ayrı uğraş içinde evde dört dönüyordu. Bu telaşenin ortasında kapı çalınca herkes birbirine "Bu kim şimdi?" dercesine bakışlar atmaya başladı.
İkindi saatinde kız istemeye gelinmezdi herhalde. O şaşkınlıkla kızlar oldukları yerde dona kalınca kapıyı Elif açmak zorunda kaldı. Kapıda bir kurye vardı ve elinde büyük bir kutu taşıyordu. Elif küçük siz misiniz diye sorarken sıcaktan bunaldığı halinden belli olan genç kurye alnında biriken terleri elindeki nemli mendille silmeye çalıştı. Evet, benim dedi Elif şaşkınlığını yüzüne yansımasına engel olamayarak. Şuraya TC kimlik numaranızı ve imzanızı atarsanız diye elindeki kağıdı uzatıp ilgili yeri parmağıyla işaret etti kurye. Şok anlarında donup kalmak gibi bir huyu olan Elif usulca imzasını attı ve kutuyu kendisine geldiğine inanmamış bir halde içeri aldı. Kurye işinin verdiği bezginlikten mi yoksa artık hareketleri otomatikleştiğinden midir bilinmez, hiçbir şey söylemeden hızlıca merdivenlere yöneldi. Bu sırada kızlar da Elif'in başına toplanmış hayret ifadesine bürünmüş suretleriyle kutuya bakıyorlardı alık alık. Elif açmak için eğildiğinde Zehra "Dur, açma, bombadır belki" diyerek kulağını kutuya dayadı. Tik tak sesi gelmiyor, içinde kımıldayan bir şey yok dedi kutuyu ileri geri iteklerken ve "Temiz, açabiliriz sanırım" diyerek Elif'e bomba teknikeri edasıyla tek eliyle işaret verdi. Esma mutfaktan küçük bir bıçak getirip Elif'e uzattı. Kutuyu açtıklarında gördükleri pofuduk bir hediye paketi ve üzerine iliştirilmiş bir nottu. "Bu gece bu kıyafeti giyersen beni çok mutlu etmiş olursun. Mustafa." Kızlar tek bir ağızdan çıkmışçasına senfonik seslerle şaşkınlık nidaları atıyorlardı. Elif şaşırmıştı. Öyle bir hediye beklemiyordu. Gerçi Mustafa'dan her an her şey beklemeye alışması gerektiğini de anlıyordu yavaş yavaş. Ama böyle jestlerle şımartılmaya alışık değildi. Ne kadar hoşuna gitse de kendini çok kaptırmaktan ya da bir anda boşluğa düşmekten ve bugünlerin bir heyecandan ibaret kalmasından korkuyordu. Aslında korktuğu o kadar çok şey vardı ki. Mustafa'nın korkusuz ve düşüncesiz tavrına inat o her olasılığı düşünüyor ve olmayan ya da olmayacak şeyler için bile endişe duyarak geçiriyordu günlerini. Yine de kendine engel olamadığı kıpırtılar vardı içinde. Heyecanla elleri titreyerek hediye paketini açtı. İçinden pudra renginde parlak bir kumaştan yapılmış, muhtemelen tafta, abiye bir kıyafet çıktı. Elbisenin etek uçlarından başlayan taşlarla süslenmiş bordo çiçek desenleri dağılarak ve azalarak beline kadar çıkıyordu. Belinde 3 kat kıvrımlı kalın bordo bir kuşak vardı. Üst kısmı sade, desensiz ve düzdü. Paketten bir de bordo ipek bir şal ve topuklu ayakkabı çıkmıştı. Ayakkabı numarasını nereden biliyor ki diye düşündü Elif. Mustafa'nın Esma'ya günler önce laf arasında sorduğunu hiç fark etmemişti bile. Kızlar kıyafete hayran kalmıştı. Elif fazla abartılı bulduğunu söyledi fakat onun da içi gitmişti elbiseye. Elif'in zevkine ve tarzına uygun seçilmiş, abartısız ama çok şık bir kıyafetti. "Ay ne romantik" diyerek dudağını büzdü Esma. "Çok güzel elbise. Yalnız ben eniştenin zevkine bayıldım. Tam senlik bir kıyafet seçmiş Elif abla." Gözlerini elbisen ayırmadan konuşuyordu Betül. "Hayır, insan bize de bir şeyler gönderir. Bu ne görgüsüzlüktür böyle. Bu evde giyinecek 3 kızın daha olduğunu bilmiyor mu acaba bu adam?" Zehra gerçekten sinirlenmiş, biraz da kıskanmıştı ablasını. Masumane bir kıskançlıktı onunkisi. Elif ablasını prensesler gibi giydirip yakışıklı beyaz prensine teslim etmek hiç içinden gelmiyordu. Son zamanlarında sırtını dayadığı en sağlam, en güvenilir, en dayanıklı ağaçtı Elif onun için. Ve onu kaybederse diye yüreğinde oluşacak boşluğun hüznü çöküyordu ruhunun tepesine. Zehra üzüntüsünü hırçınlık olarak dışa vurabiliyordu ancak. Başka türlü kendini ifade etmeyi bilmiyordu. "Hadi kızlar, herkes işinin başına. Şamata bitti" diyerek ellerini çırptı Elif. Zaten bu kız isteme muhabbeti oldukça germişti onu. Bir de bu kıyafet eklenince heyecanı kat kat artmıştı şimdi. Melek Hanım ve oğulları Fatih, Elif
Mustafa'nın kendisine bir anda uzattığı yüzüğü tufaya gelip parmağına taktıktan sonra ertesi gün Fatih'i arayıp durumu anlatma gereği hissetmişti. Anne babası trafik kazasında vefat ettikten sonra ve Elif daha mutasip bir hayat yaşamayı seçtikten sonra kendisiyle irtibatı kesmeyen ve ona sahip çıkan tek kişi amcası olmuştu. Hakan Bey çok dindar sayılmazdı. İslam'ın kurallarını kendi ihtiyaçlarına göre esneten Müslümanlardandı. Ama gerçekten İslam'ı yaşayanlara büyük saygı duyardı. Elif'i de ayrı severdi. Yetimliğinin de bunun etkisi vardı tabi. Amcası onu olmayan kızının yerine koyardı daha çok. Kuzeni Fatih askere gitmeden önce sık sık ziyaretlerine gelir, gelirken eli kolu erzak ve hediye dolu olurdu. Kızlara birer kırmızı gül, Zehra'ya özel ekstra çikolatalı pasta getirir der gelişinde. Bu yüzden kızlar da onu ayrı bir sever, abi gibi görürlerdi. Esma hariç. 3 yıl kadar önce Esma'yı bir gece ara sokakta üzerine yürüyen serserilerden kurtardığından beri Fatih'e farklı bir gözle bakar olmuştu. Önce hayranlıkla başlayan bu duygu değişimi zamanla platonik bir aşka dönüşmüştü. Kendi ürkek bakışlarını hapsettiği ve tek başına yaşadığı içe dönük, sessiz ve beklentisiz bir aşktı Esma'nınkisi. Bir ara Fatih'in sevgilisi olduğunu öğrendiğinde günlerce yatağından çıkartamamıştı kızlar onu. Askere gittiğinde 6 ay boyunca her gece su gibi gözyaşları akıtmıştı seccadesine. Sırf o sağ salim dönsün diyeydi bütün bu duaları. Karşılık beklemedi hiç. Fatih fit bir vücudu olan, kaliteli ve şık giyinen yakışıklı bir erkekti. 1.80 boyuyla heybetli bir görüntüsü vardı. Mizacı sert gibi görünse de kızlarla şakalaşmayı seven sıcakkanlı ve alaycı bir yapısı vardı. Gökyüzü mavisi gözlerine baktığında Esma kuş olup uçmak isterdi. Her gelişinde Fatih'e çaktırmadan kokusunu doya doya içine çekerdi. Özgürlük kokardı, aşk kokardı ve hatta baba kokusu vardı üzerinde. Bazen heybetli bir çınar ağacı gibi devleşir, bazen de kristal bir vazo gibi kırılgan ve narin gelirdi Fatih'in elleri Esma'ya. Askerden döndükten sonra bir hukuk bürosunda çalışmaya başlamış, işlerinin yoğunluğunu da bahane ederek ziyaretlerinin arasını iyice açmaya başlamıştı. Hakan amca ve Melek yenge içeri girince Elif ellerini öpüp salona buyur etti. Arkadan ağır aksak gelen Fatih'in eli kolu doluydu yine. Kızlar yardım için koştuğunda onlara sevimli bir selam verip elindekileri uzattı bezgince. Ve oflaya puflaya içeri girip kendini en yakın koltuğa deyim yerindeyse atıverdi. Melek yenge soluk bile almadan mutfağa geçip hazırlıkları kontrol etti. Fatih'in taşıdığı poşetlerden kendi hazırladığı ikramlıkları çıkardı özenle. Sonra Elif'i bir odaya çekip kısık sesle konuşmaya başladı. Hayırlı olsun güzel kızım. Amcanla inan çok sevindik, senin de mürüvvetini görmek nasip olacak bize. Sanki kimsenin bilmediği ve ülkelerin peşinde koştuğu çok gizli bir sır veriyormuş gibi tedirgin ve huzursuzdu. Konuşmasını toparlayamayacakmış gibi bir hisle devam ediyordu. Amcan seni ne çok sever bilirsin. Ben de severim tabii ki. Elimizde büyüdün. Önce Allah'ın, sonra da Sinan'la Burcu'nun bize emanetisin kızım sen. Gözleri nemlenmiş, sesi hafiften titremeye başlamıştı. Elinde sıkı sıkı tuttuğu para destesini Elif'in avucuna sıkıştırdı hızlıca. Amcan düğün hazırlıkların için bunu almanı istiyor. Gönül daha çok destek olalım isterdi. Kusurumuza bakma sen. Ama yine de eksiğim varsa ne zaman sıkışırsan sen beni çekinmeden ara. Biz arkandayız. Bunu unutma, tamam mı yavrum? Konuşmanın bu kısmına kadar kendini tutmayı başarmışsa da artık hıçkırıklarını boşaltmaya başlamıştı. Melek yenge duygusal, yardımsever ve sevecen bir kadındı. İçinde Allah korkusu ağır basar, yaratılmışlara zulmetmekten çok çekinirdi. Kendisi de öksüz büyüdüğü için Elif'in yetimliğinden de ayrıca etkilenirdi. Ama onunla ne zaman iletişim kurmaya çalışsa içindeki ağlama isteğini bastıramıyordu nedense. Elif parayı kabul etmemek için çabalasa da
yengesi bunu hakaret olarak algılayacaklarını ısrarla belirttiği için uysalca kendisine denileni yaptı. Elif için ne güzel tevafuktu ki Zehra o sırada odanın kapısını tıklatıp "Gelin kızımız, müsaitsen artık şu kıyafetini giydirelim de prensin gelmeden hazırlayalım seni" diye dalga geçer gibi bir ses tonuyla seslenmişti. Elif'e alenen şakalaşma etkisi bir tek Zehra'ya aitti şimdiye kadar ve şimdi yanına Mustafa da eklenecek gibi gözüküyordu. Yatsı ezanına yarım saat kadar sonra Mustafa "Hazırsanız biz geliyoruz" diye mesaj yazdı titreyen eliyle. 10 dakika içinde kapı çalındı. Elif sıtmaya tutulmuş, ateşli bir hasta gibi titremeye başladı. Esma bir bardak su getirerek sakinleştirmeye çalıştı onu. Betül kapıyı açtı. Zehra mutfakta böreklerden götürüyordu mideye. Kapının çalınmasını aldırmamıştı bile. Önce Hamza girdi içeri. Çekinik hareketlerle selam vererek elindeki içi çeşitli çikolatalarla doldurulmuş dev gümüş tepsiyi ilk önüne gelene uzattı. Kurtulmak istediği yereti bir yük gibi. Ardından Sümeyye abla girdi aceleyle. Onun elinde renkli alışveriş çantaları vardı. Çantaları elinden alan Betül'e tembihler gibi bir ses tonuyla "Bunları Mustafa size almış kızlar" dedi ve çantaların bir kısmını uzattı. Elinde kalan diğer çantaları da uzatırken "Bunlar da Elif içinmiş" dedi gayet gereksiz bulduğunu belli eden bir yüz ifadesi takınarak. En son Mustafa girdi içeri. Sünnet çocuğu gibi heyecan ve telaş karışımı bir hal vardı üzerinde. Yüzüne yapışan saçma bir gülümseme ve nereye koyacağını bilemediği eli kolu ile ağır iş adamı imajına derin çizikler atıyordu adeta. Elinde kocaman bir çiçek demeti ve yanında 3 küçük çiçek demeti daha vardı. Önce küçük demetleri Esma'ya uzatıp "Bunlar sizin için" dedi. Heyecandan nefes nefese kızık bir sesle konuşuyordu. Daha sonra büyük demeti uzattı. Bunun için açıklama yapmaya gerek duymadı. Tam Esma içeri gidecekken Mustafa ona cebinden çıkardığı bir mücevher kutusunu uzattı. Şaşkınlıkla bakıp kalan Esma'ya "Bunu da uygun zamanda ortaya çıkarmak üzere sana verebilir miyim?" "Ben kesin unuturum şimdi." Masum haliyle sormuştu. Esma merak dürtüsünü engel olamayarak kutuyu açtı ve "Çok güzelmiş" diye mırıldandı. Mustafa içeri geçerken onları salonun kapısından izleyen Fatih Esma'nın yanına gelip "Ne oldu? Bir sorun mu var?" diye sordu agresiflikle karışmış merak duygusuyla. "Bir şey yok. Mustafa enişte Elif ablaya hediye almış yine. Bence bu adam dünyalı değil ya da pek ayak uyduramamış erkek bedenine." "Nasıl yani?" dedi Fatih. "Erkek bedeninin nasıl varmış? Anlamadım ben." Anlamamazlığa verip Esma'nın ağzından laf almaya çalışıyordu. Aslında gayet iyi anlamıştı Fatih onun ne demek istediğini. Güzel hediyeler alıyor, romantik mesajlar çekiyor ve ilgisiyle Elif ablayı şımartıyor sürekli. Kadın ruhunun bir erkek vücudunda tezahürü gibi. Elif ablam bunu hak etti ama çok daha güzel günler görürler inşallah diyerek dertli bir nefes çekti içine Esma. "Sen erkek ruhunu tanıyor musun ki?" alaycı bir tavırla sormuştu Fatih. Tam Esma cevap verecekti ki Zehra aralarına usulca sokulup "Bir şey kaçırdın mı?" diye sordu kedi gibi gözlerini büyüterek. Daha bitmemiş olan lokmasını ağzında gevelerken "Neyse ben bunları içeri götüreyim" dedi. Fırsattan istifade eden Esma ve kaçar gibi Elif'in odasına doğru süzüldü koridorda. Elif odasında heyecanla sırasını beklerken içeriye kızlar giriyordu bir bir. Önce Betül elinde zor taşıdığı dev çikolata tepsisi ve parmaklarına saplara sıkıştırılmış hediye çantalarıyla geldi. Hemen ardından içeri giren Esma bir çiçek bahçesini kucağında getirmişti sanki. Son olarak eli boş olarak sinsice Zehra girdi odaya. Girer girmez çikolata öbeğine daldı ama Elif onu kibarca geri püskürttü. Betül elindeki hediye çantalarını kendilerine ait olanlarını açmaya çalışıyor bir yandan da. "Benim enişteye giderek kanım ısınıyor sanırım. Kızlar bunlar bizeymiş" diye kızlara hitaben konuşuyordu. Hediye paketlerinden yeşil, turkuaz ve pudra renkte 3 adet ipek şal çıkınca kızlar sevinçten diğer hediyeleri hatta içerideki misafirlere bile unutmuşlardı bir an. Fatih'in kapıyı çalmasıyla dünyaya döndüler. "Artık kahveleri hazırlasanız iyi olacak." "Hayır,
Kahve pişirmesini bilsem ben yapacaktım ama artık kusuruma bakmayın kızlar diye söylendi Fatih tarzı alaycı bir tavırla. Kızlar kahveleri yapmak için odadan söylenerek çıkınca Elif'in yanına bir iki adım attı Fatih. Bir süre elbisenin içinde heyecanla kıvrılan Elif'i süzdü sessizce. Çok güzel olmuşsun kuzen. Kapıyı açık bırakarak Elif'e doğru bir adım daha yaklaştı. Bugünlerin geleceğini hiç düşünmemiştim ben aslında. Seni severim bilirsin dedi. Kan bağım olan çoğu insandan daha çok sevdiğimi de bile söyleyebilirim. Kalp bağı kan bağından üstün oluyor bazen. Bir iç çekti ve Elif'in odasındaki sandalyeye oturdu. Aklındaki düşüncelerin ağırlığını taşıyamamıştı sanki o an. Senin mutlu olmanı herkesten çok isterim. Ama eğer o adam seni üzerse, ki bu hayatının hatası olur, ilk bana geleceksin kuzen. Ben hep yanındayım, bunu bil. Sesinde ve yüz ifadesinde beliren ciddiyet ve hüzün duygusunu hissetti Elif. Kendini biraz daha tutmasa omzunda hüngür hüngür ağlayacaktı neredeyse. Fatih ağlamaktan son anda kendini kurtarmış gibi burnunu çekip "Neyse, bu kadar duygusallaşmak yeter prenses. Bugün senin günün. Ben gideyim de kahveleri kontrol edeyim. Bu kızların bir işi doğru yapacağı yok. Bu arada sen kızları merak etme. Onlar bana emanet artık" dedi ve telaşla odada döne döne dışarı çıktı. Mutfağa geçen Fatih, Betül'ün kahve pişirdiğini, Esma'nın tepsiyle bardakları koyduğunu, Zehra'nınsa her zamanki gibi saçma espriler yaparak onları deli ettiğini gördü. Usulca Esma'nın kulağına eğilip "Bana seccade verir misin? İçeridekiler konuya geçmeden namazımı kılayım. Hazır abdestim varken" dedi kısık bir sesle. O anda Esma'nın kalbi hararet yapmış, kulaklarından duman çıkacaktı neredeyse. "Ben hemen içerideki odaya sereyim seccadeyi" dedi ve telaşla bardakları tepsiye koydu. Zehra'ya devam etmesini söyledi ve yan odaya geçti. Namaz kılıyor. Neden bunu yapıyor ki? Neden Esma'yı kendine bağlayacak hareketler yapıyordu? Neden bu kadar tatlıydı? Neden bu kadar yakışıklıydı? Ve neden bu kadar güzel kokuyordu? Ve neden bunların farkında değildi? Esma'nın hem canını yakıyordu hem de yaralarını sarıyordu aynı anda. Karşılıksız aşk böyle bir şeydi işte. Tavşan daha aşık olmuştu da habersizce heybetini sergiliyordu. Esma üzgün ve mutluydu. Çaresiz ve umutluydu. Kalbini de dizginlemeye çalıştığı aşkı şaha kalkmıştı yine. Namaz kılıyor dedi içinden. Namaz kılan erkek ne güzel baba olur. Fatih Esma'nın düşünceli bir halde seccadeyi serişini izliyordu, odanın girişinde durmuş. "Rahatsız mı ettim seni yoksa?" diye sordu. Esma yüzündeki endişe ve ciddiyetten habersizdi. "Yo, hayır, neden rahatsız olayım ki?" dedi yapmacık bir gülümsemeyle. "Namaz kıldığını bilmiyordum. Şaşırdım biraz sanırım." "Yeni sayılır" dedi Fatih. "Birkaç senedir ağır aksak kılmaya çalışıyordum zaten. Son bir senedir rayına oturttum, düzene soktum." "Ben de o tipi görmediğin için mi şaşırdın yoksa?" Yine alaycı bir tavırla bitirmişti cümlesini Fatih. Yapısı böyleydi. "Ne münasebet canım. Allah muvaffak etsin. Huzurundan ayırmasın" dedi Esma. Başını öne eğip Fatih'e bakmamaya çalışarak odanın çıkışına yöneldi. Tam çıkacakken Fatih önemsiz bir şeyler söyler gibi konuşmaya başladı. "Bizim şirketle görüştüm. Staj için. Benim asistanım olabileceğini söylediler. Tabii sana uyarsa." "Uyarsa mı? Ben sırf sen okuduğun için, sırf sana yakın olmak için, sırf senin soğuduğun dersliklerde nefes almak için bu bölümü yazdım. Haberin var mı senin?" demek istedi Esma o an. Onun yerine Fatih'in ilgisiz konuşmasına inat, hiç haberi olmayan bir mevzu açılmışçasına "Staj mı?" dedi. "Elif arayıp söylemişti. Haberin var sanıyordum" dedi Fatih. "Ah evet, aklımdan çıkmış. Telaşa çok olunca tabii. Özür dilerim" dedi Esma. "Farklı bir planın varsa benim için sorun olmaz." Gururundan ödün vermese de içten içe kırılmıştı Fatih de Esma'nın tavrına. "Yo, hayır" dedi Esma. "İstiyorum, yani teşekkür ederim." Esma kızarmıştı.
Kelimeleri toparlayamadı bir türlü. Aynı anda ruhuna bir o kadar uzak ama kalbinin içerisini dolduran bu adamın karşısında konuşabilmek çok zordu onun için. Fatih'le aynı yerde çalışacak olmanın heyecanı da eklenince dünyadan kopmuş bulutların üzerinde geziyor ve yukarıdan ikisine bakıyordu sanki. Bu bir rüya mı yoksa kurduğum hayallerden birinde miyim acaba diye düşündü. Çok fazla lafı uzatmadan koridorda kuş gibi seke seke kızların yanına geçti ve Zehra'dan kendisine bir çimdik atmasını istedi. Bu tür durumları fırsat bilen Zehra ne için olduğunu bile sormadan tırnaklarını batıra batıra çimdikledi Esma'yı. Fatih duymasın diye dişlerini sıkarak sessiz bir ah çeken Esma, Zehra'yı acıdan kaynaklı istemsiz bir hareketle kendinden uzağa etti. "Keşke Betül'e söyleseydim. Kızım ne hainmişsin sen de. Hıncım mı var bana?" dedi kolunu ovuştururken. Bu sırada içeridekiler tanışma faslını geçmiş ve günlük muhabbetlerini tüketmiş kahvelerini bekliyorlardı. Ara ara oluşan sessizliği bazen Hakan amca bozuyor, bazen Hamza bir şeyler atıyordu ortaya. Kadınlar sessizce koltuklarında oturuyor, sadece konuşulanları dinliyordu. Mustafa'nın gözü kapıdaydı geldiğinden beri. Elif'i henüz görmemişti ve merak ediyordu. Bu geceyi kazasız belasız atlatmak için içinden dualar ediyor, aynı zamanda da ağır iş adamı karakterine uygun olarak ciddiyetini koruyan bir yüz ifadesiyle bekliyordu. Ürkek ve acemi adımlarla girdi içeri Elif. Heyecanı elinde titreyen tepsiden belli oluyordu. Pudra elbisesinin içinde prenses gibi görünüyordu. Elbise bir beden büyük olmuştu. Ama bu bile güzel görünmesine engel olamamıştı. Kızlar başörtüsünü özenle yapmıştı. Yüzünde makyaj olmamasına rağmen pamuk gibi pürüzsüz beyaz teni ve zeytin karası gözleri iyice belirginleşmişti bordo ve pudra uyumlu kıyafetiyle. Elif'i topuklu ayakkabıyla ve uzun bir elbiseyle görmemiş olan Mustafa hayranlıkla izliyordu Yesrib kokulu yetimini. Elif sırayla kahveleri dağıtıp dikkatli adımlarla tekrar içeri geçti. Ayağındaki topuklularla yürümeye alışık olmadığı dengesini kaybetmeye meyilli adımlarından belli oluyordu. Herkes kahvesinden bir yudum aldı öpürdederek. Mustafa'nın kahvesinin tadı bir değişikti. İçinde tuz ve acı pul biber tadı vardı. Kızlar kapıda hainliklerinin sonucunu merakla bekliyorlardı gülüşerek. Elif kızlar kahve tepsisini eline tutturana kadar odasından çıkmadığı için bir şeyden haberi yoktu. Mustafa ağzına gelen acı tatlı ve tuzlu tatlarla aldırmadan bir dikişte içti kahvesini. "Seninle hayatın tüm tatlarına razıyım" der gibi. Zehra bu durumu Elif'e "Abla çok şanslısın. Eniştenin damak tadı berbat anlaşılan. Sen buna ne versen yer vallahi" diyerek yetiştirmişti. Neyse efendim. Gelişimizin sebebi belli. Kahvelerimiz de geldiğine göre çok fazla lafı uzatmadan konuya girelim en iyisi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Elif kızımızı Mustafa Bey oğlumuza istiyoruz diye söze başladı Hamza. Elif'in amcası lafı biraz uzatıp barın kırın ederek kızı vermeyecek gibi olduysa da sonunda gençler aralarında anlaşmış. Bize de hayırlısı olsun demek düşer bu saatten sonra. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin dedi mütebessim bir adayla. Kızlar özenle süsledikleri gümüş tepsinin içinde birbirine kırmızı kurdeleyle bağlı söz yüzüklerini getirdiler. Tepsinin içinde bir de kapağı açılmış, içinden pırlanta olduğu belli olan taşlı bir kolye gözüken mücevher kutusu vardı. Kurdelayı Hakan amca besmele ile kesmesiyle resmen sözlenmiş oldular. Ve amca dayanamayarak ömründe ilk ve son defa Elif'i alnından şefkatle öptü. Sırayla büyüklerin ellerini öptüler. Mustafa Esma'ya kolyeyi Elif'e takması için rica etti. Hangisi daha ışıltılıydı? Elif'in gözleri mi, pırlanta kolye mi bilemiyordu. Elif porselen bir oyuncak bebek gibi güzel ve kırılgan görünüyordu o akşam Mustafa'ya. Keşke seni omzuma yatırıp başını göğsüme gömebilseydim şu an. Mim durağında olduğundan habersiz Elif'in diye geçirdi içinden. Elif ise her karşılaşmalarında çocuklaşan bu deli adamı ilk defa bu kadar ciddi
ve ağırbaşlı haliyle görmüş ve içinde kor halinde kalan son heyecan kalıntıları da alev almıştı. Bu adamın her haline aşık olabilme potansiyeline sahipti. Her gördüğünde tekrar ve tekrar aynı heyecanla çırpınıyordu içindeki kuşlar. Elif'in topuklu ayakkabı giydiği haliyle omzuna ancak yetiştiği yapılı adam, siyah takım elbisesinin içindeki ağır ve vakur haliyle oldukça yakışıklı görünüyordu Elif'in gözüne. Bir ömür diye geçirdi içinden. Ben bu adama bir ömür doymam. Elif ve Mustafa çevrelerinde dönen olayların farkında bile değillerdi aslında. Sadece aynı ortamda bulunuyor olmanın tadını çıkartıyorlardı o an. Kaçamak bakışları ve düşünceleri birbirlerine kenetlenmişti. Kurşunla vurulan bir yalının ilk anki acıya olan işsizliği misali sevinç sarhoş olmuşlardı. Hayatlarının dönüm noktasında olduklarının farkında değillerdi ya da bundan o kadar memnunlardı ki umursamıyorlardı. İşte böyle dostlar. Günaydın sol yanım. Güneşi sana yolluyorum. Sabah namazından sonra Elif'e mesaj yazmak Mustafa için alışkanlık haline gelmişti son haftalarda. Böylece günü beraber karşılamış gibi hissediyordu. Başını omzuna gömüp beraberce güne başladıkları, sonra güneşi alıp gül kokusunun karanlık ve soğuk yüreğine asacağı günleri sabırsızlıkla bekliyordu. Bunca zamanlık uğraşına rağmen Elif'in ürkek, çekingen ve biraz da temkinli hallerini delik dahi açamasa da Mustafa ikisinin yerine de yaşıyordu bu duyguyu. Ve bundan pek şikayet ettiği de söylenemezdi aslında. Elif'in bu halleriydi onu kendisine bağlayan biraz da. En azından ters bir tepkiyle karşılaşmamıştı şimdiye kadar. Bu da Mustafa'ya cesaret veren başka bir durumdu. Gün içinde işlerinin yoğunluğundan fazla vakit ayıramasa da akşam olduğunda yarım kalmışlığı düşüyordu aklına. Sessiz, soğuk ve boş bir eve girmek bu kadar koymazdı eskiden olsa. Ama şimdi içeri girmek için evinin kapısını her açısında yalnızlığı bir tokat gibi çarpıyordu yüzüne. Günün hayrı ve bereketi üzerine olsun. Dualarımı sana yolluyorum diye karşılık verdi Elif mesajı. Başkalarının yanındayken ağır ve vakur ve hatta heybetli bir dağ gibi olan, kendi yanında ise çocuk gibi şımaran bu deli adama gittikçe daha çok alışıyordu. Adam farkında değildi belki. Ama Elif onun yanında küçük tavizler veriyor, yavaş yavaş düğümlerinden kurtuluyordu. Ve her defasında buz tutan kalbinin köşeleri eriyordu biraz daha. Şimdilik bu durumu kendi içinde yaşamayı tercih ediyor, adamın yanında hareketlerini ve duygularını dizginlemeye çalışıyordu. Kendisinin aşk oyunlarına çok fazla kaptırmış bir genç kız gibi gösterecek davranışlardan kaçıyor, utanılacak bir duruma düşmekten korkuyordu. En çok da içinde bulundukları güzel anların büyüsünü bozmaktan korkuyordu. Ne çok korktuğu şey vardı. Artık kendisinden bile korkar olmuştu. Kızlar bu dönemde vize ve final sınavlarının telaşesinde oldukları için ayak altında değillerdi pek. İşin eğlencesi ve alışverişi varsa ortaya çıkıyor, diğer zamanlarda ders çalışıyorlardı. Bu durum Elif'in hoşuna gidiyordu. Zaten 15 gün sonraya aldıkları nikah tarihinin heyecanından geceleri uyuyamayacak hale gelmişti. Mustafa'nın çocuksu telaşının da etkisi vardı huzursuzluğunda. Büyük ve şaşalı bir düğün yapmayı teklif etmişti önce deli adam. Elif uzun ikna mesajları sonunda sade bir nikah isteğini kabul ettirmişti. Fazla gösteriş ya da abartı olmadan sakince girmek istiyordu ömrünün kalanını geçireceği manevi dünya evine. Evlenmek fikri başlı başına bir sıkıntı verirken kalbine, bir de o günün heyecanını kaldıramazdı bedeni ve ruhu. Hem dünyada o kadar aç insan varken bir gün için su gibi para harcamak Elif'in mantığının almadığı bir durumdu. Yemekli düğün sünnettir, bari yemekli olsun diyerek yüzünü düşüren Mustafa'ya o gün için kuru erzak dağıtabiliriz ya da bir yardım kuruluşuna denk miktarda para yatırabiliriz.
Eminim sünnet sevabı alırız böyle de. Zaten tok gelecek insanların burun kıvırıp tabakta bırakacağı yemeklerin vebalini ödemekten iyidir sanırım diyerek her zamanki gibi mantığıyla onu yenmişti. Bir tek gelinlik fikrinden vazgeçirememişti adamı. Sonradan pişman olacağım bir kararın parçası olamam. Gelinlik her genç kızın hakkı ve hayalidir. Sen farkında olmayabilirsin ama bu senin için de geçerli küçük hanım. İleride gelinlik giyen kızları gördükçe senin canın yanar, ben üzülürüm. Hem nikahtan sonra durumu olmayan genç bir çifte veririz gelinliği. Zekatını da vermiş oluruz böylece, demiş ve devam ettirdiği inadı ve ısrarıyla bu akıl mücadelesini kazanmıştı. Tabi kızlar da bu durumdan faydalanmış ve terzide kendilerine nikah için elbise diktirmişlerdi enişte sponsorluğunda. Davetiye için vakit kısıtlı diye gazeteye ilan vermeyi teklif etmişti Mustafa. Bütün ülkeyi düğüne çağırmak gibi bir niyeti vardı belli ki. Adamın bu çırpınışlarındaki en önemli neden yetiminin feri sönmüş gözlerine ışıltı getirmek, onun mutlu olduğunu görmekti aslında. Ömrü boyunca para sıkıntısı yaşamadığı için işin maddi boyutunu düşünmek aklına gelmiyordu genelde. Elif ise kıt kanaat geçinerek büyümüştü. Onu büyüten ailesi gezmeyi, eğlenmeyi ve içmeyi çok severdi. Bu yüzden resmiyette nüfuslarında kızları görünen ama gerçekte daha çok bakmakla yükümlü oldukları bir yetim gibi gördükleri Elif'e kendisine yetecek kadar para ayırırlar, gerisini zevkleri için harcarlardı. Elif, kan bağının olmadığı gerçeğini her fırsatta içine hançerlediği bu insanlara karşı yabancılık hissiyle dolu olduğu için fazlasını isteyemez, payına razı olurdu. Ailesini trafik kazasında kaybettikten sonra kreşten gelen maaşı ve ailesinden kalan emekli maaşı ile biraz daha rahatlasa da kızlar hayatına girdikten sonra yokluğu beraber yaşayarak tecrübe etmişlerdi. Tutumlu olmak ruhunda vardı Elif'in. Duygularını bile israf etmemek için çabalaması da bundan da belki de. Kızların son sınavları da o gün itibariyle bitmiş, nikah 10 günden az kalmıştı. Bunu kutlama amaçlı olarak güzel bir çay demlenmiş, yanına pasta, börek ve salata yapılmıştı. Bilgisayarı televizyona bağlayıp film izleyen kızlar kendi çaplarında eğleniyorlardı. Kapının çalmasıyla irkilip birbirlerine ters bakış atmışlardı. Enişteleri sağ olsun son zamanlarda kargocularla "TC'ye gerek yok abla, biz doldururuz" diyecek kadar ahbaplık seviyesine kadar ilerlemişlerdi. Elif'e gelen hediyelerin yanında kızların da gönlünü alacak jestler gönderiyordu Allah'tan. Yıllardır Fatih'in dışında pek ziyaretçileri olmayan ev hanesi için artık kapının çalması olağan bir hal almış, kapıyı açmak için üşenme rahatlığına geçmişlerdi son günlerde. Elif, bu şafakla bir de ben mi kapıyı açacağım mahiyetindeki serzenişleriyle birlikte kapıyı açtı. Karşısında özenle bukle yapılmış sarı saçları, yüz hatlarını belirginleştiren ağır makyajı ile alımlı bir kadın bulunca şaşırdı. Kadın giydiği kısa, sarı elbisesiyle kombinlediği siyah beyaz çizgili ceketi, tasarım ürünü olduğu şeklinden belli olan siyah topuklu ayakkabıları ve iddialı fiziğiyle moda defilesine giderken yanlışlıkla kapılarını çalmış bir manken gibiydi. Tek elini havaya kaldırıp yüzünü buruşturarak "Elif küçüğü arıyorum" dedi. Sesinde gömülü küstahlık soğuk rüzgar gibi esti evin içinde. "Buyurun, Elif küçük benim" diyebildi ancak. Kadın gözlerini kısarak iğrenir gibi bir yüz ifadesiyle Elif'i süzdü baştan aşağıya. Davet beklemeden içeri doğru yöneldi. Salona geçerken eşyalara değmemek için özenir bir halde vücudunu sağa sola doğru büküyordu. İçeri girince eşyaları incelemek için kapıda birkaç dakika durdu ve histerik bir kahkaha attı. Kızlar ne olduğunu anlayamamışlardı. Sesin geldiği yöne doğru çevirdiler bakışlarını istemsizce. Kadın kendisini şaşkınca takip eden Elif'e döndü. "Mustafa'nın seninle evleneceğine inanmak imkansız şekerim. Ben seni evime hizmetli diye bile almazdım. Anlamıyorum. Senin gibi alelade pejmürde bir kızda ne buluyor? Hayır, biraz güzel olsan belki anlayacağım ama bu çocuğa ne yapıyorsunuz? Büyü mü?" Konuşmasını aşağılamayla başlayıp hesap sorar gibi bitirmişti.
Elif şok anlarındaki durgunluğunu üzerinden atamıyordu. Zaten bu tür küstahlıklara verecek cevabı yoktu heybesinde. Şaşkınlıktan yüzü gerilmişti. Tam ağzını açacaktı ki kızların kadına doğru ayaklandığını görünce onları sakinleştirmek için işaret etti sadece. Kadın küçük bir duraksamadan sonra Elif'in konuşmasına da fırsat vermeden devam etti. Bak şekerim, sen Mustafa'nın dengi değilsin. Olamazsın da. Yol yakınken vazgeç, kendini kurtar. Seni kendime rakip olarak görmesem bile sana acıdığım için uyarıyorum. Bu sınıf atlama sevdasından vazgeç. Sen Mustafa'nın evinin hizmetçisi bile olamazsın. Ne diyorlardı avam dilde, dedi ve tek elini havaya kaldırıp şeyi yakalamak ister gibi bir hareket yaptı. Onu sana yar etmem. Ben Hancıoğullarının kızı Feyza Hancıoğlu'yum. Bugüne kadar her istediğimi elde ettim ve inan bana senin gibi diyerek Elif'e doğru dudak bükerek baktı ve devam etti. Bir kez bana ezmekten hiç de çekinmeyeceğim. Aklın varsa ayağımın altından çekilirsin dedi ve konuşmasını bir anda bitirdi. Feyza, Mustafa ile bazı konularda iş ortaklıkları olan aile dostlarının kızıydı. Onu gençlik yıllarından beri tanırdı. Hiç ilgisini çekemese de içten içe ondan hoşlanırdı. Deniz'le evlenince ümidini yitirip birkaç kez başka erkeklerle evlenmiş ama kalbindeki boşluğu dolduramamıştı. Deniz vefat ettiği sırada 3. eşiyle evliydi. O sıralar Mustafa'yı arkadaşla teselli etmeye çalışırken içindeki karşılıksız aşk tekrar canlanmıştı. Birkaç sene içinde eşinden boşanmış ve tüm ilgisini Mustafa'ya yoğunlaştırmıştı. Fakat bu sırada adamın dine döneceği tutmuştu. Elinden geldiğince yakınında kalıp dikkatini çekmek için babasından işleri bile devralmıştı. Ama henüz bir ilerleme kaydedebildiği söylenemezdi. Ama yine de bir ümidi vardı. Şimdi bu Elif denen pejmurde kasaba kızıyla evlenirse tekrar başa saracak, onca çabası heba olacaktı. İşte buna izin vermeye hiç niyeti yoktu. Kadın konuşması bitince içeri girdiği gibi bir anda evin çıkışına yöneldi. Elif donup kalmışsa da kızlar hiddetlenerek kadının arkasından koştular. Kapıda hazır bekleyen korumanın belindeki silahı kibarca işaret etmesi üzerine bir adım geri çekilip arkasından bağırmakla yetindiler. Kadın onlara hiç aldırmadan şoföre "Arabayı çalıştır çabuk. Daha fazla burada kalmak istemiyorum" dedi ve son model arabasının arka koltuğuna geçti. Kızlar sinirle ve söylenerek içeri geri döndüklerinde Elif lavaboda abdest alıyordu. Kızlar bağıra çağıra durum tartışması yaparken Elif sessizce odasına geçmiş, Kur'an'ını açmıştı. Yanağından süzülen ılık gözyaşları sayfaları ıslatırken o da derdini en yakınına, Rabbine iletiyordu. Böyle bir olay yaşayacağını hissediyordu. Uçtuğu semalardan kendisini dünyaya geri getirecek bir deprem bekliyordu aslında. Ama bu kadar canının yanacağını düşünmüyordu. Her olasılığı düşünen ihtiyatlı Elif çok büyük bir hata yapmıştı. Kendisini bu prenses masalına hesap ettiğinden çok daha fazla kaptırmıştı. Ve şimdi uçurumun kenarında durmuş, avucunun içinde kıvranan kaygan bir balığı tutmaya çalışıyormuş gibi hissediyordu. Kızlar karavana bir şekilde boşluğa söverken aralarında en mantıklı ve aynı zamanda agresif karaktere sahip olan Betül çoktan Mustafa'yı aramıştı. İş yerinin adresini öğrenmiş ve müsaitse yarım saat içinde orada olacaklarını söyleyip onay alınca da detaya girmeden kapatmıştı. Sessiz sedasız hazırlanıp evden çıkmıştı kızlar. Yarım saat içinde Mustafa'nın sekreterinin olduğu kısma kadar gelebilmişlerdi. İçeride başka bir görüşme olduğu için bekleme kısmında kuzu gibi oturuyorlardı. İş yerinin gösterişli ve devasa bir yer oluşu işlerinde köpüren hırsı hayretle örtmüştü. Biraz da bu yüzden en masum halleriyle bekliyorlardı sıralarını. Sekreter kendilerine odaya geçebileceklerini haber verdiğinde gelme sebeplerini hatırlamış ve tekrar öfkelenmişlerdi. Zehra sağ elini yumruk yapmış, kendisini zor tutuyordu. Esma'nın gözleri dolmuş, ağlamaya meyilli bir hal içindeydi. Aralarında kendine az da olsa hakim olan tek kişi Betül'dü
ve konuşmaya başladı. Sizi bunca işinizin gücünüzün arasında bu şekilde aniden rahatsız etmek istemezdik. Ama kusurumuza bakmayın artık. Ne demek kızlar, size her zaman açık bu kapı. Fakat bu kadar ani ve acil olan ziyaretinizin bir sebebi var mı merak ettim doğrusu. Mustafa bu sırada eline iş telefonunu almış, kızlara ne içersiniz diye sormuştu. Kızların bir şey istemeyen sert tepkilerini görünce "Kızım sen bize 4 şekerli kahve getir. Yanında da ikramlık çikolatalardan bol koysunlar" dedi Zehra'ya doğru gülümseyerek. Normalde bu hareketi oldukça sevimli bulacak olan Zehra'nın yumuşamaya hiç niyeti yoktu. Soluk alışı bile olağandan sık ve kesikti. Betül fırsat beklemeden konuşmasına devam etti. "Bugün evimizi Feyza Hancıoğlu ziyaret etti" dedi ve durdu. Hakaret ya da argo kelime içermeden durumu nasıl anlatacağını düşündü. Ve devam etti. "Elif ablama hakaretler yağdırdı. Mustafa seni değil koynuna, evine hizmetçi diye bile almaz" dedi. "Yol yakınken bu sevdadan vazgeç" dedi ve daha bir sürü hakaret ve aşağılayıcı cümleler kurdu. Elif ablam kendisini odasına kapattı ve biz de bu durumdan endişelendiğimiz için buraya gelip olayı sana anlatmayı uygun bulduk. Mustafa şaşırmıştı. Hem de çok şaşırmıştı. Feyza aile dostları, iş ortaklarıydı. Ama neden Elif'e gitsin ki? Neden hakaret etsin ki? Onu nereden ilgilendiriyor bu konu? Mustafa'nın damarlarındaki kan beynine kızgın lav misali akın ediyor, sinir sistemi hararet yapıyordu o an. "Ciddi misiniz siz? Yoksa bana şaka mı yapıyorsunuz? Aklım mantığım almıyor böyle bir şey" dedi. Kendi kendine söyleniyordu aslında. Kızlara değildi tepkisi. İçinde bulunduğu duruma inanamamasındandı. Vücudunun kasıldığını, kaslarının gerildiğini hissetti. Kızlar sepetlerindeki zehir ve öfkeyi akıttılar 20 dakika boyunca. Mustafa gereğini yapacağını söyleyerek uğurladı onları. Aklında deli tilkiler tavşan görmüşçesine 4 nala koşuyordu. Kızlar ofisin kapısından çıkar çıkmaz sekreterini çağırdı. "Feyza Hancıoğlu ile 1 saat içinde bir görüşme ayarlıyorsun" dedi. "Bugünlük bütün görüşmelerimi iptal et ve beni en kısa zamanda bilgilendir." Ne düşüneceğini bilemiyordu. Feyza kimdi? Onun eş olarak seçtiği kişiye karışma hakkını kendinde nasıl bulmuştu? Peki Elif? O ne hissediyordu şimdi? Feyza ile görüşüp konuşmadan Elif'i aramamaya karar vermişti. Durumu net bir şekilde anlaması gerekiyordu. Sekreteri Feyza Hanım'ın yarım saat içinde geleceğini bildirdi. O gelene kadar ofisin penceresinden dışarı bakıp debdebeli şehir hayatı manzarası eşliğinde düşüncelere daldı. İzin isteyen sekreterinin sesiyle kendine geldi. Beklediği konuk gelmişti. "İçeri al" dedi. Öfkesini dizginlemeye çalışıyordu. Feyza içeri alımlı ve şu adımlarla girdi. Üzerinde göğüslerini ön plana çıkartacak kadar dar, dizlerinden yukarıda biten kısa bir elbise vardı. Yüzündeki ağır makyaj ve özenle yaptığı saçları ile küçük kızların oynadığı oyuncak Barbie bebeklere benziyordu. O kadar yapmacıktı. Mustafa yıllardır kafasını kaldırıp da bu kadına karşı cins gözüyle bakmadığını fark etti. İyi ki de bakmamıştı. Feyza'nın tedirgin hali şaşkın ve meraklı bakışlarından anlaşılıyordu. "Hayırdır Mustafa'cığım, bir sorun mu var?" dedi. Deri koltuğa yumuşak ve asil bir şekilde otururken. "Hayır mı? Ben de merak ediyorum Feyza. Bugün nişanlımın evini ziyaret ettiğini öğrendim. Maksadın neydi anlamak istiyorum." Mustafa kendini kontrol etmeye çalışsa da irileşen gözleri, şişen burun delikleri, yumruk yaptığı eli ve ses tonu duygularını ele veriyordu. "Hemen de yetiştirdim o sümsük" dedi. "Dikkat et" dedi Mustafa. "Sümsük diye nitelendirdiğin kişi benim evleneceğim insan." "Pardon" dedi Feyza. "Ağzımdan kaçtı. Ben sadece tebrik etmek istemiştim. Ama Mustafa'cığım kabul et. O kız pek de sana göre değil." Mustafa iyice sinirlenmişti. "Ben 40 yaşımı devirmiş bir insanım Feyza. Evleneceğim kızı seçerken senden fikir alacak değilim. Hem sen benim hayatımda hangi konumda olduğunu sanıyorsun? Bu özgüvenin nereden geliyor?" Mustafa'nın dedi kontrolden çıkmak üzereydi. Feyza yıllardır tanıdığı bu adamın ilk defa
bu kadar gözü kara ve öfkeli haline tanıklık ediyordu. "Tamam Mustafa, sakin ol," dedi. "Biliyorsun ki ben seni yıllardır tanırım. Aile dostuyuz biz. Seni dün tanıştığım bir kızdan daha iyi bilirim haliyle. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Son yıllarda iyice hayattan koptun. Kafan karışık. Yanlış bir kararla kendine zarar vermeni istemiyorum. O kadar." "Şimdi de benim akıl sağlığımı mı küçümsüyorsun? Anlamıyorum," dedi Mustafa. "Neyin kafasındasın sen?" Feyza ağzını açacak gibi olduysa da elinin hareketleriyle onu susturdu. Her kelimesinden leş kokulu, kibir yayılan cümlelere daha fazla tahammül edemeyecekti. Ve konuşmaya başladı Mustafa. "Şirketinizde olan ortaklık anlaşmalarımızın hepsini feshediyorum," dedi. "Anlaşmalardan doğacak tüm zararlar benim şirketim tarafından ödenecektir. Maksadım sizi mağdur etmek değil. Eşim olacak hanıma tahammülü olmayan, verdiğim kararlara saygı duymayan insanlara gösterecek gram müsamaham yok bu saatten sonra," dedi ve artık çıkma vakti geldiğini belli eder gibi masasından kalktı ve yüzünü pencereye çevirdi. "Nasıl olur Mustafa? Ne saçmalıyorsun sen?" dedi Feyza. "Onca yılında mı hatırı yok? Bir Kezban için değer mi bu yaptıklarına? Babama ne diyeceğim ben?" Mustafa sert bir hareketle Feyza'ya doğru döndü ve bir adım atarak ona doğru yaklaştı. İşaret parmağını kadına doğru uzatıp kafasını hafifçe eğdi. "Hala hakaret ediyorsun," dedi. "Ben o Kezban dediğin kızın gözlerinden akacak bir damla yaş için dünyayı yakarım. Saçının bir teline ömrümü veririm, anlıyor musun beni? Babana durumu izah edemezsen gerekli açıklamayı ben yapabilirim. Ama bunun pek hoşuna gideceğini sanmıyorum. Şimdi müsaadenle işlerim var," dedi ve kadına kapıyı işaret etti. Feyza hayatı boyunca bu kadar aşağılandığını hatırlamıyordu. Hem de sıradan, basit ve çirkin bir kız için. İş anlaşmaları Mustafa ile kalan son bağlantısıydı ve bunu kaybetmişti. Bütün öfkesiyle Elif'e kanalize olmuş bir şekilde daha fazla konuşmadan hışımla odayı terk etti. Yenilgiyi kabul ettiğinden değildi suskunluğu. Güç toplamak ve plan yapmak içindi sadece. Mustafa o gün akşama kadar Elif'e ulaşmaya çalıştı. Ama telefonlarını açmıyor, mesajlarına cevap vermiyordu. Kızları aradığında odadan çıkmadığını söylediler. Evine gidip konuşmaya düşünse de vazgeçti. Bunun dinen caiz olmadığını biliyordu. Ama onu engelleyen asıl duygu yesrib kokulu yetimini üzgün bir halde görmeye dayanamayacak olmasıydı. Elif, lam, mim. İşte böyle anlatılmaz haldeyim. Ömrümün ikindi vaktindeyim. Kendimden hicret ettim de sana doğru gelmekteyim. Ne olur bırakma beni yalnızlığımın ellerine. Sen ensarım ol, ben senin muhacirin. Elif bu mesajı defalarca okudu. Sonra aldı telefonu, kalbine bastırdı. Kelimeler kalbine iyice bassın diye. Güzel bir kız değildi. Kendine bakım yapmak 40 yıl düşünse bile aklına gelmezdi. Giydiği kıyafetler kendisi kadar iddiasızdı. Ama Mustafa yakışıklıydı, maddi durumu iyiydi. Bir kadını kalbi taştan bile olsa etkileyecek kadar kadın ruhundan anlıyordu. Bir dağ gibi heybetli, bir çınar gibi güven verici, bir elmas gibi ışıltılı ve güzeldi. O kız haklıydı. Elif ona hiçbir zaman yetmezdi. Biraz da bu yüzden belki de hiç inandırıcı gelmiyordu yaşadıkları. Mustafa'nın ona olan sevgisinin sonu önce yağıp gürleyen, sonra birden kaybolan yaz yağmurları gibi olacaktı. Keşke sol yanı bu kadar acımasaydı. Keşke kendini bu kadar kaptırmasaydı. Keşke en başından. Ama iyi kilerle başlayan cümleleri de vardı terazinin diğer kefesinde. Kalbine sokarcasına bastırdı, telefonu şahitti iyi kilerine. Parmağındaki yüzük şahitti. Elif kendi elleriyle kazıdığı arafta nefessiz kalmıştı yine. "Lütfen," diyordu Mustafa mesajda. "Lütfen benden kendini esirgeme. Sen böyle yapınca ben nefes alamıyorum. Dünya kararıyor. Önümü göremiyorum. Her şey kayıp gidiyor ellerimden sanki. Tutamıyorum. Seni anlıyorum ve hak veriyorum. Ama ne olur bu mim'in Elif'i ol yine ve bana ses ver."
Elif derin bir nefes aldı. Seccadesinden kalkıp yatağına oturdu ve telefonun ekranına dokundu. Beni anlaman için benim ayağımı acıtan ayakkabıları giymen lazım. Geçtiğim yollardaki dikenlere basa basa yürümen lazım. Ama ne yazık ki ne benim ayakkabılarım sana olur ne seninkiler bana. Mustafa'nın içi rahatlamıştı. En azından bir hayat belirtisi göstermişti kendisini hala kum tanesi zanneden siyah incisi. Sonrasında Elif bütün geceyi tek başına geçirmiş, sabah önceki gün hiç yaşanmamış gibi odasından çıkıp kahvaltı için poğaça hamuru hazırlamıştı. Kızlar da bunun üzerine ablalarının üstüne gitmemeye karar vermiş ve ona ayak uydurmaya başlamışlardı. Beraber sessizlik ve dinginlik içerisinde bir kahvaltı yapmışlar ve evi toplama işlerine gitmek için odalara dağılmışlardı. O sırada Elif'in telefonu çaldı. Mustafa olma ihtimaline karşı kalbi küt küt atan Elif, ekranda Sümeyye ablanın ismini görünce hem rahatlamış hem de biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Akşamki sohbeti hatırlatan ve namazdan sonra kızlarla beraber gitmek için kabulleşilen kısa bir konuşmanın ardından telefonu kapattılar. Düğün telaşı ve kızların sınavları derken haftalık gittiği sohbeti iyice ihmal eden Elif'in bu sefer Sümeyye ablaya sunacağı bir bahanesi kalmamıştı ki o da bahane kabul etmeyeceğini en baştan belirtmişti. Hem inzivaya çekildiği için uzun aradan sonra bu perşembe gecesi cuma sohbetine gelecek olan üstadın bal damlayan muhabbetini kaçırmak da büyük eksiklik olurdu. Zaten gece yazdığı mesajdan sonra Mustafa kendisini bir daha aramamıştı. Arada kalbine pişmanlık kıvılcımları düşüp içini yakıyor, elinde zor tuttuğu balığın kayıp gitmesinden korkuyordu bir yandan da. Akşama kadar evin işleriyle uyandılar. Epeydir evi de ihmal etmişlerdi. Akşam namazından sonra Sümeyye abla gelmiş, kızları ve Elif'i alarak arabası ile sohbetin yapılacağı camiye kadar getirmişti. Cemaat yatsı namazını kıldıktan sonra üstad kürsüye çıkmış ve konuşmaya başlamıştı. Kadınların olduğu bölüm caminin üst katındaydı. Kadınlar erkeklerin olduğu bölümü görse de erkeklerin onları göremeyeceği şekilde dizayn edilmiş bir asma kattaydılar. Elif ve Sümeyye abla ön sırada sohbeti dinlerken kızlar arka saflarda kalmayı tercih etmişlerdi. Bir ara Sümeyye abla Elif'i dürterek "Benim gözlerim görmüyor kuzum. Bir bakıversene, bizim Hamza Efendi oralarda mı? Haberleşemedik de bir türlü. Yetişebildim mi merak ediyorum" dedi. Elif gözleriyle erkeklerin içinde Hamza'yı ararken en ön safta onu gördü. İçinden sıcak lavların aktığını hissetti ve nefesi boğazında takılıp kaldı bir an. Mustafa izlendiğinden habersiz huşu içinde üstadı dinliyordu. Sık sık derin nefesler çekiyordu içine. Dünyanın yükü omuzlarındaymış gibi iki büklüm oturarak. Bazen onaylar gibi başını aşağı yukarı hafifçe sallıyordu. Ama konuşmanın büyük bir kısmını gözleri önündeki halıya sabitlenmiş bir şekilde teslimiyetle dinlemişti. Bir adama kaç defa aşık olunabilirdi ki? Başkalarının yanındaki ağır ve oturaklı haline, kendi yanında masum bir çocuk cismine bürünen haline ve şimdi de camide sakin ve sessiz bir kabullenişle nasihat dinleyen haline. Aslında Elif bu adamı zümrüt yeşili gözlerini kaplayan o siyah kıvrık kirpiklerinin uçlarına kadar seviyordu. Bunu kabullenmek istemese de Mustafa'ya baktığı her saniye kalbine mıh gibi işleniyordu bu duygu. Üstad bir ara sohbet verdiği cemaati süzdü. Başı öne eğik olan Mustafa'ya takıldı gözleri birkaç saniye. Ama kimse fark etmedi bunu. Sonra memnun olmuş bir yüz ifadesiyle devam etti konuşmasına. "Görüyorum ki" dedi. "Görüyorum ki cemaatimizde genç kardeşlerim çoğunlukta bu akşam. Hala. Gençler, size peygamberden getirdiğim bir tavsiyem var. Evlenin. Evlenin ve dininizi tamamlayın. Eğer evliyseniz eşlerinize karşı yumuşak ve güler yüzlü olun. Onların değerini bilin. Eşleriniz sizin cennet anahtarınızdır. Unutmayın."
onların gönlünü hoş tutun. Kalplerini kırmayın. Allah'a en sevimli görünen kullardan bir kısmı da eşlerinin rızasını kazananlardır. Eğer evli değilseniz durumu olanlar evlenmekte acele etsinler. Böyle tembihliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir tüyo daha veriyor. Neydi o tüyo? Beraber hatırlayalım mı? Diyerek işaret parmağını hafifçe ıslattı diliyle ve önündeki kitabın sayfalarını karıştırmaya başladı. Bir sayfada durdu ve önce Arapçasını okuduğu hadisi sonra mealen çevirisini yaptı. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'ını anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, güzellikleri sebebiyle kadınlarla evlenmeyin. Çünkü güzelliklerinin onları alçaltılacağından korkulur. Onlarla mal ve mülkleri sebebiyle de evlenmeyin. Zira mal ve mülkün onları azdıracağından korkulur. Fakat onlarla diyaneti esas alarak evlenin. Yemin olsun burnu kesik, kulağı delik siyahi dindar bir köle eftaldir. İşte böyle. İşte böyle dedi. Son zamanlarda üzülerek tanık oluyorum ki evlilikler bir hiç uğruna, sudan sebeplerle sona eriyor. Bunun en önemli nedeni evlenmek için yanlış kriterleri hareket etmemiz. Bir diğer nedeni ise sabırsızlık kardeşim. Ahir zaman ümmeti olarak artık imtihanlarımıza tahammülsüz olduk. En küçük kıvılcımda aile saadetimizi yakıyoruz. Yapmayın kardeşlerim. Beyler, size sesleniyorum. Aile hayatınızda peygamberi kendinize kıstas olarak alın. Hanımlarınıza ev işlerinde yardım edin. Onlara eziyet etmeyin. Gönüllerini hoş tutun. Mutlu bir anne, mutlu büyüyen çocuklar demektir. Bunu unutmayın. Hanım kardeşlerim, sizler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanla yola çıktığı zaman bütün gününü avluda güneşin altında geçiren ve sorulduğunda Hazreti Muhammed yolda güneş altında ilerlerken benim gönlüm serin gölgede durmaktan razı olmuyor diyen Hazreti Hatice'ye örnek alın. Hani Cebrail aleyhisselam ona Rabbinin selamını iletmişti. İyi bir eş olmak bu kadar güzeldir işte. Beylerinize karşı empati kurmayı deneyin. Sevgi yemek ister, fedakarlık ister. Hayat lay lay lomdan ibaret değildir. Sıkıntılara beraber göğüs gereceksiniz ki birbirinize eş, yaren olasınız. İlk imtihanda kaybetmeyin hemen gençler. İlk çatırtıda yıkmayın yuvalarınızı. Evlenmekte acele edin ama yuvayı bozarken 1000 kere düşünün. Üstad konuşmasına devam ederken Elif ve Mustafa çoktan dalmışlardı kendi iç hesaplaşmalarına. Ruhları birbirine çok yakın seyretse de iki ayrı dünyalardı yine. Sohbet bittiğinde herkes camiden ayrılmak için kapıya doğru yöneldiği vakit Mustafa Üstad'a doğru soran gözlerle yaklaştı. Üstad, davetini aldım Mustafa'm. Dini nikahınızda ben de bulunmak isterim dedi huzur veren sesiyle. Nur yüzündeki beyaz sakallara eşlik eden yumuşak tebessümüyle. Mustafa'nın yüzü düştü bir an. Ne diyeceğini bilemedi. O iş karıştı hocam. Bir akıl verin diyecek oldu ama diyemedi. Müsterih ol Mustafa. Bu işler zor işler. Hepimizin var bir imtihanı evladım. Allah'a sığın. Sen doğruysan, gönlün doğruysa gerisi hallolur Allah'ın izniyle dedi. Adamın içine okumuşçasına ve müsaade isteyip ayrıldı oradan. Mustafa'nın gönlü belliydi de onun şüphesi karşı taraftandı. Ne yapsam diye soracak oldu, vazgeçtiğini. Cevabını almıştı artık. Üsteleyemezdi. Hamza ile beraber camiden çıktıklarında cemaat dağılmıştı çoğunlukla. Biraz ileride sabırsızca eşini bekleyen Sümeyye abla, yanında kızlar ve Elif vardı. Hamza eşini görünce o tarafa doğru yöneldi. Mustafa Elif'i görünce duraksadı. Bir gece önce yazdığı son mesajdan sonra kızı daha fazla üzmemek adına cevap yazmamış ve hatta bir daha aramamıştı hiç. Ona düşünme hakkı ve sükunet muhleti vermeyi daha uygun gelmişti mantığına. Kendince.
Şimdi karşısında görünce kalbi duracak gibi oldu da sırf yetiminin hatırı için nazlı nazlı atmaya devam etti sanki. Yüzüne hakim olan hüznü elleriyle avuçlayıp başını omzuna yaslamak istedi o an. O gün de gelecek elbet dedi içinden. O gün de gelecek. Hamza'nın omzuna hafifçe dokunup adamın dikkatini çekmeye çalıştı. "Kardeş, arabayla mı geldiniz? Bırakabilir mi isterseniz?" dedi nazikçe. "Bizim hanımdaydı araba. Kızları da o getirecekti zaten," dedi Hamza. "Tamam o zaman. Sen hanımını alsan, ben kızları bıraksam olur mu?" "Ben bir hanıma danışayım hacım. Yanlış bir şey dersem şimdi yol boyunca ceremesini çekerim," dedi Hamza mahcup bir gülümseme eşliğinde. Hanımıyla yaptığı kısa bir görüşmeden sonra "Tamam hacım, biz gidiyoruz o zaman. Allah'a emanet olun," dedi ve eşiyle arabalarına doğru uzaklaştı. Mustafa kısa bir duraksama, bir tereddüt anından sonra kızların yanına doğru yürüdü. Selam verip hatırlarını sordu. Bu sırada Elif'in kalbi ağzında atıyor, nefesini idareli kullanmak zorunda kalıyordu. Kendisine doğru baktığı kısacık bir anda naif bir tebessüm gönderen Mustafa'ya "Gamzesine kalbimi gömdüğüm adam," dedi içinden. Elif de kızlarla beraber arka koltuğa oturmaya meyil ettiği sırada Mustafa onu düzeltir gibi "Ön koltuğa geçmeni tercih ederim," dedi otoriter bir ses tonuyla ve eliyle arabasının kapısını açıp kızcağız oturana kadar bekledi. Evlerine yaklaştıkları bir anda yanlış yöne gittiklerini fark etti Elif. "Dönüşü kaçırdın sanırım. İleriden bir giriş daha var," dedi masumca. Adam sakin bir ses tonuyla "Eve gittiğimizi kim söyledi? Konuşmamız lazım," dedi. Genç kız bu saatte "Eve gitsek daha doğru olur ama," diye söylenecek olunca lafını tamamlamasına fırsat vermeden konuşmaya başladı adam. "İzin istediğimi sanmıyorum. Senin şu an bu arabada bulunmanı sağlayan tevafuğu düşün ve durumuna rıza göster bence. Bizim konuşup halletmemiz gereken bir konu var ve siz bundan daha fazla kaçamayacaksınız küçük hanım," dedi. Sinirli olduğu şakaklarında kabaran damardan ve gerginleşen yüz ve vücut kaslarından belli oluyordu. "Tamam, sakin ol kaptan," dedi Elif. Korkmuş gibi yaparak oturduğu koltukta geriye doğru büzüştü hafiften. Aslında halinden gayet memnundu. Bu adamın şimdi de otoriter haline, şakaklarında kabaran damara aşık olmanın tadını çıkarıyordu. Verdiği bu tepki adamın da hoşuna gitmişti aslında. Konuşma boyunca yoldan gözünü ayırmayan adam kafasını Elif'e doğru çevirip "Anlaştık o zaman prenses," dedi. Gergin suratında belli belirsiz bir tebessüm etmeye çalıştığı kaslarıyla. Yol boyunca ürkmüş bir şekilde sessizce koltuklarında oturan kızlar ablalarına ilk defa böyle hitap edildiğini duydukları için gülüşüp kıkırdamaya başlayınca Elif başını arka koltuğa çevirip şimşek fırlatan bakışı atarak hepsini susturmuştu. Kırmızı ışıklarda durduklarında Mustafa telefonun eline alıp rehberde bulduğu bir numarayı aradı. Telefona karşıdan cevap gelince "Alo, Haluk, bizim mekanın terası müsait mi?" "Tamam, şimdi o müşterileri de aşağıya alıyorsun, ben özel misafirimle geleceğim. O katta çalışanlar dışında kimsenin olmasını istemiyorum." Kısa bir sessizlik oldu. Karşı taraftan cevap alınca başını onaylar gibi sallayan Mustafa "Tamam, biz 15 dakika oradayız," dedi ve telefonu kapattı. Gidecekleri yerde kimsenin olmasını istemiyordu adam. Hatta caiz olduğunu bilse ikisi baş başa kalsa daha iyi olurdu ama buna cevaz yoktu. Olur da yetimi üzülür, hele ki ağlarsa onu kimse öyle görsün istemiyordu. Hoş, kendisi de görmese o haline daha iyiydi. Mekanın kapısına geldiklerinde Mustafa arabadan indi ve aceleyle arabanın ön tarafından dolaşıp emniyet kemerini bile çözemeden daha Elif'in kapısını açmıştı. Kızlar oflaya puflaya kendileri çıktılar arabadan. Anahtarı görevliye verdi adam. Kızlar bu üç katlı mekanın görkemi ve ışıltısına hayranlıkla bakarken ağızları bir karış açık kalmıştı. Bu sırada Mustafa "Hadi buyurun içeri," diyerek onları kendilerine getirmişti. İçerisi Osmanlı saraylarını andıran bir şıklıkla döşenmişti. Son derece saygın ve nezih bir yer olduğu
her eşyasından belli oluyordu sanki. Görevliler misafirlerini saraylı soylu gibi karşılamıştı. Mustafa'ya özellikle hürmet ettikleri gözden kaçmıyordu. Birkaç dakika sonra mekanın sorumlusu Mustafa'nın yanına geçti ve onunla kısa bir görüşme yaptı biraz ileride. Daha sonra Mustafa merdivenlerden ilk kata çıkarken kızlar dedi: "Mahsuru yoksa siz alt katta bir masada oturun ve ne istiyorsanız çekinmeden söyleyin. Bizim konuşmamız gereken konular var malum" dedi ve Zehra'nın gözlerinde parlayan kıvılcımı görünce gayri ihtiyarı bir tebessüm kaçıverdi dudaklarından. Kızlar görevlinin kendilerine gösterdiği geniş ve yuvarlak masaya yerleşirken Elif kuzu kuzu Mustafa'nın yanında terasa çıkan merdivene doğru ilerledi. Devasa saksılarda yetişen bodur ağaçlarının sarmaladığı bir masaya oturdular. Görevli "Ne alırdınız?" diye sordu. Mustafa Elif'e baktı meraklı gözlerle. "Çay" dedi Elif. "Çay iyi olurdu." "Çayın yanında gidecek ne varsa onlardan getirin" dedi Mustafa. "Keyiflenmiş miydin he?" Bir süre Elif'i seyretti öylesine. Sanki aylardır görmemiş gibi özlemişti yesrib kokulu yetimini. Genç kız da ona karşılık veriyordu artık. Kaçamak bakışlarla da olsa. Elif için belki de ilk defa karşısındaki adam bir yabancı olmaktan çıkmış, ayak uçlarından saç diplerine kadar sevdiği adam olmuştu o gece. Bir garip hissediyordu işte, tarifsiz haller içinde. Her zamanki gibi sessizliği Mustafa bozdu. Sabırsız adam işte. "Dün" dedi, "dün yaşadıkların için üzgünüm. İçini rahatlatır mı bilmem ama o kadınla yaptığımız bütün iş anlaşmalarını feshettim. Fakat bana karşı olan soğukluğuna bir türlü anlam veremiyorum." Evet, anlam veremiyordu. Suçunu merak ediyordu adam. Genç kızın ona karşı olan duygularını merak ediyordu. Babasının zoruyla evlendirilen bir genç kız misali donuk tepkiler veriyordu sadece ve bu adama yetmiyordu artık bir cevap olarak. Genç kız öylece durdu bir süre. Kalbindeki kelimeler beynine hücum ediyor, ağzından dökülmek için çırpınıyordu adeta. Ah, son aylarda ne çok kelime biriktirmişti içinde. "Ben" dedi, "ben sana soğuk davrandığımın farkındayım. Üzgünüm. Sevmeyi, daha çok da sevgimi göstermeyi pek bilmiyorum. Bir adım daha atarsam bozulacak bir büyünün ortasında gibi hissediyorum kendimi. Çölün ortasında bir vaha bulup onun bir serap olmasından korkan bedevi misali." Dün gelen kadın, Feyza, biraz haklıydı aslında. Beni uyarırken yani. "Nasıl haklıydı? Ne söyledi o kadın sana?" Mustafa Feyza'ya olan tepkisini dizginlemeye çalışıyordu o anın büyüsünü bozmamak için. Görmeyi hiç ummadığı bir rüya gibi olan bu gecede o kadın için yaşayacağı gereksiz bir öfke patlaması, yaşayıp bozmak istemiyordu her şeyi. "Yok" dedi, "yok" dedi Elif. "Onun söyledikleri değil beni üzen aslında. Söylediklerinin gerçeklik payı." Adamın sinirlendiğini hissediyordu genç kız. Nefes alışları sıklaşmış, sinirinde gerilen el kasları ile tuttuğu bardağı kavrayışı değişmişti. Bu yüzden durumu toparlama gereği hissetti nedense. "Ben güzel bir kız değilim. Böyle bir iddiam olmadı hiç. Aslında hiçbir konuda iddialı olduğum söylenemez" dedi. Ama adam lafını tamamlamasına fırsat vermeden araya girdi. "Bugün" dedi, "bugün üstadı hiç mi dinlemedin acaba? Ah siz gençler, kafanız nerede oluyor sohbet dinlerken? Çok merak ediyorum doğrusu" dedi ve muzip bir gülücükle destekledi sempatik hallerini. "Sen" dedi, "Leyla ile Mecnun'u bilir misin?" diye merakla sordu genç kıza. Sanki çözülemeyen bir matematik denklemi sorar gibi. Elif kim bilmez gidercesine devirdi gözlerini. Bir gün yeğeninin üzülmesine dayanamayan Mecnun'un amcası, "Leyla da kara kuru bir kız. Sana daha güzellerini buluruz. Boş ver oğlum" diye teselli edecek olmuş da o senin gördüğün amca. "Sen bir de benim gözümden bak Leyla'ya" diye cevabını almış Mecnun'dan. "Sen aynalara çok güvenme. Gözlerinin buğuluk arasında kaybolduğum Dilber. Benim gözümden bakmadıkça anlayamazsın güzelliğini. O yüzden
Yorma güzel kalbini böyle karamsar düşüncelerle. Sen bana yoğunlaş bence dedi bu sefer. Çapkın bir göz kırpışıyla havayı yumuşatmaya çalıştı adam. Elif'in burnu sızlasa, gözleri yansa da ağlamamak için tuttu kendini. Bu adamdan böyle güzel sözler işitmeye alışmak bir ömür alacaktı belki de. Üzgünüm dedi. Ben sevmeyi bilmiyorum. Yani sevgimi göstermeyi beceremiyorum. Tek düşünebildiğim kendimi kontrol etmem gerektiği. Senin kadar rahat değilim ben. Olamıyorum. Üzgünüm dedi. Kendini ne kadar sıksa da arsız gözyaşları göz pınarlarından firar etmiş, yanaklarından ılık ılık süzülmeye başlamıştı genç kıza inat edercesine. Mustafa kelimelere sığmayan sevgiyi gördü o ıslak kirpiklerde. Sevildiğini hissetti o an. Genç kızın kaybetme, yetememe, yetişememe korkusuyla beslediği bir aşktı bu gördüğü. İlk defa karşılık vermişti genç kız ona. Sessiz gözyaşlarıyla. İyi ki kimse görmemişti yetimini böyle. Sonraki bir saat boyunca konuyu sık sık değiştiren Mustafa sayesinde muhabbetleri keyifle devam etmişti. İlk defa karşılıklı muhabbet edebilmenin tadını çıkarmışlardı o gece. Mekana geldiklerinden bu yana geçen vakit neredeyse 2 saate yaklaşmıştı. Kızların midesinde tek lokmalık yer kalmamıştı artık. Betül yalnız iyi yedik dedi yanaklarını şişirerek. Yuvarlak masada vücudunu ona doğru dönen Esma hakikaten iyi yedik dedi pişman olmuşçasına. Ağzında hala lokmasını çiğneyen Zehra yemeklerden gözünü ayırmadan şaka maka iyi yedik dedi ve hep beraber neşeli kahkahalar attılar ortamın nezih sessizliğine inat. Artık unutuldukları şüphesine kapılmaya başladıkları bir anda yüzünde gülücüklerle merdivenden inen ikiliyi gördüler. Mutluluğun tablosu gibiydi ikisi. Birbirlerine ne kadar yakıştıklarını o zaman daha iyi fark ettiler. Ve hepsi tam kapasite dolu olan ve bütün iç organlarına baskı yapan midelerine rağmen zorla da olsa derin bir iş geçirdiler. Ve gelelim Esma'ya. O günün üstünden birkaç gün geçmişti. Esma heyecanla açtı o sabah gözlerini. Telefonun saatine baktı. Alarmı kurduğu saatten 10 dakika önce uyanmıştı. Rahatlamış bir şekilde sessiz bir oh çıktı ağzından. Hevesle hazırlanmaya başladı. Bugün onun stajının ilk günüydü. Geceden özenle ütülediği yeşil detaylı hakim yaka lacivert uzun tunliğini çıkardı dolaptan. Altına lacivert bir pantolon, başına düz yeşil bir şal ve ayağına lacivert, üzerinde yeşil çizgileri olan hafif topuklu bir babat geçirdi. Aynaya baktığında görüntüsünden hoşnut olduğunu düşündü. Ah gözüne bir de kalem sürmeyi çok isterdi. Sırf Fatih'in dikkatini çekebilmek için. Ama Elif onu oracıkta duvara mıhlar, göz kapaklarını kazıya kazıya o kalemi siler, bir daha kalem sürecek organ bırakmazdı sonra. Dışarı çıkarken parfüm sıkma yasağı olduğu için bileklerine ve boynuna gül yağı sürmekle yetindi. Bu koku stresini de alıyordu. Son haftalarda yaptığı yoğun bakım maskeleriyle cildi porselen bebek gibi görünüyordu. Biraz da kilo verdiğini fark etti ve buna oldukça sevindi. Kendisine ince kaşarlı bir tost hazırladı. Büyükçe bir bardağa süt doldurdu. Aslında aç hissetmese de öğlene kadar Fatih'in yanında karnının guruldama ihtimalini düşünmek bile istemiyordu. Yaklaşık yarım saatlik İstanbul trafiğinin ardından Fatih'in çalıştığı hukuk bürosuna ulaştı sonunda. Devasa bir bina ve içinde Esma'ya karma karışık gelen bölünmüş ofislerden oluşan çalışma alanları olan bir iş yeriydi burası. Mesai saati yeni başladığı için herkes uyku mahmuru gözlerle karşıladı onu. Herkesin aksine Esma'nın gözleri cin gibi açıktı ve kalbi deli gibi atıyordu sabahın o saatinde bile. Binanın girişindeki misafirler için ayrılan bekleme salonunda bir süre bekledikten sonra görevli kendisini yukarıda beklediklerini söyledi. Heyecandan bir süre hareket kabiliyetini kaybetmiş gibi olduğu yerde kala kaldı. Zar zor aldığı nefesini düzene sokmaya çalışıp
görevlinin tarif ettiği kata çıkmak için asansöre doğru yöneldi. 5 dakika kadar asansörden inen çıkanlar yüzünden kendine yer bulamasa da en sonunda kendini asansörün arka kısmına atabildi. Aynada kendine bakınca kalbi ümitsizlikle doldu. Aklından onlarca hatıra geçti bir anda. Gözlerini sımsıkı kapadı ve hasbinallah ve nimel vekil diye tekrarlanmaya başladı kısık sesle. Asansördekilerin manasız bakışlarına ve tepkilerini aldırmadan kendisine devasa bir labirent gibi görünen katta sonra sonra bulduğu Fatih'in odasının kapısına 2 kere vurdu hafifçe ve bir adım geri çekildi. Fatih'in girin diyen tok sesini duyduğu zaman asansörde körelen heyecanı tavan yaptı. Titrek adımlarla içeri girdi. Bacakları bir kuşun bedenini bile taşıyamayacak kadar güçsüzdü sanki. Fatih asık ve ilgisiz bir surat ifadesiyle karşıladı Esma'yı. "Poğaça ister misin?" dedi önündeki pastane paketini göstererek. Ben aç değilim, teşekkür ederim" diye ürkek ve şaşkın bir cevap verdi Esma. "Sen bilirsin. Teklif ederim ama ısrar etmem. Bunu not et aklına. Şimdi bir çay getir de afyonumuz patlasın." Fatih aslında Esma'yı düşünerek bu kadar çok poğaça ve börek aldığını bilsin istemedi nedense. Esma bir anlık duraksamadan sonra "Nereden alacağım? Yani çayı?" diye sordu. Yüzündeki alık ifade Fatih'in içten içe gülmesine sebep olmuş, belli etmemek için dudağını ısırması gerekmişti. Stajı boyunca Esma'ya sert, otoriter ve mesafeli davranmak niyetindeydi. "Koridorun sonunda görürsün zaten" dedi. "Soğumadan ve dökmeden getirirsen çok makbule geçer." Esma'nın boş yolda arabasını bariyere çarpmışçasına hevesi kırılmıştı stajın daha başında. Dakika 1, gol 1. Bu ne şimdi diye geçirdi içinden. Elinde çaylarla içeri girerken yüzündeki asıklığı fark eden Fatih, "Şaşırdın mı küçük hanım?" dedi. "Staj demek çay, kahve taşımak, fotokopi çekmek, toz almak, telefonlara bakıp not almak demektir. Öyle davalara gideceğini sanıyorsan hiç heveslenme. Şimdiden söyleyeyim ben sana. Belki son günlerde. Ama şimdilik görevlerim bunlar. İşleyiş. Bir nevi kabullenilmiş gayri resmi prosedür bu," dedi alayla kıvırdığı dudaklarından dökülen tebessümünün de yanına ekleyerek. Esma sinirsel kaynaklı bir sıcaklığın yanaklarına ve kulaklarına yayıldığını hissetti o an. Sonra kalbinin en masum ve aşık yanı, "Olsun, kahvesi benim elimden olacak ya, bu da güzel," diye umut verdi melankolik bir ruh haliyle. Fatih çayını içmeye başladıktan sonra ayakta kalan kıza geniş odada kendi masasının karşısına kapı girişine konulmuş nispeten daha küçük olan masayı işaret ederek "İstersen yerine geçebilirsin. İstemesen de geç lütfen," dedi gözlerini devirerek. Esma sıkılgan bir tavırla masasına geçti. Bilgisayarını açtı ve masanın her köşesini merakla karıştırmaya başladı. Çayı ve böreğiyle aşk yaşadığını düşündüğü Fatih'in göz ucuyla onu izlediğinden habersizdi. O sırada telefon çalınca birden eli ayağına dolandı. Açıp açmamak arasında kararsız kaldı. Yüzünü Fatih'e çevirdiğinde gördüğü bakışların da sebep olduğu refleks bir hareket ile ahizeyi kulağına götürdü. Telefondaki ses de Esma kadar şaşırmıştı. Arayan bir üst katta büroda çalışan Levent'ti. Fatih yerinde mi diye kontrol etmek için aramış, Esma açınca numarayı yanlış çevirdiğini sanmıştı. Genç kız telefonu kapattıktan sonra birkaç dakika bekleyen Fatih, bütün ilgisini bilgisayarına ve çekmecelerine veren kıza bakmadan içinden "Şapşal kız" diye geçirdi ve kafasını sağa sola hafifçe salladı. Burnundan verdiği derin nefesten sonra "Biri aradığı zaman beni de bilgilendirirsen memnun olurum Esma. Kanaatimce seni değil beni aramışlardır. Böyle küçük ayrıntılar için seni ikaz etmek zorunda kalmak istemiyorum. Tanışıyor olmamız sana müsamaha gösterme mecburiyetinde olduğum anlamına gelmiyor. Anlaştık mı stajyer?" diye çemkirdi. Sabahları ne kadar meymenetsiz olduğunu unuttuğunu fark etti. Ama Esma kendi ismini Fatih'in dudaklarından dökülürken duyduktan sonra kopmuştu konuşmadan. "Anlaştık patron," diye karşılık verdi. Kıpır kıpır ve gayet neşeli hareketlerle. Aklı bir karış havada diye düşündü Fatih.
Siniri yumuşamıştı. Karşısındaki gülen suratın etkisi yüzünden. Kısa bir süre sonra Levent elinde büyük bir kafes, içinde rengarenk tüyleriyle asaleti duruşundan belli olan bir papağanla girdi içeri. Esma'yı görünce hiç telefonda konuşmamış gibi şaşırdı. Sekreter masasının ofisin dışında olması gerekmiyor mu Fatih? Bu güzel bayanı gözünün önünden ayırmak mı istemiyorsun yoksa? Güzel bayan diye hitap ederken Esma'ya dönüp çapkınca bir göz kırpması göndermeyi ihmal etmemişti. Esma utanıp başını eğdi ve yüzüne yapışmasına engel olamadığı sırıtışı dizginlemeye çalıştı bir süre. Fatih hafiften ayar olmaya başladığı bir durumla karşı karşıyaydı şimdi. O bayan sekreter değil stajyer Levent dedi. O yüzden içeri aldırdım masayı. Çenesini sıkarak konuştuğu henüz belli olmuyordu neyse ki. Levent Esma'ya doğru yöneldi ve merhaba. Sizi gördüğüme memnun oldum avukat adayı güzel bayan. Tanışırsak daha da memnun olacağım. Benim adım Levent. Bir üst katta çalışıyorum dedi. Gözlerini Esma'nın gözlerine kilitleyerek. Ben de memnun oldum. Adım Esma. Fatih küstahlık yaparak araya girdi ve Esma sen en iyisi bize 2 kahve getir. Artık yerini öğrenmişsindir sanırım dedi. Sesi sert ve kesin bir tondaydı. Esma odadan çıktığında Levent neden bu kadar bozuldun anlamadım kanka. Aranızda bir şey mi var yoksa diye sordu samimi ve meraklı bir şekilde. Bir şey mi var, bir şey mi var? Yok bir şey. Sen de olma aramızda. Böyle kalsın demek istedi Fatih önce. Ama babasına verdiği bir söz vardı işte. Kendini toparladı ve kelimeleri özenle seçerek konuşmaya çalıştı. Gözüne kestirdiğin güzel kızları kendine aşık etmen, hayran olduğum bir özelliğin. Bilirsin. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ama Esma bana emanet. Bunu bilsen yeter şimdilik. O yüzden onunla gözümün önünde gönül eğlendirmene müsamaha gösteremem kardeşim. Sesi netti ve pek de dostane olmadığı kesindi. Levent yeşil sürmeli gözleri, hafif kirli bıraktığı koyu kahve sakalları, gülünce oluşan gamzeleriyle ince Laz burnuna rağmen yakışıklı bir çocuktu. Kendine dikkat eder, sporunu ve bakımını ihmal etmez, giyimine özen gösterirdi. Varlıklı bir aileden gelmenin de avantajlarını sonuna kadar kullanan ve bu sayede güzel kızları avucunda oynatan ovarda bir gençti. Çalıştığı bürodaki bütün kızları etkileyecek kadar hünerliydi. Ama nerede duracağını da iyi bilirdi. Sen öyle diyorsan bro, mesafeyi koruruz. İçin rahat olsun diyerek bir adım geri çekildiğini ima etti Fatih'e. Esma kahvelerle içeri girdiğinde odada bir sessizlik oldu. Levent ve Fatih kahvelerini alırken Esma'nın bakışları kafesinde canlı renkli tüyleriyle büyüleyen papağanda kalmıştı. Çok güzel bir papağan. Adı var mı dedi Levent'e yüzünü çevirmeden. Levent varlığını unuttuğu papağanı ilk defa görmüş gibi başını geriye doğru attı. Şu kuş başıma bela olacak gibi. Bugün bir boşanma davam var. Eşlerin paylaşamadığı bu kuşun veraseti. Bu papağan yani kıymetli efendi o kadar değerli ki yanımdan ayıramıyorum. Peşimde gezdiriyorum böyle. Tam konuşmaya devam etmek için ağzını açmıştı ki papağan araya girdi. Çapkın Levent, çapkın Levent. Kızlar sana hasta, kızlar sana hasta. Esma kendine engel olamayıp keskin bir kahkaha attı. Sonrasında ani bir hareketle elleriyle ağzını kapatıp kendine engel olmaya çalıştı. Levent bezgince gözlerini geriye devirdi. Bu mahluka akıl edip kim öğrettiyse bunları sabah sabah diyerek hayıflandı. Fatih önünde seyrettiği tiyatroya bozulmuştu. Kuşları seviyorsun galiba muhabbet kuşu. Masana geçebilirsin artık. Burada dikilmenin bir manası yok. Bu sefer Esma'yı bozmak ve hevesini kırmak için güzel bir hamle yapmayı başarmıştı işte. Esma masasına döndüğünde burnunun kemikleri sızlıyor. Gözyaşı kirpiklerine hücum etmek için savaş veriyordu. Ama genç kız kendini kısa sürede toparladı. Önündeki not defterini aşımla "Evet bayım, kuşları çok severim ve siz benim gökyüzümsünüz" yazdı. Üzerinden defalarca kalemle geçti sonra.
Üstünü karaladı. En sonunda hırsını alamayıp sayfayı yırttı ve çöpe attı. Gözyaşlarını içinde oluşan denize akıtarak. Fatih genç kızın gökyüzüydü. Boşluğuna kendisini bırakmak, mavi gözlerinin semalarında süzüle süzüle kaybolmak istediği, girdabında boğulmaktan bir türlü kurtulamadığı gökyüzüydü. Yazık ki gittikçe daha çok boğuluyordu ve buna bile razıydı. Fatih tam arkadaşını ondan uzak tutmaya çalışırken Esma gereksiz kikirdemesiyle Levent'in çapkın genlerine kışkırtıcı sinyaller göndermeye çabalıyordu sanki. Bir yandan da göz ucuyla kontrol ettiği, masasında ağlamaklı en masum haliyle bir şeyler karalayan genç kızı gördükçe içi cızlamıyor da değildi. Esma'nın günü çay kahve taşımak, fotokopi çekmek, bu sırada diğer stajyerlerle konuşma fırsatı oluyordu. Telefonlara bakıp not almak gibi oyalayıcı, yorucu ve sıkıcı işlerle geçmişti. Ama genelde Fatih davalara gitmek için adliyeye gittiği zamanlarda canı daha çok sıkılıyordu. Bazen masanın altından ayaklarını boğan babetlerini çıkarıyor, bari onlar keyif yapsın deyip ayaklarını rahatlatıyordu. Günün en güzel dakikaları ayaklarını şımarttığı ve arada Fatih'i kaçamak bakışlarla süzdüğü anlarda daldığı hayallere yaptığı kaçamak dakikalardı. Onun dışında hem yorucu hem sıkıcı bir staj olacağını şimdiden anlamıştı. Mesai bitiminde bir süre tereddüt ettikten sonra dayanamayan Fatih'in masasının önüne gelip çıkmak için izin istedi. Fatih kafasını kaldırıp Esma'ya bakmaya bile tenezzül etmeden "Biraz daha beklersen seni eve kadar bırakabilirim" dedi. Teşekkür ederim. Kızlarla buluşacaktık da biz." "Tamam o zaman" dedi Fatih. "Çıkabilirsin." Bütün gün soğuk, mesafeli ve buyurgan tavrından ödün vermemişti. Mesai bitiminde bile. Alaycı, yumuşak ve sıcakkanlı karakterine tezat o gün gıcık ve buyurgan bir insan imajı sergilemişti. Esma çıktıktan yarım saat kadar sonra içini kemiren şüpheye engel olamayan Fatih cep telefonunu eline aldı ve Levent'i aradı. "Bro, neredesin?" "Evdeyim bro. Akraba toplantısı varmış. Bırakmıyor valide." "Bir şey mi oldu?" "Yok, ben buradayım da çıkmadıysan laflarız diyecektim." "Kusura bakma" dedi Levent. "Yarın artık." "Evet, yarın artık." Arkadan gelen Levent'in annesinin sesini de seçince Fatih'in şüphesinin yerini suçluluk duygusu kaplamıştı. O gün Esma'ya kötü davrandığının farkındaydı. Ama o da geldiği ilk gün ofisin tescilli çapkınıyla cilveleşmeseydi. Kıskanmış mıydı yoksa? Hayır canım, bu kadar şıp sevdi olmasına kızmıştı, o kadar. Ama Fatih'in bilmediği bir şey vardı. Esma'nın erkekleri olan korkusu ve bu korkunun sebebini bilmiyordu. Esma bir tecavüz çocuğuydu. Evet, tecavüz. Annesi küçük yaştayken köylerinde, babası yaşında evli ve çocuklu bir adam tarafından tecavüze uğramıştı. Hamile olduğunu öğrenince evden kaçmış, Esma'yı tek başına büyütmeye karar vermişti. Ama bu durumu namus davasına çeviren ailesi Esma'nın dayısını göndererek kardeşi kardeşe infaz ettirmişti. Esma annesinin ölü bedeninden çıkan canlı bir mucize gibiydi. Uzun süre hastanede yaşam mücadelesi vermiş, sonunda küçük bedeni töreyi yenmişti. Yetiştirme yurdunda tecavüz çocuğu diye anılırdı. Babası belli olmayan çocukların statüsü bile onunkine göre daha yüksekti. Şehirden şehre yetiştirme yurtlarına sürülmüştü. Her yurda kendisinden önce namı gitmişti. Büyüdükçe güzelleşen Esma'nın durumundan faydalanmak isteyen erkekler buldukları her fırsatta ona sarkıntılık etmişlerdi salyalarını akıtarak. Elif ablasını tanıyana kadar hayattan, Fatih'i tanıyana kadar erkeklerden nefret ediyordu Esma. Fatih genç kızı hayatında koruyup kollayan tek erkekti. Diğer kızlar için bile Mustafa hayatlarına girene kadar Fatih gölgesine yaslandıkları tek sığınaktı. Fatih bunları bilse ne düşünürdü kim bilir. Fatih bir süre daha dosyalarına bakmaya çalıştı ama aynı cümleyi defalarca okusa da bir şey anlamıyordu. Kafası durmuştu sanki.
Masadan kalktı, ellerini beline götürüp geriye doğru yaslanır gibi yaparak vücudunu esnetti. Bu sırada farkında olmadan ayakları onu Esma'nın masasının önüne kadar getirmişti. Masaya öylece baktı önce. Sıradan bir sekreter masasıydı işte. Sonra gözü bilgisayarın önünde açık bir şekilde duran not defterine ilişti. Esma'nın gün içinde arayanları ve Fatih'in buyruklarını not ettiği defterdi bu. Birçok karalama olduğunu fark edince merak dürtüsü beynini gıdıklamaya başladı. Usulca masaya yaklaşıp odada başkası varmış gibi gizemli hareketlerle not defterini inceledi uzaktan. Yazıları seçemeyince sinirle defteri eline aldı. İlk gözüne çarpan cümleyi okudu. Mırıltı gibi çıkan bir sesle. Bir kaf ve bir nun yeterdi aslında. Kaf ve nun Arapça harflerdi. Bunu biliyordu. Acaba gizli bir şifre miydi bu? K ve ne? Çözemeyeceğini anlayınca merakı daha da arttı ve sayfayı çevirdi hırsla. Arayan ve not bırakanların isimleri ve aralarda işle ilgili aldığı notlar vardı. Kaldır da arasına koy beni. Ah edersem yansın benim her yanım. Bu kıza aşık mıydı yoksa? Yok canım, bu yaşta ne aşkı? Öyle bir şey olsa Fatih anlardı. Hem Esma öyle bir kız değildi ki. Ve bir not daha. Elimde olsa saklamaz mıyım seni kaburgalarımın içine? Neydi bu şimdi? Hayır. Bunu kime yazdı ki bu kız? Yaşı kaç, başı kaç? Kendini okuluna, derslerine vermesi gerekirken sınırlı sayıdaki beyin hücrelerini neler için harcıyordu böyle? Bütün kaburga kemiklerini kırdıracak bu kız bana diye geçirdi içinden Fatih. Son sayfalara geldiğinde gözü seyirmeye, alnında boncuk teller oluşmaya başlamıştı sıkıntıdan. Ama genç kızın en son yazdığı cümleyi okuyunca kalbine ferahlık ve sükunet rüzgarı esti bir anda. Kalbinden damarlarına akan ılık kanın sıcaklığını hissetti. O gece aynı cümle kafasında döndürdü dolaştırdı ama bir türlü yerini bulup kalbine yerleştiremedi. Şöyle yazıyordu cümlede. Hayatıma şerh düş, ya hay, ömrüm geçiyor, tutunamıyorum. Ve gelelim Elif'le Mustafa'ya. Kızlar için son haftalarda yaşanan heyecan tatlı bir telaşeye dönmüştü o gün. Sabah namazından sonra aceleyle yapılan kahvaltı, ev toparlama işleri ve kavga dövüş hazırlanıp giyinme faslı bir çırpıda geçmişti sanki. Mustafa en geç 10 gibi gelip kızları ve Elif'i alacağını bildirmişti. Elif saat 2'deki nikah için sabahın onun da evden almasının gereği olmadığını söylese de ileride bir gün bir önerime de karşı çıkma da sen bilirsin kocacığım diyeceğin günlerde gelecek mi merak ediyorum diye bir tepki alınca utancından susmuş ve tepkisini içinde yaşamaya karar vermişti. Telefonu kapattıktan sonra söylene hazırlanmak da kendince en büyük tepkisi olmuştu. Saat 10'a gelirken kesinlikle ondan önce zilin çalmasıyla kızların heyecanı zirve yapmıştı. Mustafa'ydı sonuçta mevzu bahis olan insan. Ne yapacağı belli olmayan sürprizlerinin listesi. Öğleden sonraki nikahı geç bulup erkene aldırmış olabilir. Ya da nikahtan vazgeçip yatta sürpriz bir düğün seremonisi hazırlamış olabilirdi. Bu son düşünce Zehra'ya aitti. Elif nikah öncesi nezih bir mekanda kahvaltıya gideceklerini düşünüyordu en fazla. Kızlar heyecandan ciyaklarken kapıyı açmak yine Elif'e kalmıştı. Ah bu kızlar ve onların ergenlik halleri. Elif kapıyı açtığında Mustafa'yı spor yeşil renk bir gömlek ve altında koyu renkli bir kot pantolon ve çok şık siyah spor ayakkabılarla görünce şaşırmadı. Bu hali de oldukça iddialı görünüyordu. Yok kıskanmamıştı. Yoktu öyle bir şey. Her zamanki ritüelleri olan ilk karşılaştıkları anlarda dünyadan kopup bakışlarının birbirlerine donup kalmasını izledi kızlar bir süre. Esma'ya göre bu saniyelerde ruhları birbirine sarılıp hasret gideriyordu. Aslında olan ise kalplerine huzur veren görüntülerini beyinlerine kazırken dünyadan kopmalarıydı elbette.
bir deniz manzarasına bakıp hayallere dalmak ve hatta Allah'a şükretmek gibiydi bu duygu. Kızlar ve Elif de gündelik kıyafetlerle karşılamıştı misafirlerini. Kızlar yeni diktirdikleri kıyafetleri giymek için can atsa da nikaha kadar öyle gösterişli ve ilgi çekici bir kıyafetle etrafta dolaşmalarına müsaade etmemişti Elif. "Hoş geldin enişte," diye araya girdi Zehra ve anın büyüsünü zevkle bozdu. Mustafa şaşkın bakışlarla kızları süzüp hazır olmamalarına anlam verememiş gibi kaşlarını kaldırdı. "Hoş bulduk." Yüzünde gergin ve telaşlı bir gülümsemeyle duraksadı ve devam etti aceleyle. "Eğer hazırsanız, ki çok hazır görünmüyorsunuz ama neyse, gelinliği ve kıyafetleri alın, ben aşağıda bekleyeyim." Konuşurken eli ve ayağını da nereye koyacağını bilemez gibi kıpır kıpır hareketler sergiliyordu. Tam merdivenlere yönelmişken aniden geri döndü ve "Ya da taşınacakları verin, siz hazırlanıp gelirsiniz," dedi. Kızlar eniştelerinin bu telaşlı haline şaşırmamışlardı aslında. "Elif, sen istersen biraz sakinleş, biz hemen geliyoruz," dedi tebessümüne engel olamayarak. "Tamam o zaman, sen bilirsin. Bugün ve bir ömür beni idare edeceksin artık." Mustafa dalgın ve mahcup bir gülümsemeyle merdivenlere yöneldi. Elif aşağıya indiğinde Mustafa'nın o gün için süslettiği son model beyaz renkli lüks arabayı görünce ister istemez heyecanlanmıştı. Bugün onun düğün günüydü. Evleniyor ve yuva kuruyordu. Hem de zoraki bir evlilik değildi. Bu gerçekten ve isteyerek şu an karşısında duran bu tatlı heyecanlı, yeri geldiğinde karizmatik ve çekici olan adamla evleniyordu. Ömrünün geri kalanı için bir başka yol ayrımına sapmıştı işte. Bu kadar yalnızlığın içinde sığınacak bir liman gönderen Rabbime hamdolsun diye geçirdi içinden. Huzur anını bozan yine Zehra olmuştu. "Şuna bak, canım arabayı sünnet faytonuna çevirmiş resmen. Yazık günah." Zehra dudaklarını bükmüş, gözlerini kısmış arabayı süzüyordu. Beğenmediği her halinden belliydi. Biraz haklı da olabilirdi. Arabanın ön ve arka plakasında "Evleniyoruz hamdolsun" yazıları vardı. Renkli kurdele ve çiçeklerle süslenen arabanın arka camına da Arapça harflerle mim ve elif harfi yapıştırılmıştı. Özenilerek süslenmiş aşağıda bir görüntüsü vardı. "LCD televizyona dantel örtü örtmek gibi," dedi Zehra, tükürür gibi bir ifadeyle. Aslında Elif'in hoşuna gitmişti bu görüntü. Evlilik insanın karakterini değiştirir derlerdi de ruhunu da böyle değiştirir miydi acaba? Ruhunda gömülü mezarları gül bahçesine çevirebilir miydi? Yoksa Elif bir hayal mi yaşıyordu? Kızlar usulca arabanın arka koltuğuna yerleştiler. Mustafa aceleyle Elif'in önüne geçti ve ön yolcu kapısını açıp "Buyurun prenses," dedi reverans ederek. Elif'e kendisini prenses gibi hissettirmek için elinden geleni yapmaya niyetlenmişti o gün. Yolculuğun ilk dakikalarında arabada sessizlik hakimdi. Mustafa yüzüne artık iyice yerleşen gevrek gülümsemeyle kızları süzdü dikiz aynasından, yola dikkat ederek. Artık onlar Mustafa'nın kız kardeşleri gibiydi. Ya da Elif'in kızlarıysa onun kızları da olabilirlerdi. "Kızlar, çok sessizsiniz bugün." Cevap bekleyen bir soru sorar gibi konuştu. Kızlar şaşkınca bakıp ne diyeceklerini bilemediler. "Merak ediyorum enişte, sen böyle sürekli Elif ablamın kapısını açacak, ona sürprizler yapacak mısın ileride de? Yoksa bütün bunlar köprüyü geçene kadar olan bir nezaket gösterisi mi?" Zehra her zamanki patavatsızlığını konuşturmuştu yine. Arabanın içinde buz gibi bir hava esti resmen. Elif başını arka koltuğa çevirip Zehra'ya bina parçalayan bakışını attı. Zehra umursamazca omuz sikti. Kendince "Sana güvenmiyorum, haberin olsun," demek istemişti bir bakıma. Mustafa o sabah yeni doğan bir bebeğin ilk nefes alışı gibi çekmişti enerji içine. Son yıllarda yaşamadığı, hep bir eksiklik hissettiği heyecan ve huzur duygusu yaşıyordu ve bunun keyfini çıkarıyordu. Evet,
artık tamamlanıyordu. Dini tamamlanıyordu. Ruhu tamamlanıyordu. Kalbi tamamlanıyordu. Ve hayatı tam oluyordu bugün. Sanırım dedi. Sanırım bunu zaman gösterecek Zehra. Sana gelecekle ilgili hayallerimi anlatsam da içini rahatlatmaz değil mi? Yaşayalım görelim. Sen bunları takma kafana. İçin rahat olsun. Yüzünden hiç eksilmeyen yine aynı gevrek gülümsemeyle Elif'e döndü. Bugün nasılsın? İstediğin bir şey var mı diye sordu. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim hamdolsun. Şu an nereye gittiğimizi merak ediyorum sadece. Elif kızların da tercümanı olmuştu bu soruyu sorarak. Bugün dedi Mustafa. Bugün hiçbir şey düşünmeden anın tadını çıkarmanı tavsiye ediyorum. Şimdilik müstakbel birkaç saat içinde resmi olacak kocana güven. Ayrıntıları bana bırak. Sorumluluklarının yükünü paylaşacağız artık değil mi dedi yaramaz bir gülüş atarak ve hatta yüzünü birkaç saniyeliğine yoldan ayırıp Elif'e göz kırpmayı da ihmal etmemişti. Elif kısık sesle bu paylaşmak değil ama kendimi gereksizce hafif hissediyorum dedi. Sadece kendineydi bu sistemi. Günün tadını çıkarmayacak kadar karamsar ve kontrolcü olmasından kendisi de yorulmuştu artık. Yine de o gün için panik atak krizi geçirmeye çok yaklaşmıştı. Mustafa arabayı bir park alanına park ettikten sonra bagajdan kızların kıyafetleri ve gelinliğin olduğu paketleri alıp arabadan inen kızları yolun karşısındaki binaya doğru yönlendirdi. Bu bina dışından bile lüks olduğu anlaşılan bir güzellik merkezine aitti. Birbirlerinin saçını bile kendileri kestikleri için kızların aklına kuaföre gidip başörtülerini yaptırmak gelmemişti. Aslında gayet gereksiz buldukları boş masraflardan biriydi. Elif ne gerek vardı? Biz saç yaptırmayacağız ki diye söylenmeye başladı. Ah dedi Mustafa. Bugün seni hiç memnun edemeyeceğim sanırım. Gözlerini devirdi Mustafa. Burası kuaför değil canım. Güzellik merkezi. Dolu dolu gülümsedi en sevimlisinden ve devam etti. Asistanım ayarlamış hepsini. İçinde saç bakımı, cilt bakımı, masaj falan olan bir paket. Çok anlamıyorum ayrıntısından ben. Bugün yoğun olacağı için iyi bir başlangıç olur diye düşündüm dedi. Masumca gözlerini ışıldatarak. Evet, hayatının yoğun değişimine masajla başlamak iyi fikir olabilirdi tabii ki. Elif düğün gününe bakım yaptırarak başlayacağını daha önce hiç düşünmemişti. Güzellik merkezine ilk defa giden kızlar kur kapsamında cilt bakımı, saç bakımı, el ayak bakımı, çeşitli masajlardan sonuna kadar faydalanmıştı 2 saat içinde. Her birinin cildi kadife gibi olmuş, gözlerine canlılık gelmişti. Yüzlerinde rahatlamanın verdiği mayhoş bir ifade vardı. İşlerinin bitmesine yakın Mustafa'ya haber verdiler. Betül, abla bence boşuna haber veriyoruz. Kapıda beklemiştir Mustafa enişte. Bir çıkıp baksak mı diye dalga geçmişti. O günün prensesi Elif olsa da kızlar da bu şımartılma faslından nasipleniyordu. Ömürlerinde belki de hiç bu kadar şımarmaya fırsatları olmamıştı. Yaşamak için mücadele vermeleri gerekmişti her zaman. Hem maddi hem manevi zorluklarını yaşamışlardı hayatın. Keyifliydiler ama bir o kadar da tedbirli olmak zorunda hissediyorlardı. Elif gibi onlar da kendilerinin el işlerine çok bağlamamaya çalışıyorlardı. Ya değişmesinden korkuyorlardı ya da vazgeçmesinden. İmtihanları buydu çünkü. Kuaförden önce pudra pembe, hafif kabarık etekli, üst kısmı hakim yakalı bol işlemeli elbisesi ve üzerine taktığı krem pudra şalı ile Esma çıktı. Gelinlikten sonra en abartılı elbise Esma'nınkiydi. Aralarında nikah için en çok heyecan yapan Esma'ydı. Belki de gelinden bile çok hevesliydi. Onun arkasından Zehra çıktı. Zehra'nın üzerinde siyah renk, omuzundan askılı pileli bir etek, içine giydiği beyaz renk yakalı gömlek ve gömleğin yakasında siyah bir kurdeleden yapılmış fiyonk vardı. Başına inatla kırmızı şal takıp ayağına da kırmızı spor ayakkabı giyerek farkını göstermişti.
Kuaförden en son Betül ve Elif çıktı. Betül daha düz ve mat bir kumaştan seçtiği lacivert, vücut hatlarını belli etmeyecek kadar bol kesim düz bir elbise seçmişti. Elbisenin tek detayı ön etek yırtmaç kısmındaki gül işlemeleriydi. Betül önden Elif'in elini tutarak çıkmış, onu yönlendiriyordu. Elif'in başında kafasından aşağı sarkan ve beline kadar uzanan siyah bir şal vardı. Mustafa'nın gördüğü sadece gelinliğin hafif kabarık işlemeli etek kısmıydı. Gerisi siyah bir örtü. Biraz hayal kırıklığına uğrasa da Yesrib kokulu yetiminin bu utangaç ve ayrıntıcı hallerini seviyordu. Hayranca süzdü siyah örtüler altındaki sevdiğini. Mustafa boynunda profesyonel fotoğraf makinesi asılı bir bayan ve bir erkek, 2 kişiyle karşıladı onları. Fotoğrafçılar kızlar kapıdan çıkarken başladılar fotoğraf çekmeye. Elif'in siyah bir örtünün altında çıktığını görünce şaşırıp önce Mustafa'ya baktılar. O etrafından habersiz hayran hayran gelini seyrediyordu. Erkek olan fotoğrafçı Mustafa'nın bu halini de fotoğrafladı, yüzünde muzip bir gülümsemeyle. Günün hiçbir anını kaçırmamak istiyor gibiydiler. İleride bu fotoğraflara bakıp kim bilir hangi anılara dalacaklardı. Elif ve kızlar süslü gelin arabasına bindiğinde fotoğrafçılar da arkada şoförün hazır beklediği arabaya geçtiler. Elif kapıdan çıktığı anda siyah örtünün altından ilk gördüğü koyu renk damatlığı, parlak kösel ayakkabıları ve tüm ihtişamı ile tek elini ceketinin altından cebine atmış onu izleyen Mustafa'nın bedeniydi. Yaklaştıkça bütün gün yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle oluşan çiçek bahçesi gömülü gamzelerini gördü. Ve o anda takılı kaldı aklı. Ah o gamzeler! Her sabah uyandığında gördüğüne şükredeceği bir manzaraydı işte bu. Hamdolsun. Kızların meraklı kıpırdanmalarla nereye gittiklerini arabanın camından dışarıya bakarak tahmin etmeye çalıştığı fısıltılı bir yolculuk yapıyorlardı. Bir trafik lambasına denk geldiklerinde kırmızı ışıkta durdular. Mustafa kesik ve yumuşak bir kahkaha atıp "O örtünün altından Kemal Sunal'ın çıkmasından korkuyorum" dedi. Sağ elini alnına götürüp başını biraz Elif'e doğru eğerek durduramadığı gülümsemesine devam etti. Bu tepki kızlara da komik gelmişti. Bir anda gülüşmeye başladılar. Elif tepki vermemek için dilini ısırdı. Sanki gülse onu göreceklerdi. Hafif bir öksürükle boğazını temizledi. Ve "Kızlarla abdestimiz varken namazımızı kılsak iyi olur. Telaşede unutabiliriz" dedi. Kısa ve net konuştu. Heyecandan cümle kuramadığını fark etti. İyi ki giyinmeden önce güzellik merkezindeyken abdest almışlardı Betül'ün önerisiyle. Mustafa'nın mütebessim yüzü düşünceli bir hal aldı. Yeşil ışık yanınca arabayı çalıştırdı. "Olur prenses, her zamanki gibi haklısın." Derin bir iç çekti ve kısık bir sesle "Hamdolsun ki" diye ekledi. Bir sonraki ışıkta durduklarında arabanın LCD paneline dokunarak birkaç kere tuşladı. En son çıkan Fırat yazısına tıkladı. Arabanın içinde yankılanan çevir sesini duyunca kızlar birbirlerine baktılar şaşkın gözlerle. Birkaç saniyenin içinde çevir sesi yerini tok bir erkek sesine bıraktı. "Alo, buyurun efendim" diyordu ses. "Fırat, güzergah değişti. Önce Ortaköy Camii'ne gidiyoruz. Sen beni takip etmeye devam et." Karşısındaki ses onay verince LCD ekrana dokunup görüşmeyi bitirdi. Ekranı biraz daha kurcalayıp soft bir melodi açtı. Caminin yakınına arabayı park ettiklerinde Mustafa Elif'in kapısını açıp bekledi. Elif bir yere tutunup güç almadan inemeyeceğini tahmin ettiği için öylece durdu. "Yüz görümlüğü için daha erken değil mi?" diyerek kafasını hafifçe arabanın içine doğru soktu Mustafa. "Betül'ü çağırabilir misin?" dedi Elif. Örtünün altını görebilselerdi bunu gayet masumca söylemeye çalıştığını görebilirlerdi. Mustafa eliyle Betül'ü işaret edip "Seni istiyor" dedi gözlerini devirerek. Betül gelince Elif aceleyle "Beni tut Betül, kalkamıyorum" dedi
Bunu diyen Mustafa sağ elini ceketinden cebinden çıkarıp saçına götürerek belirgin bir biçimde nefes vererek güldü. Dini nikahlarını yapmış olsalardı şu an onu her yere kucağında taşıyarak götürebilirdi. Bir iç çekti ve sadece kendisinin duyabileceği kısık bir sesle "Az kaldı" dedi. Az kaldı. Namazlarını kılarken fotoğrafçılar da birkaç poz almışlardı. Herkes dışarıda beklerken Elif ve Mustafa birbirlerinden habersiz uzun uzun dua ettiler gelecekleri için. Kurmak üzere oldukları yuvalarının hayrı için, birbirlerine mahcup olmamak için. Camiden çıktıklarında kızlar nihayet der gibi bakış atıyordu. Etraftaki insanlar siyah örtülü gelini süzüp fısıldaşıyorlardı. Mustafa saatine bakıp "Hadi o zaman gidelim" dedi. Kısa bir mesafeyi sıkışık trafik yüzünden 15 dakikada ancak gittiler ve Yıldız Parkı'na geldiler. Günlerden perşembe olması hasebiyle park hafta sonuna nazaran daha sakindi. Yine de Mustafa daha tenha olacak bir yer seçip arabasını park etti. "Piknik mi yapacaktın işte?" diyerek kıkırdadı Zehra. Elif sessiz bir of çekti. Mustafa "Hadi inelim kızlar, çok vaktimiz kalmadı" diyerek kovar gibi arabadan indirdi herkesi. Fotoğrafçıların yönlendirmesiyle çekime başladılar. İlk olarak Elif'in siyah örtüsünü Mustafa'nın kaldırmasını istediler. Örtünün altındaki duru güzelliği gördüğünde Mustafa'nın burnuna gelen gül kokusuyla beraber gözleri dolmuştu. Daha birkaç saat önce aklına kazıdığı görüntüsünü unutmuşçasına özlediğini fark etti yetimini. Örtünün altında kendini rahat hisseden Elif, Mustafa ile göz göze gelince usandı. Yanakları kızardı ve hemen başını eğdi. Gözlerine cennetteymiş sanki. Yüzünde melek duruluğu var. "Şu an seni alıp kalbimde taşımak istiyorum her yere" dedi Mustafa. Ah ah, keşke Elif de içinden geçenleri söyleyebilseydi. Genel olarak daha az temas kurulan pozlar tercih ediyorlardı. Birbirlerine itina ederek "Değmesin" yağlı boya modunda ellerini nereye koyacaklarını bilemeden acemice çekilen pozlar kızları oldukça eğlendirmişti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar bile. Nikaha yarım saat kala Beşiktaş evlendirme dairesine doğru hareket ettiler. Elif tatlı bir hüzün yaşıyordu. Mustafa'nın ise heyecanı gittikçe artmıştı. Nikah dairesine ulaştıklarında Hakan Bey ve eşi Melek Hanım, oğulları Fatih, Sümeyye abla ve eşi Hamza ön sırada bekliyorlardı. Arkalarında ise Mustafa ve Elif'i bu mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen yakın çevre arkadaşları vardı. Sayıları 100'ü aşmış olan huzursuz bir grup oluşturmuşlardı. Ekim ayının serin ve aynı zamanda sıcak olan havasında, yağmur tehdidi altında rüzgara karşı sabırları tükenmeye başlamışken gelin ve damadı görmekten memnun olmuşlar ve bu memnuniyeti alkışlarıyla belli etmişlerdi. Fotoğraf çekiminden sonraki yol boyunca arabada kimseden ses çıkmamıştı. Hepsi kim bilir hangi düşüncelerle boğuşurken dünyadan kopmuştu. Mustafa anahtarı çevirip arabanın çalışan motorunu kapattıktan sonra kızlar kapıya yönelmişti ki saliselik atik bir hareketle Elif'e yönelen Mustafa'nın sesiyle duraksadılar. "Kızlar da arabadayken sana son defa sormak istiyorum. İçinde şüphe olmadan ve kendi rızanla benimle evlenmeyi kabul ediyor musun prenses?" Bazı kelimeleri bilerek daha vurgulu söylemişti Mustafa. Yutkundu ve daha tedirgin, düşünceli bir sesle devam etti. "Bu sorunun cevabından hala emin olamasam ve yaptığım bu çıkıştan ileride pişman olma ihtimalimin yüksek olduğunu bilsem bile içinde herhangi bir şüphe varsa seni şu an evine geri götürebilirim ve hayatına kaldığın yerden devam edebilirsin. Önemli olan senin duygu ve düşüncelerin benim için. Bu senin köprüden önce son çıkışın, ona göre." Beceriksizce gülümsedi. Neden ağlamak gelmişti ki şimdi içinden böyle? Elif bir süre gözlerini ayırmadan Mustafa'ya baktı. Tanıştıklarından beri ilk defa böyle uzun bir bakışını yakalamıştı Mustafa.
Elif'in karanlığına inat, ışıl ışıl alan kömür gözlerinde hükmünü bekleyen mahkum misali kayboldu o an. Elif kısa bir süre sessiz kaldı. Mustafa için bir ömür gibi gelse de kısa bir andı bu. Söylemeyi düşündüğü kelimeleri toparlamak ve cesaretinin kalbini teskin etmesi içindi bu süre. Ve konuşmaya başladı. İçimde hiçbir şüphe olmadan ömrümü ömrünle tamamlamak, acılarını paylaşıp umutlarına ortak olmak istiyorum. Dünyalık hiçbir şeyi bu kadar istememiştim. Rabbim ikimizi de utandırmasın. Elif için söylenmesi cesaret isteyen cümlelerdi bunlar. Mustafa'nın sevgi ve şefkati kalbinin mührünü öylesine eritmişti ki şimdilik içeriye sızan ışık hüzmeleri bile güç veriyordu Elif'in kalbine. Mustafa aldığı cevapla küçük çaplı bir kalp spazmı geçirdiğini sandı. Beklediği cevap bu değildi elbette ki. Son anda Elif'in vazgeçme ihtimali her zaman tetikte olduğu bir durumdu. İyimser ihtimalle ise çekinik, göz teması olmadan verilen mırın kırın sesleri arasında zar zor seçilebilen bir evet cevabıydı. Böyle iddialı cümleleri Elif'ten duymak en cesur hayallerine bile uğramamıştı henüz. İsyan edip gözlerinden süzülen ve saniyelik bir zaman diliminde çenesine kadar derin bir yol çizen gözyaşını kızlar görmeden bir çırpıda sildi. O yaşı bir tek Yesrib kokulu yetimi fark etmişti neyse ki. O zaman dedi Mustafa, o zaman hayatımızın bu yeni dönemine adım atmak için vira bismillah diyelim. Rabbim utandırmasın prenses, Rabbim ayırmasın. Tıkanmıştı bir anda. Aldığı cevap bunu hak etmese de söylemek istedikleri boğazında takılıp kalbine tıkanmıştı. Vaktini bekleyen cümleleri vardı onun da. Caiz zamanlara sakladığı cümleleri. Herkes derin bir nefes çekti ciğerlerine ve arabadan inmek için kapılarını açtılar. Kızlar da Mustafa'dan farklı değildi aslında. Elif'ten duymayı bekledikleri karşılık bu değildi. Aynı anda sevinip aynı anda hüzüne boğulmanın şokunu yaşıyorlardı. Betül arabadan iner inmez Elif'in kapısına geldi ve ona destek olarak dışarı çıkmasını sağladı. Elif önde, kızlar arkada, Mustafa da bir metre ötelerinde kalabalığa doğru ilerlemeye başladılar. Tahammül sınırlarının son noktasına yaklaşmış olan kalabalık grubun gelin ve damadı görünce rehavetten alkış tutması üzerine Elif'in heyecanı kulaklarından taşmaya yeltenmiş bir nükleer bomba misali içini yakmaya başlamıştı. Fotoğraf çekimi sırasında çıkardığı ve Mustafa'nın kendini benden saklama cümleleri üzerine bir daha örtmediği siyah örtünün altında olmamakta kendini çıplak hissettiriyor, utancından gözlerini yerden ayıramıyordu. Her adım atışlarında başlarından aşağı atılan konfetiler, renkli gül yaprakları ve minik şekerlerle birlikte evlendirme dairesinin içine girdiler. İçeri girdiklerinde kız ve erkek olarak gruplara ayrılan misafirlerinin yanına gitmek için ayrıldılar. Nikah için sıraları gelene kadar Mustafa erkek misafirler, Elif bayan misafirleriyle ilgilendi ve tebriklerini kabul etti. Bir ara Elif'in daha önce gördüğünü hatırlamadığı şık beyaz bir elbise ve üzerine işlemeli ceket giymiş uzun topuklu, gayet güzel ve bakımlı bir bayan Elif'e doğru geldi. Kendisini mütebessim bir yüz ifadesiyle karşılayan Elif'e sert bakışlar atarken ne olduğunu bile anlamaya fırsat verecek zaman bırakmadan sağ elini sıkıca tutup avuç içine bir kağıt parçası bıraktı ve parmaklarını da bükerek Elif'in elini yumruk yapar gibi bir şekilde soktu. Yine aynı sert ve uyarı verici bakışlar ile gözlerini kıstı. Daha sonra arkasına bakmadan topuklarının sesiyle beraber kararlı adımlarla yavaş yavaş uzaklaştı. Elif gözleri önünde süzüle süzüle giden kadının arkasından şaşkınlıkla baka kaldı. Daha sonra eline sıkıştırdığı kağıdı hatırladı ve özenle katlanmış kağıdı açtı. İçinden yazan notu görünce dişlerini gıcırdattı istemsiz olarak. "Şimdilik gülüyorsun" yazıyordu notta. Evet, şimdilik gülüyorsun. Bu zamanların değerini bil küçük cadı. İleride çok ağlayacaksın. Fırsatın varken koşa koşa evine dönmelisin. Bu sana
son uyarımdır. Sonra çok pişman olacaksın örümcek beyinli. Feyza. Feyza'nın nikaha gelecek yüzü yoktu belki ama henüz vazgeçmiş de değildi. Ona göre evli bir erkek kaybedilmiş bir erkek de değildi zaten. Her zaman bir şansı olabilirdi. Nikah bu kadar aceleye gelmeseydi belki daha farklı önlemler alabilirdi. Ama şimdilik hedefinde Elif vardı ve onu yolundan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaya niyetliydi. Çünkü Mustafa aklı başında düşünemiyordu. Belki bir büyü altındaydı ya da bitkilerle yapılan bir iksir içiriyorlardı ona. Yoksa böyle bir duruma düşmezdi, buna emindi. Mustafa'yı bu aptal ve geri kafalı kızın elinden kurtarıp kendi sevgisiyle iyileştirecekti. Ne pahasına olursa olsun. Buna yemin etmişti bir kere. Elif kağıdı avucunun içinde iyice sıkıştırarak buruşturdu ve top haline getirdi. Çenesi birbirine kenetlendi. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. İçinden sürekli olarak Hasbinallah ve nimel vekil diye tekrar ederek kalbindeki umutsuz köşeleri sakinleştirdi. Bu kadına prim vermeyecekti artık. Böyle bir karar almıştı. Bir sineğin vızıltısıydı şimdilik. Kızlar arkadaşlarını görüp yanından ayrıldığı için şükretti. Onların bu duruma şahit olmasını istemiyordu. Yanına usulca sokulan Fatih'in sesini duyunca birden irkildi ve dünyaya geri döndü. "Kuzen, nasılsın? Çok güzel olmuşsun." Acemice bir göz süzme ve ne diyeceğini bilememenin verdiği kısa bir sessizlik ardından sonra Elif başına hafifçe eğerek teşekkür etti. "Babam," dedi Fatih. "Babam. Heyecanlanınca tansiyonu çıkıyor, bilirsin. Bu yüzden beni görevlendirdi." Elindeki kırmızı kurdeleyi gösterdi. İşin aslı ne yapacağımı da tam bildiğimi söyleyemeyeceğim. Mahcup bir gülümsemeyle bir Elif'e bir de kurdeleye bakıyordu. Elif etrafını kulaçan edip kızlardan en yakınında olanı tespit etti. "Esma, bir bakabilir misin lütfen?" Sohbet grubundan gelen arkadaşlarıyla muhabbet eden Esma onların yanından telaşla ayrılıp Elif'in yanına geldi. Fatih'i görünce duraksadı. Son birkaç gündür nikah için izin aldığından staja gitmemişti. Yanlışlıkla Fatih'in gökyüzü gözlerine takılıp boğulur gibi olsa da belli etmemeye çalışarak Elif'e döndü. "Buyur abla." Fatih Esma'yı görünce "Elbise çok yakışmış," diye mırıldandı. Esma'nın onu duyma ihtimalini gözden kaçırmıştı bir an ve söylediğine pişman oldu. Kıpkırmızı olan Esma kuru bir teşekkürle yetindi. Elif telaşla araya girdi. "Kurdeleyi belime bağlar mısın?" dedi. Ürkek, çekingen ve beceriksiz hareketlerle Fatih'in elinden Esma'ya geçen kurdele Esma tarafından bağlanırken Fatih en içten ses tonuyla "Umarım bir ömür mutlu olursun kuzen. Huzurlu bir aile hayatın olsun. Yüzünden gülücük hiç eksik olmasın. Eğer enişte bir arıza çıkarırsa ilk bana geliyorsun, ona göre." Son cümlesini duyunca Elif mahzun bir tebessüm ile karşılık verdi. "Amin Fatih. Çok sağ ol. Her zaman yanımda olduğun için. Darısı senin başına artık. Senin de böyle mutlu bir gününü görürüz yakında inşallah." Esma'nın gözler inceden sızlamaya başladı. Başını yere eğip "Ben gideyim artık," diyerek kaçarcasına uzaklaştı. Fatih Esma'nın arkasından bakarak "Hayırlısı kuzen, hayırlısı," demekle yetindi. Bu sırada salonda devam eden bir önceki nikah bitmiş, davetliler dışarı çıkmaya başlamıştı. Bir görevli Mustafa Hacıvelioğlu ve Elif Küçük diye isimlerini anons edince Mustafa ve Elif birbirlerine baktılar ürkekçe. Heyecanları gözlerinden fışkırıyor, nefes almalarına engel oluyordu sanki. Telaşla kapıya yöneldiler. Görevli onları gelin ve damat odasına yönlendirince kızlar da peşlerinden gitti. Odalarına geçip davetlilerin salona girmesini beklediler. Tahmin ettiklerinden daha fazla misafir gelmişti. Öyle ki salona sığmayan büyükçe bir grup dışarıda beklemek zorunda kalmış. Bazı aileleri temsilen sadece bir kişi girmişti.
Aslında misafirleri minimuma indirmek için çok fazla açılmadan davet etmişlerdi tanıdıklarını. Ama çağırmadıkları insanlar bile duyunca gelmişti. Bu güzel günde onları yalnız bırakmak istememişlerdi belli ki. Görevli salon hazır. Nikah memuru siz de hazırsanız başlayalım diyor dediğinde kızlardan ufak çığlık sesleri yükselmeye başladı. Odadaki herkesin eli ayağına dolanmıştı. Mustafa son 10 dakikadır amaçsızca hareket ediyor, bazen Elif'e bir şey diyecek gibi oluyor, sonra vazgeçiyor ve volta atmaya devam ediyordu resmen. Hatırlat da sana spor bir ayakkabı alalım nikah çıkışı diyerek sanki nikaha davetli gelmiş gibi sakince tavırlar sergilediği de olmuştu kısa süre içinde. Elif gayet sakin bir yüz ifadesiyle Mustafa'yı sakinleştirmeye çalışıyor, göz göze geldiklerinde ona masum tebessümler gönderip telaşını dindirmek için çabalayan cümlelerle karşılık veriyordu. Ne oldu bu kıza böyle? Lorlerimi değiştirdiler bir anda. Zehra Elif'e yakıştıramadığı için bu davranışlara bozulmuştu aslında. O Mustafa'ya karşılık vermemeliydi, ağır takılmalıydı. Bu tür acizlikler gözünde büyüttüğü Elif karakterinde absürt duruyordu. Esma daha romantik bir gözle bakıyordu her zamanki gibi. Birbirlerini tamamlamak böyle bir şey işte. Eksik yanlarına destek oluyorlar. Biri düşerken diğeri tutuyor her zaman diyordu. Şu nikahı bir atlatsaydık hastane ya da karakola düşmeden Allah'ın izniyle. Betül gözlerini devirerek kapıyı açtı. Gelin ve damat enstrümantal bir müzik eşliğinde salona girdiler. Ziyaretçiler ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Arada ayakları dolanarak nikah masasına ulaştılar. Birbirlerine çok yaklaşmamaya özen gösterircesine aralarında bir adam boyu mesafe koymuşlardı. Mustafa bu mesafeye rağmen Elif'in koltuğunu çekip onun yerleşmesini beklemeyi ihmal etmemişti. Nikah memuru Mustafa ve şahitler tokalaştıktan sonra masaya oturdular. Elif'in nikah şahidi amcası Hakan Bey temsilen Fatih, Mustafa'nın nikah şahidi Hamza'ydı. Nikah memuru mikrofonu eline aldı ve konuşmaya başladı. Değerli konuklar, bu mutlu güne her iki aile adına hoş geldiniz diyor ve iyi eğlenceler diliyorum. Ve nikah akdine başlıyorum. Elif'e yöneldi ve sordu. Adınız soyadınız? Elif Küçük. Daha sonra Mustafa'ya yöneldi. Adınız soyadınız? Mustafa Hacı Velioğlu. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığım araştırma sonunda evlenmenize engel bir durum bulunmadığı tarafımdan tespit edilmiş olup şimdi bir kez daha misafirler ve şahitlerin huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Elif Küçük, yanınızda bulunan nişanlınız Mustafa Hacı Velioğlu Bey'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın özgür iradeniz ile eş olarak kabul ediyor musunuz? Elif bir süre sessiz kaldı. Tüm davetliler sessizce ona bakıyordu. Kararını vermişse de cevap vermeye utanmıştı bir an. Bu cevap ki ömrünün sonuna kadar şahit yazılacak bir anda. Önüne uzatılan mikrofona doğru eğildi ve gayet nazikçe cevap verdi. Evet. Herkes coşkuyla alkışladı. Bu cevapla Mustafa'nın zaten var olan heyecanı tarifi imkansız olan derecelere çıkmıştı. Elif'in ise içi rahatlamış, yükü hafiflemişti sanki. Nikah memuru Mustafa'ya yöneldi yine. Siz Sayın Mustafa Hacı Velioğlu, yanınızda oturan nişanlınız Elif Küçük Hanım'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Mustafa'nın heyecandan kulakları uğulduyor, kalbi düzensiz atıyordu. En yüksek perdeden seçtiği ses tonu ile cevap verdi. Evet. Alkışlar kesilince nikah memuru şahitlere doğru dönerek devam etti. Şahitler olarak sizler de duydunuz. Birbirlerini eş olarak kabul ettiler. Sizler de şahitlik eder misiniz? Hamza ve Fatih sırasıyla evet diyerek onayladılar. Ben de medeni yasanın ve belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri eş olarak ilan ediyorum ve
kırmızı evlilik cüzdanını Elif'e vererek tapuyu da hanım kızımıza takdim ediyorum dedi. Bu sırada kızlar Elif'e doğru ayağına bas, ayağına bas diye bağırıyorlardı. Elif ayağını masanın altında dolandırsa da muvaffak olamamıştı. Bunu fark eden Mustafa ayağını Elif'e yaklaştırıp bas hadi dedi kısık bir sesle. Nazikçe Elif'in topuğunun tadına bakmış oldu böylece. Nikah defteri imza için gelin, damat ve şahitleri dolaşırken nikah memuru konuşmasına devam etti. Sevgili gençler, şu andan itibaren aile birliğiniz kurulmuştur. Evlenmede asıl olan aile birliğinin ömür boyu mutluluk içinde korunmasıdır. Mutluluk, karşılıklı sevgi, saygıya bağlıdır. İyi günleriniz olduğu kadar kötü ve sıkıntılı günleriniz de olacak. Size düşen birbirinize destek olmanızdır. Şimdiye kadar yüreğiniz ne dediyse onu dinlediniz. Kime işaret ettiyse ona yöneldiniz. Şimdi o iki yürek biz demenin mutluluğunu yaşıyor ve bizler de bunlara şahitlik yapıyoruz. Bizim dileğimiz yüreğinizdeki bu sevginin hiç tükenmeden devam etmesidir. Sevginin sabır, sevginin sadakat, sevginin emek olduğunu hiçbir zaman unutmayın diyor ve size ömür boyu mutluluklar dilerken sizi yetiştiren her iki aileyi de kutluyorum. Mutlu olun, mutlu kalın. Ve yine tokalaşma merasiminin ardından görevli Elif ve Mustafa'yı tebrik edip dışarıya doğru yönlendirdi. Kızlar salonun kapısında ellerindeki sepetten küçük maketler vererek davetlileri yolcu ediyorlardı. Paketin içinde nikahımıza şahit olduğunuz için teşekkür ederiz yazan kalpli bir çikolata ve hoş bir koku şişesi ve yanında vesileniz ile ilgili yardım kuruluşuna 50 TL bağış yapılmıştır. Bizi de bu hayra ortak ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dua ile yazılı bir kart vardı. Dışarı çıkan konuklar Mustafa ve Elif'i tebrik edip hediyelerini vererek ayrılıyorlardı. Son konukla da vedalaştıklarında ve son fotoğrafı çekildiklerinde de bir saat geçmişti. Evlilikleri resmen onay alsa da ve dini nikahın hükümleri de yerine gelmiş olsa da Mustafa ve Elif için bu evlilik akdi henüz tamamlanmamıştı. Bunun için son bir yere daha uğramaları gerekiyordu ve bunun için en yakınlarında toparlayıp yola koyuldular. Evlendirme dairesinden ayrıldıktan sonra 5-6 arabalık ufak bir konvoy halinde yola çıktılar. Mustafa'nın ve Elif'in birkaç samimi arkadaşı, Elif'in amcası Hamza ve Sümeyye abla, Mustafa'nın iş yerinden üst düzey birkaç yönetici ve hepsinin ailesiyle beraber küçük bir kalabalık topluluk oluşturmuşlardı yine. Gelin arabasındaki herkes nereye gittiklerini tahmin ediyordu. Ama konvoydaki diğer arabaların da bu konuda çok fazla fikri yoktu. Elif gelinliği çıkartmak istese de Mustafa buna razı olmamış. "Bugün senin günün prenses. Bir daha bu elbiseye sığmayabilirsin. Bence biraz daha kalsın üstünde" demişti muzipçe. Neden hep Elif'i utandırmak zorundaydı ki sanki? Yolculukları yarım saatten uzun sürmüştü. Üstadın medresesinin önüne geldiklerinde Elif ve kızlar tanıdık bir mekana gelmenin huzurunu hissettiler. Ama bugün ilk defa medreseye değil, hemen karşısında duran mütevazi eve, üstadın evine davetliydiler. Mustafa'nın aksine Elif ve kızlar üstadın evine hiç girmemişlerdi. Yıllar önce eşini kanserden kaybeden üstad bir daha hiç evlenmemişti. Kız kardeşleri sık sık gelir, evinin düzenini sağlardı. Üstad da kendi başının çaresine bakmaya alışmıştı artık. Medreseden gençler de evini pek boş bırakmıyordu zaten. Arabadan inince küçük konvoylarındaki konukların bir kısmı ikindi namazlarını kılmak için medreseye geçmişti. Namaz kılmayan bir kısım ise genç öğrencilerin yönlendirmesiyle üstadın evinin bahçesine geçmişlerdi. Gençler hemen sandalyeler getirip bahçeyi kalabalık için hazırladılar kısa bir sürede. Elif Mustafa'ya acınası gözlerle bakarak üzerindeki gelinliği göstererek "Artık çıkarabilir miyim?" diye sormuştu bunu almış bir ses tonuyla. İzin mi istiyordu? Evet izin istiyordu. Eşini kızdırmak istemiyordu belli ki. Mustafa kendilerini mescidin kapısında karşılayan üstada
kısık sesle bir şeyler söylemiş, sonra da Elif'e dönüp evi işaret ederek günlük giysi almış mıydık yanımıza? Ah, unuttum şimdi. Gidip rahat bir şeyler alıp geleyim mi sana? Diye Mustafa telaşıyla noktalamıştı. Günlük kıyafetlerim bagajdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tatlı telaşlı, heyecanlı adam pamuk şeker gibi görünüyordu Elif'in gözüne. Ah, doğru dedi Mustafa. Ben onu unutmuşum. Geleyim mi ben de, yani yardım için? Yani neyse. Şimdilik Betül'ü çağırsan yeterli benim için, dedi Elif. Elif, gayet masumca gelen teklif, gerçekten de içinde hiçbir kurnazlık zerresi içermeyen masum bir öneriydi. Betül ve Elif'i evde üstadın kız kardeşleri karşıladı. Daha öncesinde sohbetten de aşina oldukları bayanlar oldukça sıcak ve yardımseverdi. Elif günlük kıyafetlerini giydikten sonra evin mescit için ayrılan bir odasında ikindi namazlarında kılıp çıktılar. Küçük grupları ve mescitten gelen ayrıca bir grup insan evin bahçesinde sandalyeler üzerinde oturmuş onları bekliyordu. Üstad Mustafa ve Elif'i yanına çağırıp karşısında duran iki sandalyeye oturttu. Eline bir defter ve kalem alıp kalabalığın sesinin dinmesini bekledi kısa bir süre. Üstad besmele çekti ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" deyip başladı mütebessüm bir yüzle. Sesindeki tınıda insana huzur veren bir ses tonu vardı ve gelinle damadın bütün heyecanını dinginliğe bıraktırıyordu. Önce Elif'e, sonra da Mustafa'ya baba ismi ve kendi isimlerini sorup elindeki kağıda yazdı. Daha sonra şahitlerin ismini sordu ve yine elindeki kağıda not etti. "Mehir miktarını belirlediniz mi kızım?" diyerek Elif'e sordu. Mehir mi? Elif bunu hiç düşünmemişti. Bir şey istemesi gerekiyordu ama istediği tek şey sevilmekti. Bunun dışındaki dünyalıkları talep etmekten hayal ediyordu. Cevap veremedi bir süre. Mehir belirlendikten ve onu da elindeki kağıda yazdıktan sonra Üstad önce Elif'e, sonra Mustafa'ya birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini üçer defa sordu. 3 evet cevabını da aldıktan sonra şahitlere dönüp "Siz de şahit misiniz?" diye sordu ve onlar da evet dedi. "Nikahınız hayırlı ve bereketli olsun. Rabbim utandırmasın. Kalplerinizde sevgi, evinizde huzur eksik etmesin" dedi ve nikah duasını okumaya başladı. Duanın sonrasında evlilikle ilgili kısa bir sohbet verdi. Bu sırada kızlar ve Fatih kadın erkek olarak ayrılan konuklara tatlı ve limonata ikram ediyordu. Fırat da kapıda toplanan çocuklara hediye kutuları veriyordu. Akşam ezanı okunduğu sırada Üstad sohbetini bitirmişti. Akşam namazından sonra Sümeyye abla ve Hamza, çocuklar huysuzlandığı için ayrıldılar. Hakan Bey ve Melek Hanım da yoruldukları için vedalaştılar. Ve birkaç kişi daha küçük topluluklarından evine geçmişti. Uzaya çıkarken yakıt modüllerini sırasıyla boşluğa bırakan roket gibiydiler. Giderek küçülen grupları eve nihayetinde 2 kişinin varacağı bir yolculuktaydı. Evden çıkarken şeker ve bozuk para attılar gelinle damadın başından, evlilikleri bereketli olsun diye. Mustafa'nın sahibi olduğu şık bir mekana geldiler. Daha önce kızlarla da geldiği bu mekanın teras katı özel olarak düzenlenmiş ve süslenmişti. 50 kişi kadar kalan düğün davetlileri masada yerleştiler ve garsonlar başlangıç yemeklerini getirmeye başladılar. Mustafa ve Elif'in yan yana oturduğu masada kızlar ve Fatih vardı. Arabaya binerken Mustafa Elif'in elini tutup ufak bir buse kondurmuştu. Kızlara çaktırmadan ve kısık bir sesle "Hoş geldin ömrüme prensesim" demişti yakalanmaktan korkan yaramaz bir çocuk gibi, tedirgin bir şekilde. Sen de benim yıkık virane ömrüme hoş geldin sevgili zevcim." Hala çekinmeleri normal miydi? Bütün gün çikolata ve tatlıyla açlıklarını geçiştiren grup yemekleri görünce dünyadan kopmuşlardı. Yemeğin ardından konukların büyük bir kısmı evlerine dağılmıştı. Geriye kızlar ve Fatih kalmıştı. Fatih kızları alıp evlerine götürürken Elif ve Mustafa da kendi evlerine doğru yola çıkmışlardı. Kendi evleri, yuvaları, hayatlarında açılan yeni sayfanın ilk harflerini işliyorlardı ömürlerini. Elif kızlardan ayrılmanın verdiği garip bir hüzün yaşıyordu. Bir yanı eksilmiş gibiydi ve eksik başka bir yanı tamamlanmış gibi.
Hep beklediği hayır kapısının önünde durmuştu da içeri adım atmaya cesareti yoktu. Bir adım atsa kapının ardında onu bekleyen boşluğa düşüp kaybolacaktı sanki. Ama Rabbi ona kanat vermez miydi düşerse? Her tökezlediğinde tutunacak bir dal göndermişti Elif'e. Şimdi de bir çınar ağacı vardı sırtını dayayacağı. Heybetiyle güven, varlığıyla huzur veren bir çınar. Neden korkuyordu o zaman bu kadar? Hep bir imtihan olacaktı. Kural buydu. Yeri gelince şükredecek, yeri gelince de sabredecekti başına gelenlere. Bunlar yaşamın ve imanın döngüsüydü Elif'e göre. Şimdi şükrediyordu evet, ama sabır gününün telaşı vardı gönlünde. Bir çocuğun yeni oyuncağına kıyamaması gibi o da kendince sakınıyordu mutluluğunu. Arabada giderken Mustafa'ya baktı uzun uzun. Bir ömür seyretmeye doyamayacağı adama baktı. Artık vitrinden alamayacağı bir elbiseyi seyreden genç kız gibi bakmıyordu. Kaçamak değildi bakışları. Varlığını içine sindire sindire bakıyordu ömrünün mim durağına. Mustafa ise heyecanlıydı. İlk defa söyleyecek bir şey bulamıyordu. İlk defa ağlamakla gülmek arasında seçim yapamıyordu. Mutluluktan hüngür hüngür ağlamak geliyordu içinden. Üzgün değildi. Rabbi ona can yoldaşı göndermişti. Yıllardır kendini karanlığa kapattığı kapılardan ışık sızmıştı. Işık değil, gökkuşağıydı belki de. Son yıllarda hiç bilmediği güzel bir yola girmişti. Ve bu yolda yalpalayarak ve düşe kalka ilerlemişti şimdiye kadar. Ama şimdi ona destek olacak bir yareni vardı, bir yol arkadaşı. Gönlüne varlığıyla huzur yayan bir Hira dinginliğiydi Elif'in gözlerinde kaybolurken hissettiği. Elif artık mahremiydi. Acılarını sahiplenip sevinçlerinin müsebbibi olmak istediği yetemi. Aynı anda hem masum hem mahcup olmanın en çok yakıştığı insan. Duru berrak bir su gibi girmişti Mustafa'nın hayatına. Su gibi aziz, su gibi temiz, su gibi ilaçtı onun için. Nefessiz kaldığı şu ahir dünyada yüzünü okşayan ılık bir meltem esintisiydi. Beraber keşfedecekleri bu yolun girinti ve çıkıntılarını ne mutlu ki Rabbi Mustafa'yı unutmamıştı ve terk etmemişti. Ona huzur veren bir arkadaş, kalbini teskin eden bir yaren, saçının telini kendisinden bile sakınacağı bir emanet göndermişti. Yetiminin yaralı gönlünü kendi yaralı kalbiyle iyileştirecekti. Birbirlerinin virane şehirlerine yıkılmaz köprüler kuracaklar ve hicret edeceklerdi. Kendi şehrinden yetiminin şehrine hicreti bir niyetle başlamış olsa da bugün o köprülerin ilk adımını atıyorlardı. Yol boyunca acemi aşık gibiydiler. Havadan sudan konuşarak günün odak konusunu konuşmaktan kaçınıyorlardı. Nikahla ilgili, kızlarla ilgili konuları konuştular yol boyunca. Güzel bir gün olmuştu onlar için. Mustafa'ya göre biraz sönük geçse de Elif'in içine sinmişti. Eve geldiklerinde hafiften yağmur çiselemeye başlamıştı. Mustafa evin kapısına kadar ceketini Elif'in bedenine siper etti. "Gerek yok, birkaç damla yağmurla erimem sanırım." "Erimezsin ama hasta olabilirsin küçük hanım. Kocanın sözünü dinle biraz." Kocası mı? Evet, kocasıydı. Resmen ve dinen. Bugün, yarın ve ölene kadar. Galü belada verdikleri sözle başlayıp hesap gününe kadar. İyi ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Birbirlerine eş, yaren ve karı koca olmuşlardı. Elif'in kalbi bunları düşündükçe kalbi vücudunda durmak istemiyor gibi engel olamadığı bir hızla çarpıyordu. Müstakil bir villa olan evin kapısına geldiklerinde Mustafa cebinden bir anahtarlık çıkartıp Elif'e uzattı. Metal harflerle Elif yazan anahtarla birkaç anahtar takılıydı. "Bunu senin için yaptırdım," dedi Mustafa. "Evin, iş yerinin, kasanın. Bana ait ne varsa hepsinin anahtarı var içinde. Benim anahtarlığımın aynısı. Tek eksik kalbinin anahtarı. Ama o da sende zaten." Mustafa tebessüm ediyordu. Elif ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Neden ağlamak istiyordu ki? Bu kadar mutluyken böylesine ağlama hissinin yakasına yapışmasından hoşlanmıyordu. "Hadi
Aç kapıyı artık hatun. Üşümeye başladım. Mustafa ellerini ovuşturup avuç içine sıcak bir nefes gönderdi oklayarak. Elif besmele çekip evin kapısını açtı ve sağ ayağını eve bastığı anda yerden yükseldiğini hissetti. Belindeki baskıyı hissedince başını geriye çevirdi. Ve Mustafa'nın cennetten kopup gelen zümrüt yeşili gözlerinde takılıp kaldı. Daha önce hiç böyle yakından bakma cesareti olmamıştı bu gözlere. Mavi haresini gördü yeşil gözlerin. Kıyısına deniz vuran yemyeşil bir vadi gibiydi. Gökyüzünü ve yeryüzünü bir çöpkize sığdırmak gibiydi. Ve Mustafa'nın gülüşünün en sevdiği yanını gördü. Çukurlarına ömrünü gömdüğü gamzelerini, kaybolup gittiği o gamzeler, mutluluğun en oyuk haliydi. Gamzelerine bütün acılarını gömüp gözlerinde yaşlanmayı diledi o an. O gözlerdeki yansıman hiç sönmesin. Neler oluyor dedi kendi kendine gelmeye çalışarak bir yandan. Adettendir prenses. Gelin kız evine ilk adımını havada atmalıymış. Ben demiyorum, gelenek görenek kapı bunlar işte. Bu arada ben seni daha ağır bekliyordum. Kuş gibiymişsin sen. Neden iki beden büyük kıyafet aldığını da anlamış olduk böylece. Teşekkür ederim. Teveccühünüz kocacığım. Bundan sonra tam senin bedenine göre alalım artık. Mustafa'nın muzipçe gülümsemesi Elif'i utandırmıştı nedense. Salona gelince bir kanepenin yanında durdular. Burada inişe geçiyoruz dedi Mustafa. Dikkat edelim lütfen. Firmamızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mustafa Seyahat iyi günler diler. Mustafa nazikçe Elif'i yere bıraktı. Birbirlerine kısa bir bakış atıp geniş kahkahalar atmaya başladılar. Mustafa Elif'i ilk defa gülerken görüyordu. Bambaşka bir Elif'le tanışmış gibi hissetti o an. Kömür karası gözlerinin içinde büyülü bir elmas parıltısı belirmişti sanki etrafına yayılan. Dünya üzerinde en güzel gülen yüz şu an karşısında tatlı tatlı gülümseyen kıza ait olmalıydı. Evet öyle olmalıydı. Benliğini içine çeken efsunlu bir girdabın içine çekilmiş, döne döne savruluyordu. Başı dönmüştü. Manevi bir sarhoşluk yaşadı kısa bir an. Ne yapıyoruz şimdi diye sordu Mustafa. En belirsiz ve en bilinmeyen haliyle. Yatsı namazını mı kılsak acaba? Mantıklı dedi Mustafa. İşaret parmağıyla Elif'i işaret edip sağ gözünü kırptı. Bu adamın Zehra ile bir yerden akrabalığı olmalıydı muhakkak. O zaman dağılalım diye devam etti Mustafa. Şaşkınca sağa sola dönerken tökezlediği bir anda ben aşağıda kılayım, sen nerede kılacaksın namazı? Mescit var aslında. Biliyor musun mescidin yerini? Ah evet doğru ya. Neredeydi bu mescit? Ben de unuttum şimdi. Aşağıda mıydı yoksa çatıda mıydı? Çok önemli bir devlet meselesini unutmuşçasına elini saçına götürüp özenle taranmış koyu siyah perçemlerini karıştırdı parmaklarıyla. Ah saçları, parlak siyah, gür ve hafif uzun saçları. Bugün Mustafa'yı daha yakışıklı göstermek için çırpınıyordu adeta. Sahi, daha yakışıklı olabilir miydi? Daha karizmatik ya da daha sıcakkanlı ya da daha romantik komedi. Olamazdı tabii ki ve olmasını zaten. Tam kıvamında ve dozundaydı her şeyi. Rabbim ne güzel yaratmışsın sevdiğimi dedi Elif. Ben dedi Elif. Ben yukarıda yatak odasında kılarım namazımı. Sen sakin ol yeter. İçinde buruk bir huzur, kalbinde hem acı hem tatlı bir hisle çıktı merdivenleri Elif. Birkaç gün önce kişisel eşyalarını getirdiği gün bu odayı ve eşyalarını yerine ezberlediği için yabancılık çekmedi. Dolabın kenarına eleştirdiği seccadesini ve namaz kıyafetlerinde bulması kolay oldu. Önce lavaboya geçip abdest aldı. Bu onu biraz ferahlatmıştı. Yatsı namazını ve ardından da 2 rekat nafile namazını kıldı. Tesbihatını yaptı ve sonra uzun uzun dua etti. Bugüne kadar ne istediyse Rabbinden istemişti ve istediklerinin karşılıksız kalmadığını da görmüştü. Ne istediyse bir şekilde cevap almıştı. Yine en güvendiğinden istedi. Ömrünün hayrını, bereketini ve güzelliğini istedi. Artık dualarında Mustafa'da vardı. Kendisi için ne istediyse daha iyisini ömür yoldaşı için istedi. Onu çok sev Allah'ım. Benim sevdiğim kadar çok sev.
Duası bittiğinde seccadesini özenle katladı ve usulca dolaptaki yerine geri koydu. Üzerini değiştirdi. Bir süre odada sessiz bir şekilde bekledikten sonra daha fazla dayanamayarak parmak ucunda yürümek suretiyle merdivene kadar geldi. Buradan aşağıyı görmediği için bir iki basamak inmesi gerekti. Neyse ki Mustafa arkası merdivene dönük bir şekilde secdede oturmuş dua ediyordu. Onu seccadesinin üzerinde Rabbine dua ederken görmek Elif'in kalbine tarifi mümkün olmayan bir huzur dalgası yayıyordu. İçi ferahlıyor, ruhu genişliyordu. Mustafa'yı namaz kılarken izlemek, dünyadan cennete bakan, açık kalmış bir pencereden sızan bir manzarayı izlemek gibiydi. Ilık rüzgarların estiği, derin ırmakların aktığı, dört yanı gök kuşakları ve rengarenk çiçeklerle döşenmiş bir manzaranın insanın ruhuna kattığı da böyle bir şey olmalıydı. Şükür sebebi aşk. Mustafa elleriyle yüzünü kapatıp kısa bir süre öylece kaldı. Sonra yavaşça yerinden kalktı ve hiç acelesi yok gibi ağır hareketlerle seccadesini katlayıp kenara koydu. Elif, komşunun erik ağacında yakalanmaya ramak kalmış haylaz bir çocuk misali sessiz ve atik hareketlerle odaya geri döndü. Mustafa evin tüm odalarının ses sistemine bağlı müzik oynatıcıdan yumuşak ritimli bir şarkı seçti. Derin bir nefes alıp ağır adımlarla yatak odasına doğru yürümeye başladı. Yıllardır bu odaya girerken böylesine heyecanlandığını hatırlamıyordu. Genelde salonda uyuyakaldığını düşünürsek pek hevesli bile değildi odasında uyumak için. Ama şimdi odasında onu bekleyen bir cenneti vardı. Soğuk ve boş odalarına ışık ve nefes gelmişti. Yaşamsal fonksiyonlar adına fetret dönemi yaşayan ruhu şimdilerde yeniden can bulmuş, söner rengi maviye çalır olmuştu. Odanın kapısına geldiğinde duraksadı. Heyecandan kalbi atağa geçmiş ve durmaya meyletmişti. Derin nefesler almaya devam etti ve bir besmele çekip odanın kapısını açtı. Elif beyaz fonda pembe ayıcıklı pijamasının içinde kurbanlık bir koyun gibi huzursuzca bekliyordu. Başını örten kırmızı yazmasının altındaki yüzü de yazmayla aynı renk olmuştu. Kızlar alışverişte ısrarla şok gecelik takımları alması için baskı yapmış olsa da Elif öyle şeylerin içinde rahat edemeyeceğini bahane edip kendince daha normal ve rahat bir pijama takımı seçmişti. Bu pijamanın içinde bile kendini çıplak gibi hissediyordu zaten. Heyecandan elleri titriyor, midesindeki kelebekler pır pır uçuşuyordu oradan oraya. Mustafa yavaşça geline doğru yaklaştı. Üzerindeki pembe ayıcıklı pijama samimi, doğal ve masum duruyordu. Elif ile ilgili beklentisine uygun bir gece kıyafeti olmuştu. Gelininin terden nemlenmiş ellerini tutarak onu ayağa kaldırdı. Cebinden çıkardığı etrafı elmas işlemeli kırmızı yakut kolyeye biraz şaşkın bir bakış attı. Sanırım önce örtüyü çıkarmam gerekecek. Bu sıralamayı biraz bozacak ama, dedi kendi kendine, söylenir gibi. Elif başıyla onu onaylayınca yavaşça örtüyü çekti gelinin başından. Parlak, kadifemsi siyah saçları, güneşi kıskandıran ışıltıda kömür gözleri ve taze sağılmış bir süt gibi beyaz teniyle gelini ona bakıyordu. Elif'in arkasına geçti ve boynuna düşen uzun saçlarını kaldırarak kolyeyi takmaya çalıştı acemi hareketlerle. Bir yandan gelinin saçlarından gelen buram buram çiçek kokuları aklını karıştırıyordu. Kolyeyi biraz söylenerek de olsa takınca Elif'in önüne geçti. Gelinin ışıldayan gözlerine baktı ve yumuşak hareketlerle eğilip alnına sıcak bir buse kondurdu. Mustafa Elif'in elini sımsıkı tuttu ve onu yatağın kenarına oturması için işaret ederek yönlendirdi. Elif heyecanının zirve noktasına yaklaşmıştı artık. Engel olamadığı bir şekilde titremeye başlamıştı. Bir süre öylece oturdular. Ortamdaki tek ses çalan şarkıydı. İkisi de şarkının sözlerine dalmışlardı. "Korkma," dedi Mustafa. "Korkma. Sana istemediğin ya da hazır olmadığın bir şekilde yaklaşacak değilim." Güven ve huzur veren teskin edici bir tını vardı sesinde. "Ne garip değil mi? Bu sabaha kadar Yesrib'tin benim için
Şimdi ise Medine'm oldun. Son yıllarımda ben bu dünyada yerimi yurdumu bilemezken şimdi kendimi sana hicret ederken buldum. Daralırken bu dünyada şu fani kalbim Hiram'ı gözlerinde gördüm. Kalbim ki kan pompalamaya yararken sadece, ki onu da doğru düzgün yaptığı söylenemez ama şimdi yeni bir görev edindi kendine. Konuşurken düşünme payı bırakıp küçük esler veriyordu cümlelerin arasına. Elif'in elini ne kadar fark etmiyordu bile. Oysa kalabalıkta kaybetmekten korktuğu yavrusunun elini tutan anne misali sıkı sıkı tutmuştu. Heyecandan titreyen ve terden iyice nem olmuş avucunda kaybolan o narin eli. Sen dedi, sen benim emanetimsin. Ben bu dünyada böyle güzel, böyle değerli bir emanete layık olmamıştım daha önce. Sen kırılmaktan korkuyorsun biliyorum. Şunu bil ki ben seni kırmaktan, üzmekten daha çok korkuyorum. Senin tek bir gözyaşının müsebbibi olursam hesabını nasıl veririm? Veremem. Elif de Mustafa'nın elini sıkmaya başlamıştı artık. Gözlerinin ucuna kadar gelen gözyaşını zor tutuyordu ve kendini sıkarken Mustafa'nın da elini sıktığını fark etmiyordu. İçinden hüngür hüngür ağlamak geliyordu engel olamadığı bir şekilde. Mustafa günlerdir içinde tuttuğu, kalbine batan cümleleri o gece Elif'e söylemek istiyordu. Bilsin istiyordu. İçini bilsin, niyetini bilsin, halini anlasın. Son günlerdeki en büyük çaresizliği kendine anlatamamak yetimine. Artık sınır kalkmıştı. Artık mahremiydi. İçini gösterebilirdi en karanlık noktasına kadar. Biz birbirimizin cennetinin anahtarıyız artık. Mutlaka iyi günlerimiz kadar sıkıntılı günlerimiz de olacaktır. Mustafa Elif'in boşta kalan diğer elini de avucunun arasına aldı ve yüzüne Elif'in gözlerine bakacak şekilde gelinine döndü. Sıkıntı bizi teğet geçsin. Etrafımızda ne olursa olsun biz hep huzur taşıyalım birbirimizin gönül kıyılarına. Ne olursa olsun dış dünyada biz hep yan yana, sırt sırta verelim, güç olalım, destek olalım. Elif inatla akmak için çabalayan gözyaşını aynı inatla içinde tutmaya çalıştığı için kenetlediği çenesi açmadan sadece başını salladı onaylar gibi. Ama bu karşılığa gönlü razı olmamıştı. Karşısında çırpınan adama da yeterli geleceğini sanmıyordu. İnşallah diyebildi. Ancak inşallah diyebilmişti. Ağzını açtığı anda gözyaşı isyan bağrıyla beraber kendisine açılan yolda yanaklarından aşağıya süzülmeye başladı yumru halinde. Mustafa bir eliyle Elif'in başının arkasından destek olarak onu göğsüne yasladı. Elif'in saçlarından süzülen gül kokusunun ağır bastığı çeksi mayhoş kokuyu doya doya içine çekiyor, bir yandan da gelinin sırtını sıvazlayarak onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Elif ağlayınca Mustafa'nın canı acıyordu. Dünya karanlık ve kasvetli bir hal alıyor, sanki nefes almaya mecali kalmıyordu. Dünyanın cehenneme bakan yüzüne yaklaşıyordu sanki. Uykun yoksa, yani yorgun değilsen, ki yorulmamak mümkün değildi bugün, ama bir kahve içelim mi aşağıda? Mustafa kara bulutları dağıtıp gergin havayı rahatlatma çabalarına girmişti. Aslında konuşması yarım kalmıştı ama zaten artık ne diyeceğini de unutmuştu. Daha çok vakitleri var, Allah nasip ederse. Bol bol konuşup yetiminin başını ağrıtacağı bir ömür vardı önlerinde. Elif başını kaldırıp olur dedi. Mustafa itina ile gelinin gözyaşlarını sildi. Bu gece kahveleri ben ısmarlıyorum prenses. Türk kahvesi yapamam gerçi. Onu sen yaparsın. Şimdilik hazır kahveyle idare edelim en iyisi. Hadi aşağı inelim güzel karıcığım. Mustafa mutfakta kahveleri hazırlarken Elif salonda her an ocakta yemeğim var deyip kalkacak bir komşu gibi eğreti oturarak bekliyordu. Mustafa elinde biri mavi, biri pembe desenli 2 kupa kahveyle içeri girdi. Pembe kupayı Elif uzatırken "Yağmur dinmiş, bahçeye çıkalım mı?" diye sordu. Elif şaşkınlıkla "Bahçe mi var?" diye sordu. Kızlarla kendi özel eşyalarını yerleştirmeye geldiklerinde o kadar acele etmişlerdi ki evi gezmek akıllarına bile gelmemişti. Mustafa kendisini gözlerini kısıp sevimli bir şekilde başıyla onayladıktan sonra "Olur ama feracemi almam lazım. Başıma da bir örtü bulmalıyım." dedi. "Gerek yok," dedi Mustafa.
Bahçeyi dışarıdan kimse göremez. Yüksek duvarlarla ve etrafı ağaçlarla çevrilidir. İçin rahat olsun. Ellerinde kahve kupalarıyla bahçeye çıktılar. Renkli çiçekler, çeşitli meyve ağaçlarının ortasında bir havuz ve havuza bakan bir köşede bahçe mobilyaları vardı. Kızlar bu havuzu görseler bir daha çıkmak istemezlerdi herhalde. Bahçenin taşla döşenmiş dar ve mini patika yolundan ilerleyip havuzun yanındaki salıncağa geçtiler. Elif bu gece neredeyse hiç konuşmamıştı. Konuşursa kendini tutamayıp hüngür hüngür ağlayacağını ve gecenin bütün büyüsünü bozacağını düşünüyordu. Kahvesinden birkaç yudum aldıktan sonra bardağını yere koydu. Kollarını Mustafa'nın kaslı kollarına doladı ve başını fütursuzca kocasının omzuna yasladı. Aşık olduğu adamın okyanusvari ferah kokusunu içine çekti çaktırmadan. Kısa bir şaşkınlık evresi geçiren Mustafa da bardağını yere bırakıp bir kolunu Elif'in üzerinden geçirip gelinine sarılarak onu omzuna gömdü. Kokuları birbirlerine karışıp deniz ve gül kokusu eşliğinde huzur veren bir atmosfere dönmüştü. "Ben gerçek annemi hayal meyal hatırlıyorum," dedi Elif. "Çok güzel bir kadındı. Ya da bana öyle gelirdi, bilmiyorum. Onunla ilgili hatırladığım en net anı saçlarımı okşayarak taramasıydı. Burcu annem saçımı taramaz, benim taramamı isterdi. Kendi işlerimi kendim halledebilmem için. Tabii bu iyi olan anı. Babamın annemi dövdüğünde gayet net hatırlıyorum." Duraksadı. Bu kısmı geçmek istedi. Kalbi daralmıştı bir anda. Bunlar anlatmayı düşündüğü şeyler değildi ama o an zembereğinden boşalmış bir saat gibi hissediyordu kendini. Ya da yokuş aşağı inen, freni patlamış bir araba gibi belki. Bir abim vardı, Bilal. Beni sokaktaki çocuklardan korur kollardı. Bazı akşamlar bana çikolata alırdı. Benimle oyun oynardı. Abimi severdim. Elif'in yüzünde beliren tebessüm anında dağıldı ve yüzü buruştu. Sonra "Babamı hatırlıyorum," dedi. "Babamı hatırlıyorum. Onu hep en son hatırlarım. Çünkü onunla ilgili hiç iyi bir anım yok. Ya da varsa ben bilmiyorum. Annemle abimi hatırlarken kanatlanıp uçuyorum. Sonra babam aklıma geliyor ve uçurumdan aşağı düşüyorum sanki. Baba deyince gözümün önüne hep annemi döven ve bana tiksinerek bakan o adam geliyor. Elimde olmayan bir şey bu. Bu görüntüden kurtulmak için çok uğraştım aslında. Ama gözlerimin önünden gitmiyor bir türlü." İçki içmediği zamanlarda uyurdu. O uyurken biz çok mutlu bir aileydik aslında. Ve çocukluğumdan kalan gerçek ailemle ilgili son hatıram. Duraksadı Elif. Bu kısım canını en çok acıtan hatıraydı ve yıllardır hatırlamamak için çabalıyordu. O an gözlerinin önünde belirdikçe ruhu daralıyordu. Mustafa Elif'in üşüyen bedenini ısıtmak istercesine kollarını okşuyor ve saçına yumuşak ve masum buseler konduruyordu ardı ardına. Elif kendini hazır hissettiğini düşündüğü anda devam etti konuşmaya. "Bir gece uykumdan komşuların uyandırdığı ve üçünün cesedini yerde yatarken görmem. Çok sonra öğrendim ki babam olacak Ayaş adam önce abimi, sonra annemi, en sonunda kendini vurmuş silahla." Mustafa bütün bunları ilk defa öğreniyordu. Bir ara araştırmaya niyetlense de Elif'in geçmişini kalbini etkilemesinden çekindiği için vazgeçmişti. Hamza'dan öğrendiği sınırlı bilgiler dışında elinde bir şey yok gibiydi. Geçmiş geçmişte kalandı. O Elif'i yarınları için bugün de sevmişti. Ama o gece Elif'ten dinledikleri Mustafa'nın kalbini burkmuş ve onu yetimine daha sıkı bağlarla bağlamıştı. Elif yıllar önce bir kutunun içine gizlediği bütün o tozlu anı ve duyguları o gece sandığından çıkarmış. Onun da çeyizi buydu işte. Bir avuç acı ve gözyaşı. Elif anlattıkça ağladı. Ağladıkça rahatladı ve rahatladıkça anlattı. Yetiştirme yurdunu, evlatlık alan ailesini, okulunu, kızlarını, eteğinde ne kadar acı varsa döktü Mustafa'nın kalbini. Ve hıçkırıkların arasında bir ara Mustafa'ya "Senin yükün çok zor biliyorum. Benim gibi sevmeye küsmüş bir kıza aşkı öğretmen gerekecek. Kalbimde öyle bir yara,
O yaranın içinde öyle bir boşluk var ki ikisini de ne yaptıysam onaramadım tek başıma. Rabbime sığınıp üzerini örttüm sadece. Yok saydım yıllarca. Ama şimdi sen geldin. Bütün dengelerimi alt üst ettin. İhtiyacım olmadığını düşündüğüm, kalbime yakışmayan bu duyguyu yükledin omuzlarıma. İyi ki geldin. İyi ki aklıma düşürdün aşkını. Ama ya onaracaksın bu yarayı ya da kanatacaksın daha da. Ben yine Rabbime sığınıp birbirimizin yaralarına merhem olmamız için dua ediyorum. Bu vakitten sonra ancak bize bu gerek. Elif, telefonun alarm sesinin beyninde yankılanması ile güne uyandı. Gece o kadar çok ağlamıştı ki gözlerinden bütün vücuduna ağrı ve sızı yayılıyor, bu durum anlamsızca ağır ve antal hissetmesine sebep oluyordu. Derin bir nefes aldı. Gözlerini açtığında neler görebileceğini henüz tam kestiremiyordu. Uykusunda gördüğü karmakarışık rüyalar yüzünden belki ruhu henüz dünyaya adapte olamamıştı. Yavaşça göz kapaklarını araladı ve ona bakan bir çift yeşil göz görünce o sabah kavrulan çöllerle kaplı olan kalbini serin bir huzur kapladı. Rüya ve gerçeklik arasındaki çizgideki tek ayak üstünde seksek oynuyordu sanki son bir aydır. Alarm çalmasaydı bu sabah namaza zor uyanırdın sanırım. Uyurken beni pek kale almamana da alınmadım desem yalan olur dedi yeşil gözlerin sahibi. Alarm, namaz, yeşil gözler. Elinde kahve kupasıyla başında dikilen yakışıklı bir adam. Dün gece gerçekten evlenmişim. Rüya değilmiş diye düşündü Elif. Bir yandan kendine gelmeye çalışırken. Ağır hareketlerle yattığı yerden doğrulurken sırtının ne kadar ağrıdığını fark etti. Kanepenin yaylarından olmadı dedi kendi kendine. Bir dakika, kanepe mi? Kanepeye yattığını hiç hatırlamıyordu. Biz dedi. Yani ben diye bir şeyler gevelemeye çalışsa da o an sanki iki kelimenin ötesinde bir cümle kuracak cephanesi kalmamıştı dağarcığında. Mustafa soğuk ve mesafeli görünmeye çalıştığı maskesinin altında gayet masum ve sevimli bir genç kız olduğunu gördüğü Elif'e bakarken memnun bir tebessümle gelinini izliyordu. Rabbine güvenerek hata etmediğini biliyordu. Gece uyuyakaldın. Ben de buraya kadar getirdim seni. Merdivenleri çıkartacak gücüm kalmamıştı yorgunluktan. Ha yok yani. İyi olmuş böyle dedi Elif. Ben teşekkür ederim. Yani kusura bakma. Sana da zahmet verdim. Elif sustu. Evlenince ya huyundan ya suyundan tabii diye eş geçirdi. Sanki Mustafa sırasını salmıştı da saçmalamak Elif'e bulaşmıştı. Yeşil gözlerin onu dikkatle süzdüğünü fark eden genç kız başını öne eğip boğazındaki gıcığı düzeltir gibi hafifçe öksürdü. Ben abdest alayım o zaman dedi. Mustafa da yalandan 2 kere öksürdü. Al o zaman dedi gülümsemesine karışan alaycı sesiyle. Genç kız kaçar gibi merdivenlerden çıkarken Mustafa kahvesini yudumlayarak onun gidişini izledi keyifle. Gece boyunca o uyurken yaptığı gibi. Güneş doğmasına rağmen henüz aşağıya inmemiş olan kızı merak eden Mustafa biraz endişelenir gibi olunca yatak odasına gidip kontrol etme gereği hissetti. Kapıyı açtığında gördüğü manzara içini rahatlatmış ve hatta biraz belki daha çok hoşuna bile gitmişti. Prensesimiz uykucu çıktı iyi mi? Uyuyan güzelimiz kahvaltı yapmak ister mi acaba diye alayla sordu. Secdeye kıvrılıp uyuyakalan genç kıza doğru eğilerek. Karşısındaki yakışıklı erkeğin hiç bilmediği yabancı bir dille konuştuğunu düşünen Elif anlamsızca Mustafa'ya bakarak "Hı?" diye sordu gözlerini kısarak. Mustafa bu tepkiye kahkahayla gülerek tepki verince sinirlenmeye başladığını belli eden yüz kasları gerilmeye başladı. Kaşlarını çatıp dudaklarını büzüştürdü. Türk filmlerindeki ilişkisine ilaç katılmış kız gibi hissediyorum şu an kendimi dedi. Mustafa kızın elinden tutarak onun kalkmasına yardım etti. İlaçsız bu haldeysen artık dedi gülerek. Sonra birden ciddileşti. Genç kızın yüzünü inceleyerek ne oldu güzelim sana böyle dedi.
Son günlerin sıkıntı ve yorgunluğu Elif'in dudağının kenarında beliren bir uçuk olarak geri dönmüştü. Sabah namazında yanmaya ve kaşınmaya başlayan uçuk iyice yayılmış ve kabarık çirkin bir hal almıştı yüzünde. Elif kötü göründüğü için utanarak başını eğmeye çalıştı. Ama Mustafa ona izin vermedi. Elini kızın dudağının kenarına götürerek yaraya yumuşak hareketlerle dokundu. "Acıyor mu?" diye sordu kaşlarını çatarak. "Yok, biraz kaşınıyordu sabah ama şimdi geçti," dedi Elif. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Mustafa'nın yüzünün kendisine doğru yaklaştığını görünce gözlerini kapattı ve yanağına konan ılık, yumuşak buseyi hissetti. Heyecandan nefes almıyor, kalbi küt küt atıyor ve vücudu istemsiz bir şekilde titriyordu. Mustafa da bunu hissetmiş gibi kızın başını omzuna dayayarak ona sıkıca sarıldı. Saçlarına minik öpücükler yağdırırken kulağına eğilerek "La tahsen" dedi ve ikisi beraber "İnnallaha me'ana" diye senkronize bir şekilde cümleyi tamamladılar. Genç kız biraz sakinleşince Mustafa kollarını serbest bıraktı. Ben acıktım vallahi. Biraz daha besinsiz kalırsa bu bünye dayanamaz. Onu söyleyeyim sana. Uyarmadı deme sonra." Beraber aşağıya indiler. Mutfağa girdiklerinde Mustafa'nın hazırladığı kahvaltı masası onları karşıladı. Keyifle kahvaltılarını yaptıktan sonra birlikte masayı topladılar. Mustafa oturma odasına geçip televizyonda sabah haberlerini izlemeye başladı. Elif de kocasına ilk kahvesini yapmak için mutfakta kaldı. Mustafa taze gelinini elinde kahve fincanlarını koyduğu beyaz tepsiyle görünce düşünceleri sızladı. "Kahveyi yaratıp senin ellerinle bana gönderene hamdolsun," dedi. Kahve ile lezzetli bir muhabbetin birbirleriyle akraba olduğu doğrudur. Elif ve Mustafa bir fincan kahveye bir ömürlük muhabbet sığdırdılar o gün. Çocukluklarından, üniversite yıllarına kadar anılarından, günlük hayattan, sevdiklerinden, sevmediklerinden ve daha birçok konudan konuştular. Ortak düşünce ve zevklere sahip olduklarını fark ettikçe keyiflendiler. Haber saati bitince Mustafa işe gitmesi gerektiğini söyledi mahcup bir şekilde. "Bunu muhakkak telafi edeceğim," dedi. "Maalesef bugün için önemli görüşmelerim vardı. Erteleyemedim," diye ekledi. "Sorun değil," dedi Elif. "Ben de biraz evime alışırım bu arada." Elif anlayışla kurduğu cümlenin ilişiğine tebessümünü de ekleyince Mustafa dayanamayarak sulu bir öpücük kondurdu al yanaklarına. Tatlı tatlı evim demeseydi o da. Mustafa iş yerine geçtiğinde asistanı adamı endişeli bir yüz ifadesiyle karşıladı. Ama o bunu fark etmedi bile. İçeri girdikten bir süre sonra asistanı arayanları ve aldığı notları iletti kendisine. Elinde tuttuğu dosyaları da imzalaması için masasına koyduktan sonra çekinerek elindeki gazeteyi uzattı. "Efendim, bilmek istersiniz diye düşündüm," dedi. Mustafa özenle katlanmış gazetenin ikinci sayfasında gözüne çarpan haberi görünce ten rengi önce beyaza soldu, sonrasında mor ve al kırmızıya doğru değişti. İnsanların gözlerinden ateş püskürtmek gibi bir yeteneği olsaydı eğer, Mustafa o an dünyanın bir kıtasını ateşle yok edebilirdi. "Bu ne demek oluyor böyle? Gazetenin sorumlusunu bağlayın hemen bana," dedi. Asistanı telaşla odadan çıktı. Beklediği bir tepkiydi bu. Mustafa elleriyle gözlerini ovuşturdu. Haberi tekrar tekrar okudu. Eliyle alnını sıkarak sinirini kontrol etmeye çalıştı. Alnına o kadar bastırmıştı ki parmakları kırmızı ince bir yol yaptı alnında. Her kelime zehir gibi yakıyordu midesini. Ünlü iş adamı İmam Mustafa Hacı Velioğlu imam nikahlı sevgilisiyle gizlice evlendi. Bu nasıl bir haber başlığıydı? Nasıl bir haber ahlakı vardı bu insanların? Haberin içeriğini okudukça sinirleri tavana çarpıp yerde sekiyordu. 10 yıl önce vefat eden eşinden sonra yıllardır sosyetenin mümin bekarlarından olan iş adamı Mustafa Hacı Velioğlu bir süredir aşk hayatı yaşadığını öğrendiğimiz sevgilisiyle
gözlerden uzak bir nikah dairesinde gizlice evlendi. Sevgilisinin tanınmamak için başını örttüğü ve nedense bol kıyafetler giydiği gözlerden kaçmadı. Çifte mutluluklar diliyoruz ve en yakın zamanda bebek haberini bekliyoruz. Mustafa, asistan kız telefonu bağlayana kadar haberi defalarca okumuş, neredeyse her kelimesini ezberlemişti. Gazetenin genel yayın sorumlusu Cengiz Bey ile hararetli bir konuşma yaptı. Neredeyse adama konuşma hakkı bırakmadan sinirini kusuyordu. "Sizi yalan haber yapmaktan dava edeceğim. Bu nasıl bir lakayıklıktır?" "Mustafa Bey, biz magazin gazetesiyiz. Bu haberi size yakın bir kaynaktan alıp aktardık. Siz de haklısınız tabii ki. Ben yarın haberin tekzibini yayınlayıp bu haberi yapan elemanımızın da işine son vereceğim." Cengiz Bey Mustafa'yı sakinleştirmeye çalışsa da pek başarılı olamıyordu. Konuşmanın sonunda Mustafa ikna olmamış bir şekilde telefonu sinirle kapattı. Bunu yapan çamurat izi kalsın mantığındaydı zaten. Elif'i ya da Mustafa'yı itibarsızlaştırma çabalarının bir örneğiydi bu haber. "Allah'ım sana sığınırım. Sen benim helalime zeval getirme" diye dua etti kısık sesle. Ezelden tanıdık bir elin ruhunu okşamasının huzurunu hissetti. Emanetini emin ellere teslim eden yolcu gibi. Mustafa'nın bedeni iş yerinde olsa da aklı ve ruhu taze geliniyle beraber evde kalmıştı o gün. Öğleden sonra dayanamayıp telefon açtı yetimine. Elif telefonu kısık bir sesle açınca meraklandı. "Rahatsız mı ettim seni?" diye sordu şaşkınca. "Yok, hayır" dedi Elif. "Muazzez abla var içeride. O yüzden böyle oldu sesim." "Misafiri mi var?" diye sordu Mustafa. "Benim misafirim değil" dedi Elif. "Tanımıyorum. Aslında şimdi tanıştık." "Tanımadığın insanı niye eve alıyorsun güzelim?" Mustafa'nın merakı telaşa dönüşmeye başlamıştı. Oturduğu koltuktan kalktığının farkında bile değildi. "Anahtarı vardı" dedi Elif. "Ben almadım ki içeri." "Elif, sen beni çatlatacak mısın? Benim evimin anahtarı başka bir kadında niye olsun? Zor durumdaysan söyle geleyim hemen." "Yok" dedi Elif. "Telaş yapma. Kötü bir durum yok. Evi temizlemek için gelmiş Muazzez abla. Sitenin anlaşmalı temizlik şirketinden göndermişler. Anahtarı da güvenlik görevlisinden almış." "Tamam" dedi Mustafa. "Mesele şimdi anlaşıldı. Baştan söylesene şunu hatun. Aklım çıkacaktı neredeyse." Mustafa derin bir nefes verdi ve kesik kesik gülmeye başladı. Elif çekinik mırıldanmalarla telefonun öbür ucunda can çekişiyordu adeta. Dedi Elif. "Ben kızların yanına gidebilir miyim? Evde yapacak bir işim kalmadı da." Kocasından izin almak için kıvranan Elif ter veriyordu bir yandan. Alışık olmadığı bir ritüelde izin almak. Ancak sorumluluklarından birinin de o olduğunu biliyordu. Aslında bu durum tahmin etmediği bir şekilde hoşuna gitmeye başlamıştı. Kendisini küçük bir kız çocuğu gibi hissediyordu. Aslında bu yaşına kadar Elif hiç küçük bir kız çocuğu olmamıştı. Geç de olsa bu duyguyu tattıran Rabbime hamdolsun dedi. "Tabii ki gidebilirsin" dedi Mustafa. "Ben akşam namazından sonra seni alırım, beraber yemeğe geçeriz." "Aslında mutfak alışverişi de yapmak lazım" dedi Elif. "Akşam markete doğruuz o zaman." "Tamam" dedi Mustafa. "Sen düşünme onları, hallederiz. Allah'a emanet ol. Dikkatli git. Güvenlikte görevliye söyle, taksi çağırsın." Annesinin tembihlediği 9 yaşındaki bir kız çocuğu gibi hisseden Elif'in içindeki çocuk şımarmak için bir sebep daha bulmuştu kendine. "Tamam, dikkat ederim anne" dedi şakayla karışık. Annesinin kara gözlüsü, "Sıkı giyin, dikkatli ol" diye devam ettirdi Mustafa alaycılığa yatkın yapısıyla. Gülüşerek telefonu kapattılar. Elif kızların yanına geldiğinde uzun zamandır eve uğramamış gibi garip bir özlem duygusu hissetti. Esma staj için işe gitmiş, Zehra henüz uyanmamış olduğu için onu Betül karşıladı. Biraz şaşırmış, biraz da sevinmişlerdi. Zehra uyandığında Elif'i görünce boynuna atlayıp şımarık hareketlerle kendini sevdirmişti. "Eniştenin seni bu kadar çabuk eve geri yollayacağını ben bile tahmin etmemiştim." "Rekor kırdın Elif abla, ama olsun, biz sana ondan iyi bakarız, tıraş yok" gibi
Zehra hürumları ile güne neşe katmayı bir şekilde başarmıştı. Akşam ezanından sonra Mustafa Elif'i almaya geldiğinde genç kızın son zamanlarda sık sık gelip göğsüne çöken garip hüzün "Ben buradayım" dercesine sızlatmıştı yüreğini yine. Ve gelelim Esma'ya. Esma da o sabah alarmın sesiyle uyandı. 2 sabahtır yumuşak ve sıcak bir elin saçını okşayarak uyandırmasının özlemini çekiyordu. Kim bilir, belki bu yüzden yataktan çıkmak da hiç içinden gelmiyordu. Zoraki de olsa sıcacık ve yumuşacık yatağından oflaya puflaya kalktı. Elini yüzünü yıkayıp abdest aldıktan sonra kızları uyandırdı. Zehra biraz söylenerek, Betül ise huşu içinde namazlarını kılıp seccadeden hiç sapmadan yataklarına geri döndüler. Esma mutfağa geçip kendisine kahvaltılık bir şeyler hazırlamaya başladı. Sabahın bu kör saatinde iştah pek de yerinde olmuyordu aslında. Boğazına yapışarak inmemeye inat eden taş sertliğindeki lokmaları çay ile midesine doğru iteklemeye çalışıyordu. Midesinin bir kısmı öğlene kadar idare edecek şekilde dolunca masadan kalktı. Elif'in odasının önünden geçerken dayanamayıp kapısını araladı ve sanki orada birini görecekmiş gibi yatağını kontrol etti. Elif hasta olup odasında yattığı zamanlarda bile onu özler, kendisini yalnız hissederdi Esma. Bu yatağı böyle boş görmek kalbini daraltıyordu. Kızlar Elif'in yokluğunu bu kadar çabuk ve bu kadar dehşetli bir şekilde hissedeceklerini kestirememişlerdi. Derin bir nefes çekip kapıyı kapattı. Gözleri nemlenmiş, burnu sızlamıştı. Aklındaki konuyu değiştirmek için hemen odasına gidip geceden hazırladığı kıyafetleri dolaptan çıkardı. Hardal sarısı düz, desensiz tuniğinin üzerine siyah yeleğini ve altına da siyah bol pantolonunu giydi. Betül'ün çekmecesinden çift renkli hardal siyah şalını alırken sinsice gülüyordu. Odadan çıkarken aynada kendisine baktı. Kıyafeti güzel olmuştu ama suratı asıktı. Gülmeye mecali kalmamıştı. Mutsuz olduğu zamanlarda aynada kendisini daha bir çirkin görüyordu. Donuk, ruhsuz ve çirkin bir ifadesi vardı. Oysa neşeliyken ten rengi bile daha bir pembe, daha bir güzel oluyordu sanki. İlk günlerdeki hevesle gitmiyordu artık işi. Fatih onu ayak işleri için kullanıyordu. Genellikle o mahkemede oluyor, Esma büroyu bekliyordu. Zaten Fatih Bey mahkemede olmadığı zamanlarda da yüzü mahkeme duvarı gibi oluyordu. Esma bazen kendisini istenmeyen bir tüy gibi hissediyordu. Tıpkı çocuk esirgemede hissettiği gibi. Belki biraz daha yumuşak haliyle ama çok yakın bir duyguydu ikisi. Gerçi o istenmeyen tüy ise Fatih için Levent'te kıl dönmesi olabilirdi ancak. Levent Esma'nın yanında ne zaman görse yüzü daha da düşüyor ve hırsını genellikle Esma'dan çıkartıyordu. Yine de nadir zamanlarda geçirdikleri hoş dakikaların hatırı vardı genç kızın kalbinde. Bir zamanlar aynı gökyüzüne bakmakla yetinirken şimdi aynı odanın oksijenini tüketiyorlardı beraber. Bir zamanlar her kapı çalınışında acaba Fatih midir diye heyecan yaparken artık sabahları güne beraber başlıyorlardı neredeyse. Fatih, asık suratı ve börekleriyle beraber. Ama olsun. Esma erkeklerden çok daha kötü muameleler görmeye alışık olduğu için Fatih'in davranışlarını umursamıyordu. Her ne kadar kalbine diken gibi batsa da bazı hareketler. Keşke umrunda olabilseydi. O zaman olmayacak bir hayalin esaretinden kurtulurdu bir nebze de olsa. Umudundan, hevesinden bir parça alıp koparabilseydi keşke. Ama kalbine yapışık bir duyguydu bu. Vazgeçmek için çok geç kalmıştı. Ya da daha çok erkendi. Keşke bunu bilseydi. Her şerde bir hayır vardı elbette. Allah'ım, şerlere sığdırdığın hayrına talibim. Kalbime doğru yolu buldur. Kalp ve vicdan muhasebesi yaptığı neredeyse 1 saatlik yarı uykulu bir İstanbul yolculuğundan sonra iş yerine ulaştı. Büroya erken gelmişti. Önce camları açtı. İçerisi havalansın diye. Fatih'in masasını düzeltti. Tozunu aldı ve patronunun pek önemsemediği ya da
fark bile etmediği küçük dokunuşlar yaptı. Vazodaki solmuş çiçekleri canlısıyla değiştirdi. Notlarını düzeltti. Masanın çekmecesine ilk maaşıyla aldığı yeni kalemi koydu. Yüz yüzeyken vermeye cesareti kalmamıştı artık. Odanın yerlerini silip büroyu temizledi. İçerisi ilk geldiği güne nazaran daha ferah, derli toplu ve temiz görünüyordu. İşlerini bitirip masasına geçtiğinde Fatih henüz uykusundan ayılamamanın verdiği muşmula satan yüz ifadesiyle içeri girdi. Her sabah olduğu gibi içeri girince Esma'nın masasına doğru başını çevirip kızı görünce irkildi. "Günaydın" dedi, soğuk ve mesafeli bir şekilde. Esma o andan itibaren kendisini odadaki kaktüs saksısı ile bir hissediyordu. Aceleyle kalkıp sabah kahvesini getirmek için odadan çıktı. Büyük bir ihtimalle Fatih Bey kızın odadan çıktığını önemsemiyordu o anlarda. Kahveyi getirince kuru bir teşekkür ve isteksizce yapılan börek ikramı teklifiyle ödüllendirildi. Bir seferinde ikram ettiği böreklerden almayan Esma'ya "Neden almıyorsun? Kilo almaktan mı korkuyorsun? Diyet mi yapıyorsun yoksa sen? Sen de aptal yaşıtların gibi" demişti. Esma bu cümleyi "çok zayıfsın, boş ver, yaşıtların aptal, sen ye, kilo almazsın" olarak çevirmişti kendi kafasında. O sabah aldığı kuru teşekkürü de kalbinin bir köşesinde biriktirdiği çeyizlik anılarının yanına iliştirmişti yine. Öğlene kadar sıkıcı geçen günün ardından, ki son zamanlarda sıkılmak kelimesinin anlamını yoğun bir biçimde yaşıyordu genç kız. Öğleden sonra Levent Esma'yı ziyarete gelmişti. Aslında günün en eğlenceli zamanları Levent'in Esma ile sohbet ettiği zamanlardı. Keyifli bir alaycılıkla Esma'yı mutlu eden kızın koyduğu mesafeye inat, Levent'in sıcak ve candan tavrıyla gelişen samimi bir muhabbetleri vardı. Aslında Levent Fatih'e bakmak için gelmişti. Onun mahkemesi olunca oturup biraz Esma ile muhabbet edip hatırını sormak istemişti genç kıza. İçten içe acıyordu biraz da. Murad ermek için "Bakma sen bizim moloza. Okulda onun lakabı kız kaçırandı. Senin hukuk camiasında daha dik durabilmen için böyle yapıyor o. Bunlar güzel günlerin, emin ol" dedi ve arkasını dönünce "Aslında ben de pek emin değilim ama" diye ekledi. Bunu yalnızca kendisi duymuştu. Fatih'in bu kıza karşı olan duygusunu bir türlü anlayamamıştı. Kaçamak bakışlarını görünce aşık, kıza karşı olan davranışlarına bakarsa nefret ediyor diye düşünüyordu. Esma masum bir güzelliği olan akıllı, çalışkan, sessiz ve sakin bir kızdı. Levent'in kuru yaptığı tek gecelik, belki bir haftalık, o da en fazla, kızlardan farklı bir havası vardı. Fatih ilk gün posta koymasa belki Levent bu kıza karşı farklı bir yol çizebilirdi. Ama arkadaşını karşısına almaya hiç niyeti yoktu. Bu yüzden Esma ile ilgili planları arkadaşlık çerçevesinin ötesine geçmiyordu şimdilik. Dünyanın bütün umutlarının yeşerdiği yemyeşil gözleri ve onları daha da yeşil gösteren uzun, kıvrık kirpikleri vardı genç kızın. Güldüğü zaman gözleri zümrüt gibi parlıyor, yüzünden etrafa ışık saçılıyordu. İnsanın içine sıcaklık veren bir gülümsemesi vardı. Levent bu manzarayı izlemeyi seviyordu. Bu yüzden genç kızı güldürmek için çırpınıp duruyordu. Ve Fatih sayesinde kızın gülmeye pek mecali kalmasa da nadir zamanlarda muvaffak olabiliyordu ancak. Tam bu zamanlarda da agresif ve sinirli arkadaşı içeriye girip anın büyüsünü buz gibi bir havayla değiştirip kızın gözlerindeki ışıltıyı söndürüyordu. O gün de öyle olmuştu. Kendilerine atom bombası şiddetinde sert bakışlar fırlatan Fatih'i görünce Esma bilinçsiz olarak ayağa kalkıp gevelemeye başladı. Levent Bey size bakmaya gelmişti Fatih Bey." Fatih kızın lafını dinlemeye tahammül yok gibi ya da umursamıyor gibi bir ışımla kesti. "Ben bölmeyeyim. Rahatsız olduysanız çıkabilirim." Ses tonu olası bir sövme cümlesinin ruh halini yansıtıyordu. Esma utanıp kızarırken Levent şaşırmıştı. "Sakin ol dostum. Kız doğru söylüyor. Sana bakmaya geldim. Yoktun. Esma da garibim burada tek başına takılıyordu. Biraz lafladık. Ne o imalı konuşmalar falan?" "İş yerinde biraz daha usturuplu olmanız gerekiyor diyorum" dedi Fatih. "O kadar. Gerisi sizi ilgilendirir zaten."
Genç kızın gözleri dolsa da kendisini tutmaya çalıştı. Yüzü kızarmış, çenesi kilitlenmişti. Kimse fark etmese de kulakları yanıyordu üzüntüden. Fatih'in ise sinirden çenesindeki damarı kabarıp iniyordu. "Neyse," dedi Levent. "Ben gideyim o zaman. Sen sakinleşince yine gelirim." "Kusura bakma kanka," dedi. "Sıkıcı bir davadan çıktım. Kafam bozuk. Sınav patlamış gibi oldum. Yanlış anlama." "Sorun değil bro. Seni anlıyorum." Levent odadan kaçar gibi çıkarken Esma'ya "Allah kolaylık versin" mesajlı bir bakış attı, ellerini iki yana açarak. Fatih yerine geçince genç kız derin bir nefes aldı. Tam yerinden kalkacakken odanın kapısı tıklatıldı 2 kere ve içeri 40'lı yaşlarının başında zayıf, hafif kır saçlı esmer bir erkek girdi. Çekingen ve telaşlı hareketlerle. "Fatih Küçük Bey'le görüşecektim. Avukat Fatih Bey'in odası değil mi?" diye sordu Esma'ya. "Buyurun, siz oturun, ben haber vereyim kendisine," dedi Esma. Fatih hemen ayağa kalktı ve adamı yanına getirmesi için işaret etti Esma'ya. Adam Fatih'in masasının önündeki deri koltuğa emanet gibi 2 büklüm oturdu. Lafa nasıl başlayacağını bilmiyordu. Elinde sıkı sıkı tuttuğu dosyalara sabitledi bakışlarını. Esma içecek bir şeyler getirdiğinde adamın biraz rahatlamış olduğunu fark etti. Çalıştığı şirketin yasa dışı faaliyetlerini, iş kazası sırasında ölen birkaç arkadaşının ölümünü örtbas ettiklerini ve bunu iş kazası gibi göstermedikleri için ailelerin mağdur olduğunu anlattı. Çalıştığı şirket adı duyulmuş büyük ve güçlü bir firmaydı. Bu yüzden hiçbir avukat bu insanlara bulaşmak istemiyordu. Oysa adamın dosyasındaki belge, resim ve flash bellek ciddi kanıt teşkil ediyordu. Daha önce birçok avukatın kendisini reddettiğini söyleyen adam, Fatih'in de davayı kabul etmek istememesini anlayışla karşılayacağını söyledi. Hüzünle karışık bir kabullenişle. Fatih'in babası Hakan Bey de bir fabrikada işçi olarak çalışmıştı yıllarca. Bir gün fabrikada yaşadığı talihsiz bir kazada sağ elinin parmaklarının bir kısmını kullandığı makineye kaptırmıştı. Hakan Bey'in çalıştığı şirket kazayı kayıtlara geçirmemiş ve hatta adamın hastane, ilaç ihtiyaçları gibi masraflarını da karşılamamıştı. Fatih bu haksızlık durumuna çok içerlemiş, sırf bu hırsla hukukçu olmaya karar vermişti. Zavallı adam defalarca teşekkür ederek odadan çıktı. Gözleri ışıldıyordu sevinçten. O çıktıktan sonra Fatih bir süre sessizce dosyayı inceledi. Daha sonra bilgisayarını açıp internetten araştırma yaptı. Esma bilgisayarının yanındaki küçük radyosunu açmış, kısık sesle müzik dinliyordu. Radyoda çıkan bir şarkı ile dalıp gitmişti. Anılara dalmıştı Esma. O gün dershanede etüt dersi vardı. Genç kız etüt günlerini hiç sevmiyordu. Çünkü eve geliş saati gece kalıyor, hava kararmış ve mahallenin serserileri sokak başlarını doldurmuş oluyordu. Sonbaharın kışa el sallayıp göz kırptığı günlerdi. Genç kız sımsıkı sarıldığı kitaplarını soğuğa karşı kendisine siper etmişti. Başı eğik, yer hizasında yolu takip eder vaziyette hızlı adımlarla kazasız belasız eve ulaşma telaşı içindeydi. Oturdukları mahalleye son zamanlarda ne ediyor belirsiz gençler de dadanmaya başlamıştı. Mahalle sokaklarının köşe başlarını mesken tutan asi gençler ellerinde bira ya da şarap şişeleriyle kendi çaplarında eğlenip alem yapıyorlardı. Ahlakı pek de düzgün olmayan bu gençler yoldan geçenlere yanlarından ayırmadıkları kesici aletler ya da daha kıdemli olanların belinde sabit duran ateşli silahlar ile sataşıyorlardı. Mahallenin kendi çocuklarının da içinde olduğu bu çarpık çete ile uğraşmak isteyen de olmuyordu. Genç kız bu ayyaş serserilere denk gelmemek için bildiği duaları mırıldanmaya başlamıştı. Belediye otobüsünün saatini kaçırmamış olsaydı farklı bir güzergahtan geçecek ve bu serserilerle karşılaşma ihtimali olmayacaktı. Ama o gece öğretmen dersi 10 dakika uzatmıştı ve genç kız da bir sonraki belediyeyi bir saat beklememek için tramvaya binmek zorunda kalmıştı. Ne büyük talihsizlik. Hangi aptal beyin hücresi böyle bir şey yapmasını söylemişse onu oracıkta patlatmak istiyordu kafasını duvara vura vura. Girdiği sokağın karanlığına inat
diğer ucundaki kalabalık şen kahkahalar ve tenekelerde yanan ateşin başına toplanmış 3-5 serseri genç kızın kalp atışlarının düzensizleşmesi için yeterli bir sebep olmuştu. Sokağa yaraladığında gençlerden birinin ona gevrek bir sırtışla baktığını gördü ve nefesini tuttu. Giderek daha çok korkuyor, korktukça daha çok pişman oluyordu. Kalbini ayakları olsa çoktan vücudunu terk etmişti. Vücudu hissettiği soğuğu aldırmadan ter veriyor, göğsüne sıkı sıkı yasladığı kitaplardan destek almaya çalışıyordu. Ama artık onları tutacak mecal de kalmamıştı kollarında. Ateşin başında kanları kaynayan ve hafiften kafaları da güzelleşmeye başlayan delikanlıların bulunduğu kaldırımın karşısında sessiz ve seri adımlarla ilerleyen genç kız sert ve kararlı bir şekilde üzerine doğru gelen ayak seslerini hissedince irkildi. "Güzelim, nereye böyle? Acelen ne? Gel bir şeyler ikram edelim. Bak ne güzel eğleniyoruz arkadaşlarla." Karşısındakinin yılışık ve yapışkan tavrına başını kaldırmadan adımlarını sıklaştırıp yoluna devam etmeye çalışarak cevap verdi genç kız. "Hadi ama güzelim, az yapma. Bu gece hayatının gecesi olabilir." Serseri genç kızın önünde durarak yolunu kesmişti. Yüzünü kaplayan özgüvenin dışa vurma olan yayvan gülümsemesi ve nefes alıp verirken etrafına yaydığı ekşi koku ile genç kızın midesini bulandırmıştı. Kız birkaç adım atmaya çalışsa da serseri genç kahkahalar atarak önünde duruyordu her defasında ve ona geçmek için fırsat vermiyordu. Mücadeleden pes eden genç kız olduğu yerde durdu. Elindeki falçatayı hafifçe sallayan genç ısrarlarına devam ediyordu. "Az yapma be güzelim. Senin de hoşuna gidecek, merak etme." Genç kızı kolundan yakalayan serseri mahallenin karanlık, kuytu bir oyuntusuna doğru çekiştirmeye başladı. "Bırak beni, bırak, yardım edin" diye bağıran genç kız karşısındaki öküzün gücüne inat serçe çırpınışlarıyla karşı korumaya çalışıyordu. "Oo, sesin de güzelmiş bak. Bu halim beni daha da tahrik etti, inanır mısın bacım?" Olmayan beyninin kıvrımlarını alkolle dolduran öküz mahalleyi inleten kahkahalarla kızı çekiştirirken uzaktan gelen zayıf bir ses duyuldu. "Ne oluyor orada?" Genç kız sonuçsuz mücadelesinde çırpınışlarının yerini alan gözyaşı ve hıçkırıkların arasından kalan son gücüyle bağırmaya başladı. "Yardım edin, yalvarırım yardım edin." Genç adam sokağın başından koşarak birkaç saniye içinde kızın ve serseri gencin yanına gelmişti. Ağlayan kıza dikkatle bakıp "Esma, sen misin?" diye sordu. İyice ürkmüş ve ağlamaktan kendini kaybetmiş genç kız soruyu ya duymamış ya da anlamamıştı. Genç adam kızı dikkati dağılan serserinin elinden bir hamlede kurtardı. Neler olduğunu kısa sürede idrak edemeyecek kadar sarhoş olan serseri genç adama doğru tükürüklerini saçarak tehditler savurmaya başladı. "Çek git buradan. Benim seninle bir işim yok. Başını belaya sokma, alırım bu ölçünü." "Sen kendini ne sanıyorsun be?" dedi Fatih. "Topunuz gelseniz kıvılcım etmezsiniz serseriler." Kanına karışan maddelerin de etkisiyle hareket kabiliyeti zayıflayan serseri falçatasını karavana sallayarak tehditler savurmaya devam etti. "Deşerim lan seni" dedi. "Sen kime bulaştığını bilmiyorsun. Cesedini anan tanıyamaz. Senin gücün ancak bu kıza yeter pislik. Gel ben senin icabına bakarım" dedi Fatih. Serseri genç öne doğru atıldığı sırada adamdan aldığı yumruk darbesiyle sendeledi. Dudağının kenarından akan kanı elinin tersiyle sildi. Bu kan onu daha da sinirlendirmiş ve hırslandırmıştı. Fakat hırsı isabet oranının daha fazla düşmesinden başka bir işe yaramıyordu. İleri geri adımlar atıp kendini zor zanneden bir edayla falçatasını adama doğru çizikler atarak salladı. Genç adamın nereden geldiğini bile anlamadığı sert vatik yumruğu ile yere yığıldı zaten. Ayakta zor durduğu için bu çok da zor olmamıştı. Adam kendisine doğru yönelen diğer gençleri görünce "Gençler, polisi çağırdım. Canınızı seviyorsanız kaçın buradan. Ya da ben size önce güzel bir benzeteyim, sonra polise teslim edeyim" diyerek eliyle gençleri yanına çağırır gibi işaret etti. Damarlarından kalplerine kandan çok alkol ve uyuşturucu madde pompalanan gençler
adama doğru gelmeye başladılar. Onlara göre eğlence çıkmıştı ne de olsa. Siz bilirsiniz diye söylendi adam. Yarı yalpalayarak genç adama doğru birkaç yumruk savurmaya çalışsalar da sonları arkadaşlarının yanına yığılmaktan öteye geçmedi. Tamam güzelim, korkma. Ben yanındayım. Şimdi eve götüreceğim seni. Genç kız annesinin kanatlarının altına gömülen yavru bir kuş gibi adamın kollarına sığınmıştı. Adamın 4 mevsim yaz bahçesi gibi kokan kokusunun ruhuna işlediği ilk anlar böyle başlamıştı. Karşılıksız sevgi varlık içinde yokluk çekmek gibiydi. İhtimallere aşık olmaktı ya da beklentilere. Ve ihtimallerin de beklentilerin de sonu hiç iyi gelmiyordu. Fatih bir haftadır kabul ettiği dava için araştırma ve hazırlık yapıyordu. Bu sırada Esma ile pek ilgilenmiyordu. Aslında bu normal bir durumdu. Ama bir haftadır sert üslubunu da kullanmıyordu. Ve büyük ihtimalle farkında olmadan Esma'nın alıp gizlice çekmeceye koyduğu kalemi kullanıyordu yazı yazması gerektiğinde. İşte bunlar Esma için hep iyiye işaretti. Kendisini kandırmaması için telkinlerde bulunsa da Fatih'in bir bakışının hatırına ömrünü tereddütsüz feda edebilirdi. Yıllarca makineye bağlı bitkisel hayatta yaşayan bir hasta gibiydi onun sevgisi. Ve Esma çıkmadık candan ümit kesmeyenlerdendi. Bir gün içindeki kıpırtıların hepsi sonuna kadar vazgeçmeyecekti. Ne yüzsüz bir hayat. Bu dünya aşktan ibaret değildi Esma için. Bu yaşına kadar yaşadıkları ve son senelerde yeni yeni öğrenmeye başladığı hayat felsefesiyle dünya hayatının bir imtihan süreci olduğunu kabullenmişti. Kalbinde sönmemiş bir volkan gibi için için yanan ve patlamaya hazır bekleyen bu duygudan kurtulabilmek için gecelerce dua etti. Sonra öğrendi ki dua ederken de hayırlısını istemek lazımmış. Olmayacak dua yokmuş. Allah ol derse oluverirmiş. Doğrusunu öğrendiğinden beri kalbindeki duyguyla yaşamak bir nebze daha kolaylaşmıştı sanki. Ne kadar acı çekse de kimsenin anlayamayacağı ki buna kendisi de dahil bir şekilde onu mutlu eden bir duyguydu sevmek. Esma'yı dış dünyadan koruyan bir kalkan gibiydi. İç dünyasını da yakıp kavuran bir fırtınaydı aynı zamanda. Tadı acı, şifası bol bir meyve gibiydi belki. Tadı sabır şifasını ahiret olan bir duyguydu. Ve Esma her şeyi kendi dünyasında yaşıyordu aslında. Bir yerlerde bir zamanlar Fatih'in özüne dokunmuştu belki yanlışlıkla. Ve o damlayı içinde büyütüp kalbinden taşırmıştı. Tavşan dağın heybetine aşık olmuştu da dağ bundan bir haberdi. Haberi olmasındı da. Esma büroya gelen siyah takım elbiseli iri kıyım 3 adamı görünce sendeledi. Elindeki çay tepsisi hafifçe sallandı. Tepsinin içindeki bardaklar boş olduğu için ileri geri hareket edip şıngırtılı ses çıkardılar. Önünde duran adam da ne olduğunu anlayamamış, Esma'ya yol vermek için önünden bir iki adım geri çekilmişti. Bu sırada muhabbete dalan Fatih ve Levent bardakların sesini duyunca genç kızın olduğu yöne, yani kapı tarafına yönelttiler ilgilerini. Fatih ani bir hareketle ayağa kalkıp adamlara buyurun diye seslenmişti sorgular gibi. Ellerini iki yana açarak. Esma kaçar gibi, gibisi biraz fazla olabilir, adamların arasından süzülüp kapıdan çıkmıştı. Avukat Fatih Küçüğü arıyoruz dedi adamlardan biri. Tok sesi sorusuna sert bir ifade katmıştı. Buyurun benim, size nasıl yardımcı olabilirim? Fatih'in biraz önceki endişe ve hiddetinin yerine Esma'nın çıktığını görünce daha ılımlı bir yaklaşım gelmişti. Biz Hancıoğlu Holding'den geliyoruz. Sana bir mesajımız var. Fatih adamların ne diyeceğini önceden tahmin etse de bozuntuya vermedi. Levent ne olduğunu anlayamamış, şaşkınca önünde sergilenen tiyatroyu seyrediyordu. Fatih devam edin dercesine el işareti yaptı adamlara. Daha önce de seni uyardık. Boş işlerle uğraşmaktan vazgeç. Davayı geri al. Pişman olursun yoksa.
Karşısındaki adamın soğuk ve net tavrına karşılık Fatih hiddetlenerek kabarmıştı. Ben de size daha önce söylediğim gibi ben bir hukukçuyum ve müvekkilimin hakkını savunmaktan beni hiçbir güç alıkoyamaz. Sizi gönderen patronlarınıza da sözlerimi böyle iletin. Yaktığı canların hesabı elbet sorulacak adaletin huzurunda. Fatih'in cümlelerini kurarken kendini kastığı ve sinirini bastırmaya çalıştığı gerilen vücudundan ve yumruk yaptığı ellerinden belli oluyordu. Karşısında konuşan adam pişkin, serin kanlı ve duygusuz halinden ödün vermeden devam etti. Bu hali adamın daha da tehditkar görünmesine neden oluyordu. Sen bilirsin, biz seni uyardık ve bu sana son ihtarımızdı. Bundan sonra ya adımlarına dikkat edersin ya da ayağını denk alırsın. Adamlar ayaklarını yere vurarak sert ve güçlü adımlarla odadan çıktılar. Fatih masaya bir yumruk atıp koltuğuna oturdu. Levent henüz şoktan çıkıp bir tepki verme aşamasına geçememiş, boş bakışlarla arkadaşını seyretmekle yetiniyordu. "Kanka, ne oluyor? Bu adamların derdi ne?" dedi ancak birkaç dakika sonra kendini toparladığında. "Son aldığım dava için bir haftadır telefonla tehdit ediyorlardı. Şimdi de gözdağı vermek için ufaktan adam göndermeye başladılar. Kaybedeceklerini biliyorlar tabi. Olduğu bu işte." Fatih sinir küpüne dönse de Esma'nın içeri girdiğini görünce daha sakin görünmeye çalıştı. "Neyse, boş ver onu kanka. Bunlar bir hukukçu için alışıldık şeyler. Takmıyorum ben," dedi. İğreti ve yapmacık bir şekilde sırıtarak. Levent Fatih'in konuyu geçiştirmeye çalıştığını anlayınca üstelemedi. Yine de içi huzursuz olmuştu. Esma elini yüzünü yıkamıştı yaşadığı şoku hafifletmek için. Son yıllarda önünde bir erkeğin durup öylece dikilmesi genç kızın panik atak geçirmesi için yeterli bir sebep oluyordu. Korkudan kalp atışı hızlanıyor, nefes alışları sıklaşıyor, yüreği daralıyor ve vücudu sıkıntıdan ter veriyordu. Eğer adam geri adım atmasa ve Fatih araya girip bir kahraman gibi dikkat dağıtmasaydı genç kız oracıkta yere yığılıp bayılabilirdi. Günün geri kalanı sessiz ve sakin geçmişti. Mesai bitiminde Fatih Esma'yı eve bırakmayı teklif etmişti. Genç kız staja başladığından beri ilk gün hariç onu eve bırakmaktan söz etmemişti. O gün yaşadıklarını da düşününce Esma seve seve kabul etti bu teklifi. Hatta üstüne atladı bile denebilirdi. Bütün gün keyifsiz ve asık suratla dolaşan Fatih arabada da pek farklı değildi. Esma yol boyunca genç adamın kafasına sert ve ağır bir cisimle, belki döküm tavuğu olabilir, vura vura "seviyorum de" olan "seviyorum de" diye Cüneyt Arkın edasıyla işkence ettiğini hayal ederek kendi kendine eğlenmişti. Eve geldiklerinde Fatih arabayı apartmanın önünde durdurdu. Genç kız arabadan inmek için kapıyı açmaya yeltendiğinde "Bir dakika Esma, sana bir şey vermek istiyorum" diyerek onu durdurdu. Ve cebinden çıkarttığı küçük siyah bir kutuyu kıza uzattı. Esma kutuyu alırken şaşkınlığını gizleyemiyordu. İçini açtığında gördüğü manzara ile gözleri fal taşı gibi büyümüş, hayret nidası atmaktan kendini alıkoyamamıştı. "Aa, bu benim için mi?" Genç kız yol boyunca kurduğu hayallerin birine fazlaca kapıldığı düşüncesindeydi. Fatih ona pembenin tonlarında renkli taşlarla süslü, kalp şeklinde gümüş renkli bir kolye almış olamazdı. Hadi canım. Genç kızın gözlerindeki ışıltıyı görünce Fatih durumu toparlaması gerektiğini anladı. "Yanlış anlamanı istemiyorum Esma. O yüzden açıklayayım. Bu kolye gizli bir flash bellek. Son aldığım dava ile ilgili delil niteliğindeki belge ve dosyalar var içerisinde. Biliyorsun, zorlu adamlar var karşımda bu sefer. Bu yüzden bilgilerin yedeklenmesi ve güvenli bir yerde tutulması lazım. Beni anlıyorsun değil mi?" Genç adam çok yanlış bir kişiye anlatıyordu bunları. Esma için davaymış, içindeki dosyalarmış, kötü adamlarmış. Hepsi fasofisoydu. Şu an sadece kolyesiyle baş başa bulutların üzerinde uçuyordu. "Tabi anlıyorum, dava için" dedi Fatih geçiştiricesine ve adamın konuşmasına fırsat vermeden, ki kız bunun farkında bile değildi, arabadan yağ gibi kayarak indi. "Şapşal kız" dedi Fatih kızın apartmana sekerek girişini seyrederken.
Eve gitmek için yola devam edeceği sırada radyoda çalan şarkının sözlerinde kaybolup gitti bir süre. Genç kızın kollarının altında yavru kedi gibi titrediği o gecenin üzerinden neredeyse bir sene geçmişti. Genç adam kızın bu halinden çok etkilenmişti. Sık sık evlerine gidip çaktırmadan kızın durumunu kontrol ediyordu. Başlarda bunu korumacılık güdüsüyle yaptığını düşünüyordu. Bir gün genç kızın okulunun bahçesinde kuytu bir köşeden onu hayranlıkla dakikalarca izlediği bir sırada kalbinin kıpırdadığını fark etti. Günler sonunda içindeki kıpırtılar bastıramadığı seslere ve hatta çığlıklara dönüşmüştü. Genç kızın iri yeşil gözleri ve onları daha da güzel göstermeye yemin etmişçesine kıvrılan uzun siyah kirpikleri vardı. Genç adamın omzuna gelecek kadar uzun boylu ve körpe bir çiçek dalı gibi ince, narin bir vücut yapısı vardı. Pamuk gibi beyaz bir teni ve sık sık kızaran çıkıntılı elmacık kemiklerinin sarmaladığı yanakları vardı. Kiraz dudaklı Emine anlap katan dolgun dudakları inci gibi dizilmiş beyaz dişlerini sarmalıyordu. Yürürken genellikle başı önde oluyor, yola eziyet vermek istemiyor gibi hafif ve yumuşak adımlar atıyordu. Kendisine doğru gelen insanlardan korkacak kadar ürkekti. Tıpkı bir cevlan yavrusu gibi. Genç adam kızın sıkı sıkı sarıldığı kitaplarının yerinde olmayı ne çok isterdi. Oysa şimdi babasının karşısında oturmuş hayallerini suya batırmasını dinliyordu. Elif bize amcanın emaneti. O ve yanındaki kızlar bizim namusumuz. Yakın zamanda o eve gereğinden fazla gittiğin dikkatimi çekti. Oğlum, biz namusu için yaşayan insanlarız. Bizim en değerli hazinemiz onurumuzdur. Biz bize emanet edilene yan gözle bakmayı ihanet sayarız. Sen de öyle say evlat. Eğer niyetin ciddiyse zamanı gelince gereğini yaparız. Ama şimdi bunun için çok erken. Bu yüzden hal ve hareketlerine dikkat etmelisin. Bunu ailemizin onuru ve haysiyeti için yapmalısın. Hakan Bey kahvesinin bol telveli son yudumunu da içip ağzının içinde yılan kahve tadının zevkini çıkardı bir süre. Genç adam karşısında oturmuş, çatık kaş ve asık, düşünceli bir suratla babasının konuşmasını bitirmesini bekliyordu. Hakan Bey'in de daha fazla uzatmaya niyeti yoktu. Hafifçe başını eğip gözlerini kısarak oğluna konuşmasını bitirdiğini ima eden yarım bir tebessüm etmekle yetindi. Genç adam usulca kalktı. Vücudunun baskısından minderinde iz yaptığı koltuktan. Odadan çıkarken kapıyı sessizce kapatmaya özen gösterdi. Mutfakta duran annesine görünmeden sinsi bir gölge gibi süzülerek evden çıktı. Arabasına bindi ve nereye gideceğini bilmese de motoru çalıştırdı. Sahil kenarında ıssız bir köşeye çekti arabayı. Gelirken yol üstünden aldığı alkollü içeceği açtı. Sinirle dikti kafaya ve beynindeki etkisini istediğine kadar durmadı. İçi boşalan ince metalden yapılmış kutuyu hayallerini buruşturur gibi vurdu avuçlarının arasında. Babası haklıydı. Namusları onlar için canları kadar değerliydi. Hatta belki de canlarını da feda edecek kadar değerliydi. Ve emanet, ve onur, ve haysiyet, ve gurur. Genç adam bütün bu kavramlar arasında sanki kalbinin sıkışıp kaldığını hissediyordu. Peki ya aşk? Birini sevmek bu kadar kötü bir şey miydi? Savunması, sahipsizliğe, o kızı sevmek, ona yan gözle bakmak mı demek oluyordu? Kim bilebilirdi ki en iyisini? Babasının doğruları genç adamın canını acıtıyordu ve işin kötüsü babası haklıydı. Erken derken haklıydı. Genç adam en çok da buna içerlemişti. Bunca isyan içerikli düşüncenin arasında genç kızı düşündü adam. Masum, naif, kırılgan, her şeyden habersiz, saf ve temiz kalpli bir kızdı o. Sonra arabanın dikiz aynasından kendisine baktı ve iç sesinin hesaplaşmasını dinledi. Kimsin sen? Sen kimsin de masum bir kızın mahremine, hayallerine musallat oluyorsun? Bak şu haline. Sen o kızı üzmeye hakkı olan en son kişisin. Sen ona acıdan, sefaletten, kalp kırıklıklarından başka bir şey sunamazsın. Ona bir gelecek bile sunamazsın.
sefaletle sürünerek, birbirinize nefret ederek ayrılmak olacak sonunuz. Vazgeç bu sevdadan. Yol yakınken vazgeç. O gecenin sabahına baş ağrısı ve kalbinde derin acıyla uyandı. O günden sonra her sabah gözlerini açtığında göğüs kafesinde hissettiği ince sızı da o sabah başlamıştı. Genç kızdan uzak durma kararı almıştı. Bu kendisine göre bir fedakarlıktı. Türk filmi senaryolarına yakışır bir davranıştı belki, ama genç adam başka bir çıkış yolu görememişti. Okulunu bitirmesi, askerliğini yapması, bir iş bulup para kazanması ve en önemlisi kızın sevgisine layık olması lazımdı. Ama sonuncusu hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti belki de. Bir süre genç kızdan uzak durdu. Hatta çivi çiviyi söker mantığına uyup okuldan bir kızla görüşmeyi denedi ama yürütemedi. Bu sırada kendisi de farkında olmadan değişiyordu. Dilinizin dönüp de istemeyi beceremediğiniz bir duanın size şah damarınızdan, belki de kendinizden bile yakın olan Rabbiniz tarafından kabul edilmesi gibi genç adam da kontrollü dışında yola girmiş ve farkında olmadan düşe kalka ilerliyordu. Genç kızın elinde gördüğü ve iştahla okumasına anlam veremediği kitapları alarak başladı değişimi. Önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okudu. Peygamberini hiç tanımayan bir Müslüman olduğunu fark etti. Sonra başka kitapları okudu ve dünyaya olan bakış açısı değişti. Ardından Kur'an meali ve namazla ilgili kitaplar geldi. Artık bir süre sonra genç kızın ne okuduğuna bakmadan kendi seçiyordu okuyacağı kitapları. Sonunda ruhundaki değişimler genç kıza olan meylini beşeri aşktan ilahi bir duyguya yöneltmişti yavaş ve etkili bir biçimde. Yarı münzevi bir hayata çekilmiş, içinde yaşadığı değişimlerin verdiği huzuru doya doya yaşamaya çalışıyordu genç adam. Ta ki genç kız ardına kadar gök kuşaklarını da katarak yeniden kanatlarının yakınına gelene kadar. Bundan sonrası tevekkeltu alallah. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Hikaye hakkındaki yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Karakterlerden en çok hangisini beğendiniz merak ediyorum. Bunu da yoruma yazarsanız sevinirim. Yeni bölüm haftaya inşallah. Yeni hikayeleri dinlemek için de Cihan Bozacı YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.